Merhaba kıymetli dostlarım. Frezya ailesinin güzel insanları. Bugün sizinle Ikigai Mutlu ve Uzun Yaşamanın Sırrı adlı sesli kitabın önce özetini vereceğim, sonra detaylarını birlikte dinleyeceğiz. Biliyorum pek çoğunuz için sabahları uyanmak artık o eski çocuksu heyecanları taşımıyor. Belki dizlerinizde bir sızıyla, belki gönlünüzde ve dünya telaşının verdiği o ağır yoğunlukla açıyorsunuz gözlerinizi. Bugün de mi aynı koşturmaca, bugün de mi aynı dertler dediğinizi duyuyorum. Türkiye'nin şu can yoran şartlarında evlat düşünmekten, gelecek kaygısından, bitmeyen o hayat mücadelesinden insanın ruhu da bedeni de haliyle bir miktar küsüyor dünyaya. Ama bugün size çok uzaklardan ta Japonya'nın bir adasında 100 yaşına merdiven dayamış ama gözlerinin içi hala parlayan insanların sırrından bahsetmek istiyorum. Adı Ikigai. Ikigai öyle büyük hayaller kurmak, dünyayı yerinden oynatmak demek değil aslında. Ikigai pencerenin önündeki o tek çiçeği sularken hissettiğin huzurda, torununun gülüşünde, demli bir çayın ilk yudumunda ya da yarım kalan bir hobine yeniden başlamanın heyecanında gizli. Hayat ne kadar zor olursa olsun, bizi bu dünyaya bağlayan o küçücük ama sıcacık nedeni bulma sanatı Ikigai. Gelin bugün omuzumuzdaki yükü bir kenara bırakalım, biraz dertleşelim, biraz ruhumuzu dinlendirelim. Sizin Ikigai'niz, yani sizi bu hayata yeniden evet dedirtecek o gizli hazineniz nerede, birlikte arayalım. Çünkü yaşınız kaç olursa olsun, bizler kaç yaşına gelirsek gelelim, gönlümüz, evimiz hala tütmeye ve değer taşımaya sahip. Sizlerden ricam, kitapta mutlaka kendinize değer bulduğunuz bölümü benimle paylaşın. Çok güzel bir kitaba başlıyoruz. Şimdiden iyi dinlemeler. Ikigai, Hector Garcia, Francisco Miralles. Seslendiren Rana Toka. Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı. Sadece faal kalırsanız bir yüzyıl yaşamak istersiniz. Japon atasözü. Bana herkesten daha çok hayatımla ne yapacağımı bilmiyorum diyen erkek kardeşim Ator için. Hector Garcia. Bu yolda yuvam ve motivasyonum olan geçmişteki, şimdideki ve gelecekteki tüm arkadaşlarım için. Francisco Miralles. İçindekiler. Ön söz. 1. Ikigai. 2. Yaşlanma karşıtı sırlar. 3. Logoterapiden Ikigai'ye. 4. Akışı her uğraşta yakalayın. 5. Uzun yaşamın efendileri. 6. Japonların asırlık isimlerinden öğütler. 7. Ikigai perhizi. 8. Yumuşak hareketlerle daha uzun bir yaşam. 9. Direnç ve wabi-sabi. Son söz. Ön söz. Ikigai. Gizemli bir kelime. Bu kitabı yazma fikri yağmurlu bir gecede yazarlarını ilk kez bir araya getiren Tokyo şehrinin küçük barlarından birinde ortaya çıktı. Birbirimizin çalışmalarını okumuştuk ama Barcelona ile Japonya'nın başkenti arasındaki binlerce kilometre yüzünden tanışamamıştık. Sonra bizi bu projeye götüren ve bir ömür sürecek arkadaşlığımızı başlatan ortak bir tanıdık sayesinde temasa geçtik. Bir yıl sonra bir araya gelip Tokyo'nun merkezindeki bir parkta gezinirken Batı psikolojisindeki trendlerden, özellikle insanların hayattaki yaşam amaçlarını bulmalarına yardım eden logoterapiden konuştuk. Başka psikoloji okullarını onaylayan pratisyen terapistler arasında Viktor Frankl'in logoterapisinin demode olduğunu fark ettik. Oysa insanlar yaptıkları şeylerde ve yaşayış biçimlerinde hala anlam arıyorlar. Kendimize şunun gibi sorular sorduk. Hayatın anlamı nedir? Mesele sadece daha uzun yaşamak mı, yoksa daha yüksek bir amaç mı aramalıyım? Neden bazı insanlar ne istediğini bilirken ve yaşam tutkuları varken diğerleri kafa karışıklığıyla güçsüzleşiyor? Sohbetimizin bir yerinde gizemli Ikigai kelimesi çıkıverdi. Kabaca hep meşgul kalarak mutlu olma olarak çevrilebilen bu Japonca kavram logoterapiye benzese de
onun bir adım ötesindedir. Ayrıca Japonların özellikle de her 100.000 kişiden 24.055'i 100 yaşın üzerinde olup küresel ortalamayı geçen Okinavalıların olağan dışı uzun ömürlerini Ikigai açıklayabilir. Japonya'nın güneyindeki bu ada sakinlerinin dünyanın herhangi bir yerindeki diğer insanlardan neden daha uzun yaşadıkları üzerinde araştırmalar yapılmıştır. Araştırmalar işin sırrını sağlıklı beslenmeleri, basit yaşam biçimleri, yeşil çaya ve astropikal iklime, ortalama sıcaklığı Hawaii'ninki gibidir, ek olarak yaşamlarını şekillendiren Ikigai olduğuna inanıyorlar. Bu kavramı araştırınca psikoloji ya da kişisel gelişim alanında hiçbir kitabın bu felsefeyi batıya taşıyamadığını keşfettik. Okinawa'da asırlık insanların daha fazla olmasının sebebi Ikigai mi? İnsanları ölene kadar faal olmaya nasıl teşvik ediyor? Uzun ve mutlu bir yaşamın sırrı nedir? Meselenin derinine inince özellikle 3000 nüfuslu, dünyadaki en uzun yaşam ömrüyle övünen, öyle ki uzun ömür köyü lakabını alan, adanın kuzey ucundaki tarımla geçinen Ogimi kasabasını keşfettik. Okinawa, Japonya'nın olağanüstü antioksidan içeren limonumsu meyvesi Shikuwasa'nın en çok yetiştirildiği yerdir. Ogimi'nin uzun yaşam sırrı bu olabilir mi? Yoksa işin sırrı moringa çayını demlemek için kullandıkları suyun saflığı mı? Japon asırlıkların sırrını şahsen araştırmaya karar verdik. Bir yıllık ön araştırmadan sonra ellerimizde kameralarımız ve kayıt cihazlarımızla sakinlerinin eski bir lehçe ile konuştuğu ve Burunaga isimli uzun saçlı orman cinlerini karakterize eden animist bir dinin gereklerinin yerine getirildiği köye gittik. Varır varmaz billur sularıyla beslenen gür ve yeşil tepelerin ortasında aralıksız kahkaha atan ve espriler yapan sakinlerin inanılmaz samimiyetini hemen hissettik. Köyün en yaşlı sakinleriyle röportajlarımızı yaparken bu doğal kaynaklardan çok daha güçlü bir şeyin de söz konusu olduğunu fark ettik. Yerleşik halktan akan ve yaşamlarının uzun ve keyifli yolculuğu boyunca onlara rehberlik eden sıra dışı mutluluk. Yine gizemli Ikigai. Peki ama tam olarak nedir Ikigai? Nasıl anlarsınız? Neredeyse sonsuz yaşamın tam da 2. Dünya Savaşı'nın sonunda 200.000 masum hayatın kaybolduğu Okinawa'da kurulmuş olmasına hiç şaşırmadık. Yine de Okinawalılar dışarıdan gelenlere düşmanlık beslemek yerine daha önce onlarla tanışmamış olsan bile herkese kardeşin gibi davran anlamına gelen Ikariba Chode prensibine göre yaşıyorlar. Ogimi sakinlerinin mutluluk sırlarından biri de kendilerini topluluğun bir parçası gibi hissetmeleri. Erken yaşlardan itibaren Yumaru yani ekip çalışması sistemi uyguluyorlar. Bu yüzden birbirlerine yardım etmeye alışkınlar. Arkadaşlıklar beslemek, hafif yemek, yeterince dinlenmek ve düzenli orta derecede egzersiz yapmak sağlıklı olma denkleminin gereken parçalarıdır. Ama asırlık insanların yaşam sevinçlerinin özünde doğum günlerini ve her yeni günü kutlamaya devam etmelerini sağlayan ikigaileri vardır. Bu kitabın amacı Japonya'daki asırlık insanların sırlarını ve kendi ikigainizi bulmanız için gerekli araçları size sunmaktır. Çünkü ikigailerini keşfedenler yaşamları boyunca uzun ve mutlu bir yolculuk için gereken her şeye sahiptir. Mutlu yolculuklar. Hector Garcia ve Francisque Miralles. 1. Bölüm Ikigai. Yaşlanırken genç kalma sanatı. Varoluş sebebiniz nedir? Japonlara göre herkesin bir ikigaisi vardır. Fransız bir filozof buna raison d'être diyebilir. Bazı insanlar kendi ikigailerini bulmuşken diğerleri hala arıyorlardır. Oysaki onu içlerinde taşırlar. Ikigaimiz içimizdeki derinliklerde saklıdır ve onu bulmak sabırlı bir arayış gerektirir. Okinawa'da yani asırlık insanların en fazla bulunduğu adada doğan insanlar, yeni bir güne başlama nedenimizin ikigaimiz olduğunu söylerler. Ne yapıyorsanız yapın, emekli olmayın. Net bir şekilde belirlenen ikigai hayatlarımıza tatmin, mutluluk ve anlam getirir. Bu kitabın amacı kendinizinkini bulmanıza yardım etmek ve kalıcı beden, zihin ve ruh sağlığı üzerine Japon felsefesinin kavrayışlarını paylaşmaktır. Japonya'da yaşarken fark ettiğimiz şaşırtıcı bir başka şey de insanların emekli olduktan sonra faal kalmaya devam etmeleridir. Aslında birçok Japon asla gerçekten emekli olmuyor.
Sağlıkları izin verdiği sürece sevdikleri şeyleri yapmaya devam ediyorlar. Japonca'da İngilizce'de olduğu gibi işi temelli bırakmak anlamına gelen bir emeklilik sözcüğü yoktur. Ülkeyi çok iyi tanıyan National Geographic muhabiri Dan Buettner'e göre hayatta bir amaca sahip olmak Japon kültüründe o kadar önemlidir ki bizim emeklilik tanımımız burada geçerli değildir. Neredeyse sonsuz gençlik adası. Uzun ömürlülükle ilgili belli başlı çalışmalar, güçlü bir toplum algısı ve net bir şekilde tanımlanmış Ikigai'nin sağlıklı olmasıyla ünlü Japon beslenme düzeni kadar önemli olduğunu, hatta belki ondan daha önemli olduğunu ileri sürmektedir. En uzun ömürlü insanların yaşadığı Okinawa ve namı diğer Mavi Kuşak bölgesindeki asırlı kişilerle ilgili son tıbbi araştırmalar, bu olağan dışı insanlarla ilgili bir takım ilginç gerçekleri ortaya çıkarmaktadır. Sadece dünya nüfusunun geri kalanından daha uzun yaşamakla kalmıyorlar, ayrıca kanser ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara da çok daha az yakalanıyorlar. Enflamatuar bozukluklar da daha az yaygın. Birçok asırlık insan gıpta edilecek seviyede canlılığın, sağlığın keyfini öyle sürüyor ki başka yerlerdeki ileri yaş insanları açısından bu düşünülemez bile. Hücresel yaşlanmadan sorumlu serbest radikaller kan testlerinde çok daha az görülmekte. Bu da çay içmelerinin ve midelerinin sadece %80'ini doldurmalarının bir sonucu. Kadınlar menopoz dönemlerini daha hafif semptomlarla atlatıyorlar. Hem kadınlar hem de erkekler yaşamlarının ileri safhalarına kadar yüksek cinsel hormon seviyelerini sürdürebiliyorlar. Bunama oranı küresel ortalamanın epey altında. Bu unsurların her biri önemli olsa da araştırmalar Okinawalıların Ikigai'lerinin günlerine amaç kattığını, sağlıklı ve uzun ömürlü oluşlarını önemli bir rol oynadığını göstermiştir. 5 Mavi Kuşak Bölgesi. Okinawa Mavi Kuşak'ta 1. sıradadır. Okinawa'da dünyanın herhangi bir yerine kıyasla özellikle kadınlar daha uzun yaşar ve daha az hastalanır. Dan Buettner'in The Blue Zones adlı kitabında tanımlanıp incelenen 5 bölge şunlardır. 1. Okinawa, Japonya. Özellikle adanın kuzey kısmı. Yerlilerin çok sayıda sebzeye sahip bir beslenme düzeni var. Sıklıkla küçük tabaklarda servis edilen rofu yiyorlar. Ikigai felsefelerine ek olarak moai ya da birbirine bağlı arkadaş grupları uzun ömürlerinde önemli rol oynuyor. 2. Sardinya, İtalya. Özellikle Nauro ve Ogliastra taşraları. Adadaki yerliler epeyce sebze tüketiyor ve günde 1 ya da 2 bardak şarap içiyor. Okinawa'daki gibi topluluğun birbirine bağlı yapısı uzun yaşamla doğrudan bağlantılı bir başka faktör. 3. Loma Linda, Kaliforniya. Araştırmacılar Birleşik Devletler'deki en uzun ömürlü insanlar arasındaki 7. gün Adventist bir grubu inceledi. 4. Nicoya Peninsula, Costa Rica. Yerliler 90 yaşından sonra oldukça aktifler. Bölgenin birçok yaşlı sakini tarlada çalışmak için sabahın 5'inde çok rahat kalkabiliyor. 5. Icaria, Yunanistan. Türkiye kıyısına yakın bu adanın her 3 sakininden biri 90 yaşın üzerinde olduğu için ve nüfusu Birleşik Devletler'in nüfusunun %1'inden az, uzun yaşam adası lakabını almıştır. Bölgenin sırrının M.Ö. 500'e kadar uzanan yaşam biçimlerinden kaynaklı olduğu görünüyor. İlerleyen bölümlerde uzun yaşamın anahtarları gibi görünen ve mavi kuşakta bulunan birkaç faktörü inceleyeceğiz. Özellikle Okinawa ve uzun yaşayanların köyü denilen yerler üzerinde duracağız. Öncelikle bu 3 bölgenin de ada olduğunun, kaynaklarının eksik olabileceğini ve toplulukların birbirine yardım etmek zorunda kaldığı adalar olduğunu söylemek gerek. Birçoğu için başkalarına yardım etmek, onları hayata bağlayacak kadar güçlü bir ikigai olabilir. 5 mavi kuşakı inceleyen bilimlere göre, uzun yaşamın anahtarları beslenme, egzersiz ve hayat amacı edinme, ikigai ile güçlü sosyal bağlar oluşturmaktır ki bu da geniş bir arkadaş çevresi ve iyi ailevi ilişkiler demektir. Bu topluluk üyeleri zamanlarını iyi yönetiyorlar. Böylece stresi azaltabiliyor ve daha az et veya işlenmiş gıda tüketiyor ve aşırıya kaçmadan içki içebiliyorlar. Yorucu egzersizler yapmıyorlar ama yürüyüş yaparak ve sebze bahçelerinde çalışarak her gün hareket ediyorlar. Mavi kuşaktaki insanlar araba sürmekten çok yürümeyi tercih ediyorlar.
günlük düşük yoğunlukta hareket gerektiren bahçe işleri neredeyse hepsinin ortak noktasıdır. %80 sırrı. Japonya'da yemek yemeden önce ve sonrasında tekrarlanan en yaygın deyişlerden biri hara, hachi, bu cümlesidir ve midenin %80'ini doldur anlamına gelir. Kadim bilgelik tıka basa yemek yememeyi tavsiye eder. Bu yüzden Okinavalılar aşırı yiyerek hücresel oksidasyonu hızlandıran uzun sindirim süreciyle bedenlerini yormak yerine kapasitelerinin %80'ine geldiklerini hissettiklerinde yemeği bırakırlar. Tabii ki midenizin %80 dolulukta olduğunu nesnel bir şekilde bilmek mümkün değil. Bu deyişten alınacak ders, karnımızın doymaya başladığını hissettiğimiz an yemeği bırakmaktır. Yediğimiz fazladan yemeğe, atıştırmalığa, öğlen yemeğinden sonraki o elmalı turtaya aslında gerçekten ihtiyacınızın olmadığını biliyorsunuz. Bunların hepsi kısa vadede zevk veriyor ama onları yememek uzun vadede bizi daha mutlu edecektir. Yemeğin servis edilmesi de önemli. Japonlar yemekleri birkaç küçük tabakta sununca daha az yemiş oluyorlar. Bir Japon restoranında sıradan bir öğün 5 tabakta servis edilir. 4'ü çok küçüktür ve ana yemek biraz daha büyüktür. 5 tabağın önünüzde olması çok yiyormuşsunuz hissi verir ama sofradan genellikle hafif aç olarak kalkarsınız. Bu nedenle Japonya'daki Batılılar genellikle kilo verir ve ince kalır. Beslenme uzmanları tarafından yapılan son araştırmalar, Amerika ile kıyaslandığında Okinavalıların kalori tüketiminin günde ortalama 1800 ila 1900 olduğu, Amerika'da 26 ila 27 olan beden kitle indeksinin Okinava'da 18 ila 22 olduğunu ortaya koyar. Okinawa beslenme düzeni, tofu, tatlı patates, balık haftada 3 kez ve sebze günde kabaca 2,5 kilo açısından zengindir. Beslenmeye ayrılan bu bölümde bu %80'in içinde hangi yiyeceklerin sağlıklı ve antioksidan zengin olduğunu göreceğiz. Moai, hayata bağlılık. Okinawa'da yerli topluluklarla yakın bağlar kurmak gelenekseldir. Moai, ortak noktası birbirini kollamak olan gayri resmi bir gruptur. Birçokları için topluluğa hizmet etmek ikigai'lerinin parçasıdır. Moai'nin kökleri, çiftçilerin en iyi uygulamalarını paylaştıkları ve yetersiz hasatla birlikte baş etmeleri için bir araya geldikleri zor zamanlara dayanır. Moai üyeleri aylık katkı payı öder. Böylece toplantılara, akşam yemeklerine ve Japon satrancı oyunlarına ya da ortak hobilere katılabilirler. Grup tarafından toplanan fon etkinlikler için kullanılır ama eğer arta kalan para olursa bir üye, dönüşümlü olarak karar verilir buna, fazla kalan miktarı alır. Bu şekilde Moai'nin parçası olmak duygusal ve maddi dengeyi korumaya yardımcı olur. Bir Moai üyesi maddi sıkıntıda olduğunda grubun birikimlerinden avans çekebilir. Her Moai'nin muhasebe detayları gruba ve ekonomik araçlarına göre çeşitlenir. Ait olma ve desteklenme hissi bireye güvenlik algısı verir ve yaşam ömrünü uzatmasına yardım eder. Bu kitapta ele alınan konuları kısaca tanıttıktan sonra modern yaşamda erken yaşlanmanın birkaç sebebine bakacağız ve sonra Ikigai ile ilgili farklı unsurları inceleyeceğiz. İkinci bölüm. Yaşlanma karşıtı sırlar. Uzun ve mutlu yaşama eklenen küçük şeyler. Yaşlılıktan kaçış hızı. Bir yüzyıldan fazladır her yıl yaşam ömrümüze ortalama 0,3 yıl eklemeyi başardık. Ama her yıl 1 yıl ekleyecek teknolojimiz olsaydı ne olurdu? Teoride biyolojik ölümsüzlük elde eder, yaşlılıktan kaçış hızına ulaşmış olurduk. Yaşlılıktan kaçış hızı ve tavşan. Üzerinde öleceğiniz yaşı gösteren bir tabelanın uzak bir gelecekte olduğunu hayal edin. Yaşadığınız her yıl o tabelaya yaklaşıyorsunuz. Tabelaya ulaştığınızda ölüyorsunuz. Şimdi bu tabelaya bir tavşanın tuttuğunu ve geleceğe yürüdüğünü hayal edin. Tavşan, yaşadığınız her yıla yarım yıl uzaklıkta. Bir süre sonra tavşana ulaşıyorsunuz ve ölüyorsunuz. Ama ya tavşan, yaşamınızın her yılı 1 yıllık uzaklıkta yürüyebilseydi? Bu durumda tavşanı asla yakalayamaz, bu nedenle de ölmezdiniz. Tavşanın geleceğe yürüdüğü hız teknolojimizdir. Teknolojiyle ve bedenlerimizle ilgili ne kadar çok bilgi elde edersek tavşanı o kadar hızlı yürütebiliriz. Yaşlılıktan kaçış hızı, tavşanın 1 sene boyunca yürüdüğü yıllık hızındaki veya daha da hızlanarak sahip olacağı tempodaki anla ilgilidir. Bu duruma göre ölümsüzlüğü başarmış oluruz.
Ray Kurzweil ve Aubrey de Grey gibi bir gözü gelecekte olan araştırmacılar bu hıza çok yakında ulaşacağımızı iddia ediyorlar. Diğer bilimciler ise bu konuda daha az iyimser. Ne kadar teknolojiye sahip olursak olalım bir sınıra, aşamayacağımız maksimum bir yaşa geleceğimizi öngörüyorlar. Mesela bazı biyologlar yaklaşık 120 yıl sonra hücrelerimizin artık yenilenmeyeceğini ileri sürüyor. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bu klasik deyiş çok bilge bir deyiştir. Bize hem zihnimizin hem de bedenimizin önemini, birinin sağlığının diğerine bağlı olduğunu hatırlatır. Zihni aktif tutabilmek, yeni koşullara uyum göstermesini sağlamak, genç kalmanın önemli unsurlarındandır. Genç bir zihin sizi yaşlanma sürecini yavaşlatarak sağlıklı bir yaşam tarzına da götürür. Tıpkı fiziksel egzersiz eksikliğinin bedenimizde olumsuz etki yaratması gibi zihinsel egzersiz yoksunluğu da bizim için kötüdür. Çünkü nöronlarımızın ve sinir bağlantılarımızın bozulmasına neden olur. Bunun sonucunda ise çevremize tepki verme yetimiz azalır. Bu yüzden beyinlerimize egzersiz yaptırmak çok önemlidir. Zihinsel egzersizi savunan ünlü bir İsrailli nörolog Shlomo Birens, beyin formda kalması için bir sürü uyanana ihtiyacı olduğunu ileri sürmüştür. İspanyol televizyon programı Redes'te Edward Punset'le yaptığı bir röportajda şöyle demiştir. Kişi için iyi olanla yapmak istediği arasında bir gerilim vardır. Çünkü herkes, özellikle de yaşlılar, her zaman yaptıklarını yapmak isterler. Ancak kökleşmiş alışkanlıklar geliştiren beynin artık daha fazla düşünmesine gerek kalmaz. Bir şeyler çok hızlı ve yeterli derecede otomatik pilotta, genelde de üstün bir şekilde halledilir. Bu da rutinlere yapışıp kalma eğilimi yaratır. Bunu kırmanın tek yolu beyni yeni bilgilerle uğraştırmaktır. Yeni bilgilerle karşılaşan beyin, yeni bağlantılar yaratır ve canlanır. Kendinizi rahat hissettiğiniz bölgenin dışına çıkmak, kaygı verse de kendinizi değişime açmak çok önemlidir. Zihinsel eğitimin etkileri bilimsel olarak ispatlanmıştır. Collins Hemingway ve Shlomo Birens'in Maximum Brain Power, Challenging the Brain for Health and Wisdom kitabına göre, zihinsel eğitim birçok açıdan yararlıdır. Belli bir görevi ilk kez yaparak beyninizi çalıştırmaya başlıyorsunuz diye yazmıştır. İlk başta çok zor görünse de nasıl yapacağınızı öğrendikçe eğitim işe yaramış olur. Ustalaşmaya başladığınız için bunu ikinci kez yapmanın daha kolay olduğunu anlarsınız. Bunun kişinin ruh haline harika bir etkisi olur. Özünde bu, sadece elde edilen sonuçlarla değil, benliğe duyulan saygıyı da etkisi altına alan bir dönüşümdür. Zihinsel egzersiz tanımı biraz resmi gelebilir ama başkalarıyla etkileşimde bulunarak, mesela oyun oynayarak zihne yeni bir uyaran sunulur ve yalnızlıktan kaynaklı depresyon önlenebilir. Nöronlarımız daha 20'li yaşlarda yaşlanmaya başlar. Yine entelektüel aktivite, merak ve öğrenme arzusuyla bu süreç yavaşlatılır. Yeni durumlarla uğraşmak, her gün yeni bir şey öğrenmek, oyun oynamak ve başkalarıyla etkileşimde bulunmak, zihnin yaşlanma karşıtı stratejileri için gereklidir. Ayrıca bu konuya olumlu bakmak daha büyük zihinsel yararlar getirir. Stres, uzun ömrün katili. Birçok insan olduğundan daha yaşlı görünür. Erken yaşlanmanın nedenlerini inceleyen araştırmalar stresin bununla ilişkili olduğunu göstermiştir. Çünkü beden kriz dönemlerinde çok daha hızlı yıpranır. Amerikan Stres Enstitüsü bu yıpranma sürecini araştırmış ve çoğu sağlık sorununun stres kaynaklı olduğu sonucuna varmıştır. Heidelberg Üniversitesi Hastanesindeki araştırmacılar bir çalışmaya imza attılar. Denek olarak genç bir doktoru iş görüşmesine çağırdılar. 30 dakika boyunca karmaşık matematik problemleri çözmek üzere onu zorlayarak daha stresli bir ortam yarattılar. Daha sonra kan örneğine baktılar. Antikorlarının stresin bağışıklık tepkisini tetikleyen proteinleri aktive ederek patojenlere verdiği tepkiyle aynı tepkiyi verdiğini keşfettiler. Sorun, bu tepkinin sadece zararlı etkenleri nötrleştirmekte kalmadığı, aynı zamanda erken yaşlanmaya neden olarak sağlıklı hücrelere de zarar vermesiydi.
Kaliforniya Üniversitesi de benzer bir araştırma yaptı. Çocuklarından birinin hastalığa bağlı olarak yüksek stres seviyeleri olan 39 kadından veri ve numune alarak bunları sağlıklı çocukları ve düşük stres seviyeleri olan kadınların aldıkları numunelerle karşılaştırdı. Stresin hücresel yenilenmeyi ve hücre yaşını etkileyen telomer adlı hücre yapısını zayıflatarak hücresel yaşlanmayı hızlandırdığını keşfettiler. Araştırmanın ortaya koyduğu üzere stres ne kadar büyükse hücreler üzerindeki yıpratıcı etki de o kadar büyüktür. Stres nasıl işler? Günümüzde insanlar hummalı bir hızla neredeyse sürekli bir rekabet halinde yaşıyor. Bu heyecan kasırgasında stres, bedenin potansiyel tehlike ve sorun gibi algıladığı bilgiye verdiği doğal bir tepkidir. Teorik olarak bu yararlı bir tepkidir. Düşmanca ortamlarda hayatta kalmamızı sağlar. Stres seviyesinde evrimin akışında karşılaştığımız zor durumlarla başa çıkabilmiş ve yırtıcılardan kaçabilmişizdir. Kafamızda çalan alarm sayesinde nöronlarımız kortikotropini serbest bırakan hormonları üreten hipofiz bezini etkinleştirir. Dolayısıyla kortikotropin sinir sistemi vasıtasıyla bedende dolaşmaya başlar. Daha sonra böbrek üstü bezi adrenalini ve kortizonu serbest bırakmak üzere tetiklenir. Adrenalin solunum hızımızı ve nabzımızı yükseltir ve kaslarımızı eyleme hazırlar. Bedeni algılanan tehlikeye tepki vermesi için hazırlar. Kortizol ise dopamin ve kan şekeri salınımını artırır ki bu da bizi şarj eder ve zorluklarla yüzleşme imkanı verir. Mağara insanları ve modern insanlar arasındaki fark. Mağara insanları çoğu zaman rahattırlar. Modern insanlar çoğu zaman çalışır ve her türlü tehdide karşı alarm durumundadır. Mağara insanları stresi sadece çok özel durumlarda hissettiler. Modern insanlar ya çevrim içi durumdalar ya da her gün 24 saat cep telefonlarından bildirim bekliyorlar. Mağara insanları tehditler gerçekti. Bir yırtıcı hayatlarına her an son verebilirdi. Modern insanlarda beyin cep telefonunun sesiyle ya da bir e-postanın bildirim sesiyle bir yırtıcının tehdidini ilişkilendirir. Mağara insanları tehlike anlarında yüksek kortizol ve adrenalin dozları bedeni sağlıklı tuttu. Modern insanlar bedende sürekli akan düşük kortizol vardır. Bu kortizol adrenal yorgunluk ve kronik yorgunluk sendromu gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden olur. Aşırıya kaçmadığı sürece bu işleyiş faydalıdır. Günlük hayatımızda karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı olur. Yine de insanoğlunun günümüzde maruz kaldığı stresin zararlı olduğu kesindir. Stres zamanla yıpratıcı etkiye neden olur. Sürekli acil durum, depresyona sebep olabilecek bazı hormonların salınımını engelleyen belleğe bağlı nöronları etkiler. İkincil etkileri sinirlilik, uykusuzluk ve kaygı halinde yüksek tansiyondur. Zorluklar zihni ve bedeni aktif kılsa da bedenlerimizin erken yaşlanmasını önlemek için yüksek stresli yaşam biçimimizi düzeltmeliyiz. Stresi azaltmak için farkındalık yaratın. Algıladığımız tehditler gerçek olsun ya da olmasın, stres sadece endişeye neden olmakla kalmayıp aynı zamanda psikosomatik olan sindirim sistemimizden cildimize kadar her şeyi etkileyen tanımlanması kolay bir durumdur. Bu nedenle stresin bize verdiği zarardan kaçınmak son derece önemlidir ve birçok uzman farkındalık üzerine pratik yapmayı önerir. Bu stres azaltma yönteminin esas dayanağı benliğe odaklanmadır. Alışkanlıkla koşullanmış olsalar bile tepkilerimizin tamamen bilincinde olmak için onları fark etmeliyiz. Bu şekilde şimdi ve burada olan anla temas kurar, kontrolden çıkan düşüncelerimizi sınırlandırırız. Geçirdiği bir hastalık yüzünden akut strese yakalandıktan sonra hızlı yaşamını terk ederek sertifikalı bir farkındalık eğitmeni olan Roberto Alcivar, bizi sonsuz bir döngüde yönlendiren otomatik pilotu devre dışı bırakmayı öğrenmeliyiz. Telefonda konuşurken ya da haberleri izlerken atıştıran insanları hepimiz biliriz. Az önce yedikleri omlette soğan olup olmadığını sorun, buna cevap dahi veremeyeceklerdir der. Farkındalık durumuna ulaşmanın bir yolu da dış dünyadan bize ulaşan bilgiyi filtrelememize yardım eden meditasyondur. Ayrıca bu solunum egzersizleri, yoga ve vücut taramaları yoluyla da elde edilebilir. Farkındalığa sahip olmak kademeli bir eğitim sürecini gerektirse de biraz pratikle zihnimizi tamamen odaklanmayı öğrenebiliriz.
Böylece stresi azaltır ve daha uzun yaşayabiliriz. Az stres iyidir. Sürekli yoğun stres uzun ömrün zihinsel ve fiziksel sağlığın bilinen düşmanı olsa da düşük seviyeli stresin yararlı olduğu görülmüştür. 20 yılın üzerinde bir deney grubu gözlemleyen Kaliforniya Üniversitesi psikoloji akademisyenlerinden Profesör Doktor Howard Friedman, stresi düşük seviyede tutan, zorluklarla karşılaşan ve başarılı olmak için kalbini ve ruhunu işine katan insanların daha rahat yaşayan ve erkenden emekli olan insanlardan daha uzun yaşadıklarını tespit etmiştir. Bundan küçük dozdaki stresin olumlu bir şey olduğu sonucunu çıkartmıştır. Çünkü düşük stres seviyesiyle yaşayanlar daha sağlıklı alışkanlıklar geliştirme, daha az sigara içme ve daha az alkol alma eğilimindedirler. Bu göz önüne alındığında kitapta daha sonra tanışacağımız 110 yaş ve üzeri süper asırlıkların ileri yaşlara kadar yoğun yaşamış ve iyi çalışmış olduklarına şaşırmamalıyız. Çok oturmak yaşlandırır. Özellikle Batı dünyasında oturarak geçirilen günlerin artışı hipertansiyon ve obezite gibi sayısız hastalıklara yol açıyor. Bu da uzun ömürlülüğü etkiliyor. İşte ya da evde oturarak çok fazla zaman geçirmek kas ve solunum zindeliğini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda iştahı artırıyor ve etkinliklere katılma arzusunu engelliyor. Çok oturmak hipertansiyona, dengesiz beslenmeye, kalp damar hastalıklarına, kemik erimesine ve hatta bazı kanser türlerine bile yol açabiliyor. Son çalışmalar fiziksel etkinliğin eksikliği ile bağışıklık sistemindeki telomer bozulma arasında bağlantıyı ortaya çıkarmıştır. Telomer bozulma hücreleri ve buna bağlı olarak organizmayı tümüyle yaşlandırır. Bu sadece yetişkinler arasında değil, her yaş için geçerli bir sorundur. Çok oturan çocuklarda obezite oranları yüksektir ve buna bağlı olarak çeşitli sağlık sorunlarına ve risklere sebep olur. Bu nedenle erken yaşlarda sağlıklı ve aktif bir yaşam biçimi edinmek çok önemlidir. Biraz çaba ve rutin yaşamınızda birkaç değişikliğe kolayca daha çok hareket etme imkanına sahip olabilirsiniz. Hem ruhsal hem de fiziksel olarak daha iyi hissettirecek aktif bir yaşam biçimi yakalayabilirsiniz. Bunun için günlük alışkanlıklarımıza sadece birkaç unsur eklememiz yeterlidir. İşe yürüyerek gidin ya da her gün en az 20 dakikalık yürüyüşe çıkın. Asansör yerine ayaklarınızı kullanın. Bu duruşunuz, kaslarınız ve solunum sisteminiz için iyidir. Sosyal etkinliklere veya serbest zaman etkinliklerine katılın. Böylece televizyon önünde çok fazla zaman geçirmezsiniz. Abur cuburunuzu meyveyle değiştirin. Böylece atıştırmak için daha az istek duyarsınız ve sisteminizde daha fazla besleyici unsur olur. Doğru miktarda uyuyun. 7 ila 9 saat iyidir. Bundan fazlası sizi uyuşuk yapar. Çocuklarla veya evcil hayvanlarla oynayın ya da bir spor takımına girin. Bu sadece vücudunuzu güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda hem zihninizi uyandırır hem de kendinize duyduğunuz saygıyı artırır. Zararlı alışkanlıkları tespit etmek ve bunları daha pozitif alanlarla değiştirmek için günlük rutininizin bilincinde olun. Bu küçük değişiklikleri yaparak beden ve zihnimizi yenilemeye başlayıp yaşam süremizi artırabiliriz. Mankenlerin en büyük sırrı. İçeriden ve dışarıdan hem fiziksel hem zihinsel olarak yaşlanmamıza karşın yaşımızla ilgili en fazla şeyi söyleyen yüzeyin altında bir sürü işlemden geçen farklı dokuları ve renkleri olan tenlerimizdir. Mankenlikten para kazananların çoğu moda gösterisinden önce 9 ila 10 saat uyuduklarını söylerler. Bu onların tenlerini gergin, kırışıksız, sağlıklı ve göz alıcı kılar. Bilim uykunun yaşlanma karşıtı bir araç olduğunu göstermiştir. Çünkü uyku sırasında melatonin hormonu üretiriz. Beyin epifizi bunu gece ve gündüz ritimlerine göre nörotransmitter serotoninden üretir. Bu uyku ve uyanık döngülerimizde rol oynar. Güçlü bir antioksidan olan melatonin daha uzun yaşamamıza yardımcı olur ve ayrıca aşağıdaki yararları sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere karşı koruyucu bir unsur içerir, doğal insülin üretimini destekler, Alzheimer hastalığının başlangıcını yavaşlatır, osteoporoz yani kemik erimesi önlemeye yardımcı olur ve kalp hastalığıyla savaşır. Bütün bu nedenlerden ötürü melatonin gençliği korumakta büyük bir müttefiktir.
Ancak 30 yaşından sonra melatonin üretiminin azaldığı unutulmamalı. Bunu şu şekilde telafi edebiliriz. Dengeli bir beslenme düzeniniz olsun ve daha fazla kalsiyum alın. Her gün makul derecede güneşe çıkın. Yeterli miktarda uyuyun. Stresten, alkolden, tütünden ve kafeinden, kaliteli geçirilecek bir geceyi zorlaştıracak her şeyden, ihtiyacımız olan melatoninden bizi mahrum edecek her şeyden uzak durun. Uzmanlar yapay olarak melatonin üretimini sağlamanın yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olup olmayacağına karar vermeye çalışırlar. Bu da uzun yaşam sırrını içimizde taşıdığımız teorisini doğrular. Yaşlanma karşıtı tutumlar. Zihin ve beden yaşlanma hızı konusunda muazzam bir gücü vardır. Çoğu doktora göre bedeni genç tutmanın sırrı zihni aktif tutmaktır. Zihni aktif tutmak ve yaşamlarınız süresince ve zorluklar karşısında hiçbir zaman yılmamak Ikigai'nin de ana unsurudur. Yeshiva Üniversitesi'nde yürütülen bir çalışmada uzun ömürlü insanların iki ortak noktasının olduğu tespit edilmiştir. Bu özellikler olumlu bir tutum ve yüksek derecede duygusal farkındalıktır. Başka bir deyişle zorluklarla olumlu bir bakış açısıyla yaklaşan ve duygularını yönetebilen uzun ömürlü olma yolundadır. Stoacı tutum, yani aksiliklerle karşılaşıldığında takınılan dingin tutum sizi genç tutar, kaygıyı ve stres seviyesini düşürür ve davranışı dengeler. Bu telaşsız, temkinli yaşam biçimlerine bazı kültürlerin uzun ömürlülüğünde yol oynadığı görülebilir. Birçok asırlık ve süper asırlığın benzer profili vardır. Zaman zaman zor olan dop dolu hayatları olmuştur ama olumlu bir tutumla bu zorluklarla nasıl savaşacaklarını bilmişler ve karşılaştıkları zorlukların altında ezilmemişlerdir. 2014'te dünyanın yaşayan en yaşlı adamı seçilen 111 yaşındaki Alexander Imich, iyi genlerinin olduğunu ama diğer unsurların da katkısının olduğunu biliyordu. 2014'te Guinness Dünya Rekorlar kitabına girdikten sonra Reuters ile yaptığı bu röportajda yaşadığınız hayat en az uzun ömürlü olmak kadar, hatta belki de ondan çok daha önemlidir demişti. Uzun ömre gazel. Uzun ömürlülük konusunda Guinness rekorunu elinde tutan o gemide kaldığımız süre boyunca 100 yaşına girmek üzere olan bir kadın bize Japonca ve yerel lehçeyle karışık aşağıdaki şarkıyı söylemişti. Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek için hoşlandığın her şeyden az az ye. Erken yat, erken kalk ve sonra çık yürüyüşe. Her günü sükunetle yaşa ve keyfini çıkar yolculuğunun. Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek için iyi geçinelim arkadaşlarımızla. İlkbahar yaz, sonbahar kış. Her mevsimin mutlulukla çıkartırız tadını. Parmaklarımızın ne kadar yaşlandığına takılmamak için sırrı, onları çalıştırmaya devam ettirirsen kutlarsın 100. yılını. Hadi parmaklarımızı çalıştıralım ve uzun yaşamlı hayatımızın misyonunu keşfetmek arasındaki sıkı ilişkiyi daha yakından ele alacağımız bir sonraki bölüme geçelim. 3. bölüm. Logoterapiden Ikigai'ye. Daha uzun yaşama ve hayatın amacını bulmaya yönelik püf noktaları. Logoterapi nedir? Bir meslektaşı Viktor Frank'ten tek bir cümleyle psikoloji ekolünü tanımlamasını istemişti ve Frank şöyle yanıtlamıştı. Pekala, logoterapide hasta dik oturur ve zaman zaman duyması zor olan şeyleri dinlemek zorundadır. Meslektaşı ise az öncesinde psikanalizi aşağıdaki terimlerle tanımlamıştır. Psikanalizde hasta kanepeye uzanır ve zaman zaman söylemesi zor olan şeyleri anlatır. Frank hastalarına soracağı ilk sorulardan birinin neden intihar etmiyorsun olduğunu söylemişti. Hasta böyle bir soru karşısında intihar etmemek için genellikle iyi nedenler bulmuş ve hayatına devam etmiştir. Peki o zaman logoterapi ne yapar? Yanıtı çok nettir. Yaşamak için bir neden bulmanıza yardım eder. Logoterapi, nevrozların üstesinden gelinmesi için hayat amacını bilinçli şekilde keşfetmeye iter. Kişiler kaderlerini yerine getirme arayışları sayesinde geçmişin zihinsel zincirlerini kırarlar ve yol boyunca karşılaştıkları her türlü zorluğu yenerek ilerleyebilirler. Yaşamak için bir sebep. Viyana'daki kliniğinde yaptığı bir araştırmada Frank şu sonuçlara ulaşmıştı.
hem hastaları hem de personelinin yaklaşık %80'i insanoğlunun yaşamak için bir nedene ihtiyacının olduğuna inanıyor ve yaklaşık %60'ı uğruna ölmeye değer birine ya da bir şeye sahip olduğunu hissediyordu. Anlam arayışı. Amaç arayışı Frank'in kişisel hedeflerini elde etmesini sağlayan itici bir güç olmuştur. Logoterapi süreci aşağıdaki 5 adımla özetlenebilir. 1. Kişi kendisini boş, öfkeli ya da kaygılı hisseder. 2. Terapist hissettiği şeyin anlamlı bir hayata sahip olma arzusu olduğunu gösterir. 3. Hasta zaman geçtikçe hayatının amacını keşfeder. 4. Hasta kendi özgür iradesiyle kaderini kabul etmeye ya da reddetmeye karar verir. 5. Yeni keşfettiği yaşam tutkusu engelleri ve üzüntüleri yenmeye yardımcı olur. Frank prensipleri ve idealleri için yaşadı ve öldü. Auschwitz'te mahkumken yaşadıkları ona şunu göstermişti. İnsan karşılaştığı her türlü koşulda tavrını, kendi yolunu seçebilirdi. Bu özgürlük insandan alınamayacak tek özgürlüktü. Hiçbir yardım almadan tek başına yaşamak zorunda kaldığı bir şey başına gelmişti ve hayatının geri kalanı boyunca onu yüreklendiren de bu oldu. Psikanaliz ve logoterapi arasındaki 10 fark. Psikanaliz, hasta sırt üstü bir kanepeye uzanır, hasta gibi. Logoterapi, hastanın yüzü yargıda bulunmadan kişisel rehberlik eden terapiste dönüktür. Psikanaliz, geçmişe yöneliktir, geçmişe bakar. Logoterapi, geleceğe bakar. Psikanaliz, içe bakışçıdır, nevrozları analiz eder. Logoterapi, nevrozları incelemez. Psikanaliz, dürtüsü hazza yöneliktir. Logoterapi, dürtüsü amaca ve anlama yöneliktir. Psikanaliz, psikolojiyi merkezine oturtur. Logoterapi, manevi bir boyut içerir. Psikanaliz, psikojenik nevrozlar üzerinde çalışır. Logoterapi, nujenik yani varoluşsal nevrozlar üzerinde de çalışır. Psikanaliz, bilinçaltı çatışmaların kökenini analiz eder. İçgüdüsel boyut. Logoterapi, çatışmaların ne zaman ve nerede arttığıyla, manevi boyutuyla ilgilenir. Psikanaliz, hastanın içgüdüleriyle kendini sınırlar. Logoterapi, ruhani gerçeklerle de uğraşır. Psikanaliz, temelde inançla bağdaşmaz. Logoterapi, inançla bağdaşır. Çatışmalarda uzlaşmanın yolunu arar, dürtüleri ve içgüdüleri tatmin eder psikanaliz. Logoterapi ise hastanın hayatının anlamı bulmasına yardım eder ve ahlaki prensiplerini tatmin eder. Kendiniz için mücadele edin. Varoluşsal öfke, hayatımız amaçsız kaldığında ya da o amaç çarpıtıldığında ortaya çıkar. Franklin bakış açısına göre bu öfke bir anomali ya da nevroz semptomu değildir. Aksine olumlu bir şeydir. Değişim için bir katalizördür. Logoterapi, diğer terapi türleri gibi bu öfkeyi zihinsel bir hastalık olarak görmez. Daha çok manevi bir ızdırap, yani öfkenin acısını çekenleri ya da kendi başlarına ya da başkalarının yardımıyla çaresini aramaya iten doğal ve yardımcı bir olgu olarak görür. Bu şekilde hayatta daha büyük bir tatmin bulurlar ve bu kendi kaderlerini değiştirmelerine yardımcı olur. Kişinin kendi kaderini değiştirmek için yardıma ihtiyacı varsa hayatının amacını keşfetmek ve bu doğrultuda ilerleyebilmek üzere çatışmaların üstesinden gelmek için rehberliğe ihtiyaç duyarsa devreye logoterapi girer. Man's Search for Meaning kitabında Frank, Nietzsche'nin ünlü özdeyişlerinden birini alıntılamıştır. Yaşamak için nedeni olan herkes her türlü nasıla katlanır. Frank kendi deneyiminden yola çıkarak sağlığımızı şimdiye kadar başardığımız ile gelecekte elde etmek istediğimiz şeyi kıyasladığımızda ortaya çıkan doğal gerilime bağlamıştır. O zaman ihtiyacımız olan şey huzurlu bir varoluş değil, sahip olduğumuz becerilerle üstesinden gelmeye çalıştığımız zorluklardır. Diğer yandan varoluşsal kriz modern toplumlarda normaldir. İnsanlar istediklerini yapmak yerine onlara söyleneni ya da başkalarının yaptıklarını yaparlar. Genellikle onlardan beklenenlerle, ekonomik güçle, fiziksel hazla ya da hislerini uyuşturarak kendileri için istedikleri arasındaki boşluğu doldurmaya çalışırlar. Bu onları intihara bile sürükleyebilir.
Mesela iş haftasının zorlukları ve taahhütleri olmayınca kişi ne kadar boşta kaldığını görür ve pazar günü nevrozu olarak ortaya çıkar. Kişinin bir çözüm bulması gerekir. Bilhassa amacını, yataktan çıkmak için bir sebep, yani ikigai'sini bulmak zorundadır. Kendimi boş hissediyorum. Viyana Poliklinik Hastanesi'nde yapılan bir araştırmada Franklin, ekibi görüştükleri hastaların %55'inin belli ölçüde varoluşsal kriz yaşadıklarını tespit etmiştir. Logoterapiye göre bireyin hayattaki amacını bulması varoluşsal boşluğunu doldurmasına yardım eder. Sorunlarla yüzleşen ve amaçlarını eyleme dönüştüren Frank, yaşlılığında geçmişine huzurla bakabildi. Gençliklerini yaşayanlara imrenmedi, çünkü herhangi bir şey için yaşamış olduğunu gösteren geniş bir deneyim yelpazesine sahipti. Logoterapi ile daha iyi yaşamak, birkaç anahtar fikir. Hayatımızın anlamını biz yaratmayız, onu keşfederiz der Jean-Paul Sartre. Var olmak için her birimizin yıllar boyunca defalarca belirlenebilen ya da dönüştürülebilen eşsiz bir nedeni vardır. Tıpkı korkulan şeyin başa gelmesi gibi arzuya gösterilen aşırı ilgi de ya da aşırı niyetlenmek arzunun gerçekleşmesini engelleyebilir. Mizah olumsuz döngüleri kırabilir ve kaygıyı azaltabilir. Hepimizin asil ya da korkunç şeyler yapma kapasitesi vardır. Denklemin hangi tarafında olacağımız, hangi koşullarda olduğumuza değil, kararlarımıza bağlıdır. Anlam ve amaç arayışını daha iyi anlamak için Frank'in çalıştığı 4 vakayı ele alacağız. Vaka incelemesi. Amerikan diplomat. Amerika'da 5 yıl önce tedavi sürecini yarıda kesen önemli bir Kuzey Amerikalı diplomat, kaldığı yerden devam etmek için Frank'e gitti. Frank önce neden terapiye başladığını sordu. Diplomat işinden, ülkesinin yerine getirmek ve izlemek zorunda olduğu uluslararası politikalarından nefret ettiğini söyledi. Senelerce göründüğü Amerikalı psikanalist, baba figürünü temsil eden işi ve hükümetiyle barışması için önce babasıyla barışması gerektiğini söylemiş. Böylece daha az rahatsız olacağı konusunda ısrar etmişti. Ancak Frank sadece birkaç seansla diplomata öfkesinin farklı bir kariyer istediği gerçeklerinden kaynaklandığını gösterdi. Tedavisi sona eren diplomatın artık aklında bir fikir vardı. 5 yıl sonra Frank'i arayıp farklı bir işte çalıştığını ve mutlu olduğunu söyledi. Frank'in bakış açısına göre hastanın yıllarını verdiği o psikanalize ihtiyacı yoktu. Terapiye ihtiyacı olan bir hasta olarak bile düşünülemezdi. Yeni bir hayat amacı arayışında olan biriydi ve bulur bulmaz hayatı daha derin bir anlam kazanmıştı. Vaka incelemesi. İntihara meyilli anne. Oğlu 11 yaşında ölen bir anne kendisini ve diğer oğlunu öldürmeye çalıştıktan sonra Frank'in kliniğine yatırıldı. Doğumdan itibaren felçli diğer oğlu annesinin intihar planına engel olmuştu. Oğlu hayatının bir amacı olduğuna inanıyordu. Annesinin ikisini de öldürmesi halinde hedeflerini gerçekleştiremeyecekti. Anne bir grup seansında hikayesini paylaştı. Frank anneye yardım etmek için seanstaki bir başka kadından ölüm döşeğinde yaşlı ve varlıklı ama çocuksuz biri olduğunu hayal etmesini istedi. Böyle bir durumda kadın hayatının boşa geçtiğini hissedeceğini söyledi. İntihara meyilli anneden de aynı egzersizi yapması istendi. Kendisini ölüm döşeğinde hayal etti, geriye baktı ve 2 çocuğu içinde gücü yettiği ölçüde her şeyi yapmış olduğunu anladı. Felçli oğluna iyi bir yaşam verdi ve oğlu makul derecede mutlu, nazik bir insana dönüştü. Ağlayarak da şunu ekledi. Hayatıma huzurlu bir şekilde dönüp bakabiliyorum. Çünkü hayatımın anlamla dolu olduğunu ve onu dolu bir şekilde yaşamak için çabaladığımı, oğullarım için elimden gelenin en iyisini yaptığımı söyleyebilirim. Hayatım boşa geçmemiş. Bu şekilde intihara meyilli anne kendisini ölüm döşeğinde hayal edip geriye bakınca hayatının bir amacı olduğunu ama bunun farkına varmadığını gördü. Vaka incelemesi. Çok kederli doktor. Yaşlıca bir doktor 2 yıl önce karısının ölümüyle girdiği derin depresyonu atlatamamış, yardım için Frank'e gitmişti. Frank tavsiye vermek veya durumu analiz etmek yerine ona ölenin kendisi olması halinde ne olacağını sordu. Dehşete düşen doktor, zavallı karısı için bunun korkunç olacağını, büyük acı çekeceğini söyledi. Frank buna karşılık, "Görüyor musun doktor?
Onu bu acılardan korumuş oldun ama bunun için ödediğin bedel hayatta kalmak ve onun yasını tutmak oldu açıklamasını yaptı. Doktor bir kelime daha etmedi. Frank'in elini sıktıktan sonra huzur içinde oradan ayrıldı. Hayatının bir amacı olmuştu ve böylece sevgili karısının acısına katlanabilmişti. Morita terapisi. Logoterapinin ortaya çıktığı yıllarda birkaç yıl öncesinde Shoma Morita, Japonya'da amaç odaklı kendi terapisini yarattı. Bu tedavi nevroz, obsesif kompulsif bozukluk ve posttravmatik stres tedavisinde etkili olduğunu ispatlanan bir terapiydi. Psikoterapist olmanın yanında Shoma Morita bir Zen Budistiydi ve terapisi Japonya'da kalıcı bir iz bıraktı. Birçok Batı terapisi hastanın duygularını kontrol etmeye veya değiştirmeye odaklanır. Batı'da düşündüğümüz şeyin hissettiklerimizi, bunun da harekete geçiş şeklimizi etkilediğine inanmaya meyilliyiz. Morita terapisi ise hastalarına duygularını kontrol etmeye çalışmadan kabul etmeyi öğretir. Çünkü duyguları eylemlerinin sonucu olarak değişir. Morita terapisinde hasta hem duygularını kabul eder hem de eylemlerine göre yeni duygular yaratmayı amaçlar. Morita'ya göre bu duygular deneyimle ve tekrarla öğrenilir. Morita terapisi semptomları ortadan kaldırmaz. Bunun yerine arzularımızı, kaygılarımızı, korkularımızı, endişelerimizi kabul etmemizi ve onları bırakmamızı öğretir. Morita'nın Morita Therapy and the True Nature of Anxiety-Based Disorders kitabında yazdığı gibi duygular konusunda varlıklı ve cömert olmak en iyisidir. Morita, olumsuz duygularını bırakma fikrini aşağıdaki fabla açıklamıştır. Direğe iple bağlanan bir eşek kendini kurtarmak için direğin etrafında dönüp durunca direğe daha yapışık hareket edemez halde kalır. Aynı şey kendi korkularından ve rahatsızlıklarından kurtulmaya çalışıp acılarına daha fazla saplanan obsesif düşünme biçiminde sahip insanlar için de geçerlidir. Morita terapisinin temel prensipleri: 1. Duygularınızı kabul edin. Obsesif düşüncelerimiz varsa onları kontrol etmeye ya da onlardan kurtulmaya çalışmamalıyız. Aksi takdirde daha yoğun hale gelirler. İnsan duyguları konusunda Zen ustası bir dalgadan diğer dalgayla kurtulmaya çalışırsak kendimizi sonsuz bir denizde buluruz der. Duygularımızı biz yaratmayız. Onlar bize gelirler ve onları kabul etmek zorundayız. İşin püf noktası onları hoş karşılamaktır. Morita duyguları havaya benzetir. Onları öngöremez ya da kontrol edemeyiz. Onları sadece gözlemleyebiliriz. Bu konuyla ilgili genellikle Vietnamlı keşiş Thich Nhat Hanh'ın alıntı yapar. "Merhaba yalnızlık, bugün nasılsın? Gel ve benimle otur, seninle ilgileneceğim." 2. Yapmanız gerekeni yapın. Semptomları ortadan kaldırmaya odaklanmamalıyız. Çünkü tedavi kendi başına gerçekleşir. Bunun yerine ana odaklanmalıyız. Bilhassa durumu mantık çerçevesinde irdelemekten uzak durmalıyız. Terapistin misyonu hastanın karakterini geliştirmektir. Böylece herhangi bir durumla yüzleşebilir. Yaptığımız şeyler karakterimizin temelini oluşturur. Morita terapisi hastalarına açıklama yapmaz. Daha çok kendi eylem ve etkinliklerinden ders çıkarmalarını sağlar. Nasıl meditasyon yapacağınızı ya da Batı terapileri gibi nasıl günlük tutacağınızı söylemez. Deneyim yoluyla keşif yapmaktan hasta sorumludur. 3. Hayatınızın amacını keşfedin. Duygularımızı kontrol edemeyiz ama eylemlerimizin sorumluluğunu alabiliriz. Bu yüzden amacımızla ilgili net bir algımız olmalı ve her zaman Morita'nın mantrasını akılda tutmalıyız. Şu anda ne yapmaya ihtiyacım var? Hangi eyleme geçmeliyim? Bunu başarmanın anahtarı kendi içinize bakıp ikigai'nizi bulmaktır. Morita terapisinin 4 aşaması. Morita'nın orijinal tedavisi 15 gün ila 20 gün sürer ve aşağıdaki aşamalardan oluşur. 1. Tecrit ve dinlenme 5 ila 7 gün. Tedavinin ilk haftasında hasta herhangi bir dış uyaran olmadan bir odada dinlenir. Televizyon, kitap, aile, arkadaş ya da konuşmak yasaktır. Hastanın sahip olduğu tek şey düşünceleridir. Günün çoğunu yatarak geçirir ve mümkün olduğunca onunla etkileşim kurmaktan kaçınan terapist tarafından düzenli olarak ziyaret edilir. Terapist ise sadece duygularının iniş çıkışlarını gözlemlemeye devam etmesini tavsiye eder. Hasta sıkılıp tekrar bir şeyler yapmak isteyince terapinin bir sonraki aşamasına hazır demektir. 2. Işık ergoterapisi 5 ila 7 gün.
Bu aşamada hasta sessizlik içinde rutin işler yapar. Bunlardan biri düşünceleri ve hisleriyle ilgili günlük tutmaktır. Hasta içeri kapandığı haftadan sonra dışarı çıkar. Doğada yürüyüş ve nefes egzersizleri yapar. Ayrıca bahçeyle ilgilenir veya resim çizme ya da boyama gibi basit etkinliklerde bulunur. Bu aşamada hastanın terapisti dışında biriyle konuşması hala yasaktır. 3. Ergoterapi 5 ila 7 gün. Bu aşamada hastanın fiziksel hareket gerektiren işler yapması gerekir. Doktor Morita hastalarını odun kesmeye, dağlara götürmeyi sever. Hasta fiziksel etkinliklere ek olarak yazı yazma, boyama veya seramik yapma gibi diğer etkinliklere de dahil edilir. Hasta bu aşamada diğer kişilerle sadece uğraştığı görevlerle ilgili konuşabilir. 4. Sosyal yaşama ve gerçek dünyaya geri dönme. Hasta hastaneden ayrılır ve sosyal yaşama yeniden kazandırılır. Ama tedavi süresince geliştirilen uğraşlarıyla ilgili meditasyon uygulamaları ve ergoterapi sürdürülür. Hedef, bir amaç duyusuyla ve sosyal ya da duygusal baskılarla kontrol edilmeden yeni bir kişi olarak topluma tekrar girmektir. Naikan meditasyonu. Morita, Naikan iç gözlemsel meditasyonunun büyük zen ustasıdır. Terapisinin büyük bir kısmını bu okulun bilgisinden ve ustalığından almıştır. Kişinin kendisine sorması gereken 3 soruya odaklıdır. 1. X kişisinden ne aldın? 2. X kişisine ne verdin? 3. X kişisine ne gibi sorunlar yaşattın? Bunları düşünerek başkalarını problemlerimizin sebebi olarak göstermeye son verir ve sorumluluk duygumuzu derinleştiririz. Morita'nın dediği gibi, öfkeliyseniz ve kavga etmek istiyorsanız harekete geçmeden önce 3 gün düşünün. 3 gün sonra yoğun kavga etme arzusu kendi kendine geçecektir. Ve şimdi Ikigai. 4. bölüm. Akışı her uğraşta yakalayın. İşin ve boş zamanın bireysel gelişime dönüştürülebilmesi. Defalarca ne yapıyorsak oyuz. Bu yüzden mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır. Aristoteles. Akışa kapılmak. Sevdiğiniz bir yamaçtan aşağıya kaydığınızı hayal edin. Kar, beyaz kum gibi iki yanınızdan uçuşuyor. Koşullar mükemmel. Elinizden geldiğince tamamen kaymaya odaklanmışsınız. Her an nasıl hareket edeceğinizi biliyorsunuz. Gelecek yok, geçmiş yok. Sadece an var. Karı, kayak takımlarınızı, bedeninizi ve bilincinizi tek bir varlık olarak hissediyorsunuz. Tamamen deneyime gömülmüşsünüz. Başka hiçbir şey hakkında düşünmüyorsunuz ya da herhangi bir şey dikkatinizi dağıtamıyor. Egonuz çözülüyor ve yaptığınız işin bir parçası oluyorsunuz. Bruce Lee bu tarz bir deneyimi şu sözle tanımlamıştır. Su gibi ol dostum. Kendimizi sevdiğimiz bir eyleme kaptırınca zaman algımızın yok olduğunu hepimiz hissetmişizdir. Yemek yapmaya başlamışız, bir bakmışız birkaç saat geçmiş. Öğleden sonra kitap okumaya başlamışız, gün batımına kadar dünyada neler olup bittiğini unutmuş ve akşam yemeğini yemediğimizi fark etmişiz. Sörf yapmaya gitmişiz ve ertesi gün kaslarımız ağrıyana kadar suyun içinde kaç saat geçirdiğimizi fark etmemişiz. Tersi de olabilir. İstemediğimiz bir işi tamamlamak zorunda kalınca geçen her dakika bize bir ömür gibi gelir ve kendimizi saate bakmaktan alıkoyamayız. İşte burada Einstein'ın teorisi devreye girer. Elinizi sıcak bir sobanın üzerine koyduğunuzda 1 dakika 1 saat gibi geçer. Hoş bir kızla geçirdiğiniz 1 saat ise 1 dakika gibi geçer. İşte bu izafiyettir. Komik olan şey ise aynı işi birimizin yapmaktan keyif alırken diğerimiz mümkün olduğunca çabuk bitirmek ister. Her türlü kaygıyı unutturacak kadar yapmaktan zevk aldığımız ne var? En çok ne zaman mutluyuz? Bu sorular kendi ikigai'mizi keşfetmemize yardım edebilir. Akışın gücü. Kendimizi yaptığımız şeye kaptırma deneyimiyle ilgili bu sorular, psikolog Mihail Csikszentmihalyi'nin araştırmasının özünde de vardır. Csikszentmihalyi bu duruma akış der ve kendimizi hayata kaptırdığımızda buna haz, keyif, yaratıcılık ve süreç olarak tanımlar. Mutluluğu bulmanın, ikigai'mizle yaşamanın sihirli bir tarafı yoktur. Gereken tek malzeme akışın bu durumuna ulaşabilmek ve bu durumda en tatmin edici deneyime sahip olabilmektir.
Bu deneyimi yakalamak için aşırı yemek, uyuşturucu, aşırı alkol tüketimi ya da televizyon önünde çikolata tıkınmak gibi anlık zevklere kendimizi kaptırmamalı, bunun yerine bu akışı bize sunacak etkinliklere harcadığımız zamana odaklanmalıyız. Csikszentmihalyi'nin Flow, The Psychology of Optimal Experience kitabında öne sürdüğü gibi akış, insanın kendini her şeyden üstün tuttuğu bir etkinliğe kendini kaptırma halidir. Deneyimin kendisi o kadar zevklidir ki kişi büyük bedeller ödeyecek olsa bile bunu yapar. Akışı artıran yüksek konsantrasyona yalnızca profesyoneller ihtiyaç duymaz. Birçok atlet, satranç oyuncusu ve mühendis de akışa kapılacak etkinliklere zaman harcarlar. Csikszentmihalyi'nin araştırmasına göre bir satranç oyuncusu, formül üzerinde çalışan bir matematikçi ya da ameliyatta olan bir cerrah aynı şekilde akışa kapıldığını hisseder. Bir psikoloji profesörü olan Csikszentmihalyi, dünya genelindeki insanlardan aldığı verileri analiz etti ve akışın her yaştan ve kültürden bireyler için geçerli olduğunu keşfetti. New York ve Okinawa'da akışa hepimiz aynı şekilde ulaşıyoruz. Peki bu haldeyken zihnimize ne olur? Akışa kapıldığımızda dikkatimiz dağılmadan somut bir işe odaklanırız. Aklımız yerindedir. Aklımız başka yerden bir şeyler yapmaya çalıştığımızda ise tersi olur. Önemli bir şey üzerinde çalışırken sık sık odağınızı kaybediyorsanız akışı yakalayabilmek için kullanabileceğiniz birkaç strateji var. Akışı yakalamanın 7 koşulu. DePaul Üniversitesi'nden araştırmacı Owen Schaffer'e göre akışı yakalamanın gereklilikleri şunlardır. 1. Yapacağınız şeyi bilmek. 2. Bunu nasıl yapacağınızı bilmek. 3. Bunu ne kadar iyi yaptığınızı bilmek. 4. Nereye gideceğinizi bilmek. Navigasyonun dahil olduğu yer. 5. Zorlukları algılamak. 6. Belli becerileri algılamak. 7. Dikkat dağıtıcılardan uzak durmak. Strateji 1. Zor bir görev seçin ama aşırı zor olmasın. Schaffer'ın modeli, kendimizi rahat hissettiğimiz bölgenin biraz olsun dışında kalan ve başarma şansımızın olduğu görevleri üstlenmemizi önerir. Her görevin, sporun ya da işin bir takım kuralları vardır. Onları takip etmek içinse belli başlı becerilere sahip olmalıyız. Bir görevi tamamlamanın ya da bir amacı gerçekleştirmenin kuralları becerilerimize göre fazla basitse muhtemelen sıkılırız. Fazla kolay olan etkinlikler ilgisizliğe neden olur. Diğer yandan fazla zor bir görev almışsak bunu tamamlayacak becerilerimiz olmadığından pes etme olasılığımız yüksektir. İşe yaramış hissetmek yerine hayal kırıklığına uğramış hissederiz. İdeal olanı orta yolu bulmaktır. Yeteneklerimizle uyumlu ama biraz zorlayacak bir şey. Böylece bunu bir meydan okuma olarak deneyimleriz. Bu Ernest Hemingway'in bazen yazabildiğimden daha iyi yazarım demesine benzer. Zorlukları sonuna kadar görmek isteriz. Çünkü kendimizi zorlamak bizi keyiflendirir. Bertrand Russell benzer bir fikri şöyle ifade etmiştir. Zor bir kazanım için kayda değer bir süre odaklanabilmek gerekir. Bir grafikerseniz bir sonraki projeniz için yeni bir yazılım öğrenin. Bir programcıysanız yeni bir programlama dili kullanın. Bir dansçıysanız yıllardır imkansız gibi görünen bir hareketi bir sonraki rutininize katmaya çalışın. Sizi güvende hissettiğiniz bölgeden çıkaracak küçük bir şey ekleyin. Okumak gibi basit bir şey yaparken bile bir dizi kurala uymanız belli yeteneklere ve bilgiye sahip olduğunuzu gösterir. Fizik konusunda uzman değilsek ama fizik uzmanları için yazılan kuantum mekaniği ile ilgili bir kitap okumaya başlamışsak büyük olasılıkla 5 dakika sonra sıkılırız. Aynı şekilde kitaptaki her şeyi zaten biliyorsak o zaman da sıkılırız. Ancak kitap bilgimize ve yeteneklerimize uygunsa, bildiğimizin üzerinde bir şey koyuyorsa kendimizi okumaya kaptırırız ve zaman akar. Bu haz ve tatmin ikigai'mizle uyumlu olduğumuzun kanıtıdır. Kolay olan sıkıcıdır. Zorlayıcı olan akışlıdır. Yeteneklerimizin ötesinde ise kaygı vericidir. Strateji 2. Net, somut bir hedefiniz olsun. Aşırıya kaçmadan oynanan video oyunları, masa oyunları ve spor yapmak, akışı yakalamanın harika yollarındandır. Çünkü hedef çok açıktır. Bir yandan kurallara uyarken bir yandan da hem rakibin hem de kendi rekorunu kırmak.
Ne yazık ki başka durumlarda hedef bu kadar net değildir. Boston Consulting Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre, patronları hakkında soru sorulan çok uluslu şirket çalışanlarının bir numaralı şikayeti takım misyonunun net bir şekilde ifade edilmemesi ve sonuç olarak hedeflerinin ne olduğunu bilmemeleriydi. Özellikle büyük şehirlerde yöneticiler takıntılı planlama ayrıntılarında kaybolup açık bir hedeflerinin olmadığı gerçeğini gizleme stratejisi güderler. Bu varış noktası olmayan bir haritayla denize açılmak gibidir. Harita yerine somut hedef gösteren bir pusulaya sahip olmak çok daha önemlidir. MIT Media Lab'in müdürü Joe Iro, belirsizlik dünyasında gezinmek için araç olarak haritalar yerine pusula kelimesini kullanmaya teşvik eder. O ve Jeff Hoff, How to Survive Our Faster Future kitabında şöyle yazmıştır. Giderek öngörülemeyen bir dünyada çok daha hızlı hareket ederken detaylı bir harita, gereksiz yere çokça bedel ödeterek sizi ormanın derinliklerine sürükleyebilir. Ama iyi bir pusula sizi her zaman gitmek istediğiniz yere götürür. Bu, nereye gideceğinizi bilmeden yola çıkmanız gerektiği anlamına gelmez. Bunun anlamı şudur: haritayla zar zor ilerlerken elinizde bir pusula varsa, hedefinize giden yol düz olmasa bile yolculuğunuzu daha hızlı ve daha verimli bir şekilde sonlandırırsınız. Eğitim gibi yaratıcı bir alanda çalışmaya, araştırmaya ya da bir şey yapmaya başlamadan önce hedeflediğimiz şeyi düşünmeliyiz. Kendimize şu soruları sormalıyız. Bugünkü stüdyo çalışmamın amacı nedir? Gelecek ay çıkacak yazım için bugün kaç kelime yazacağım? Ekibimin görevi nedir? Hafta sonuna kadar bu sonatın bir allegro temposunda çalınması için yarın metronomu hangi hıza ayarlayacağım? Akışı yakalamak için net bir hedefe sahip olmak önemlidir. Ama işe koyulduğunuzda onu arkanıza nasıl bırakacağınızı da bilmek zorundasınız. Yolculuk başladıktan sonra hedefimizi takıntı yapmadan dikkate almalıyız. Bunlar o anda olmalı ve akmalıdır. Kişi madalyayı ailesine gösterdiğinde ne kadar gurur duyacağını düşünürken bir saliyeliğine odağını kaybettiği takdirde kritik bir anda hata yapması ve bu yüzden yarışı kaybetmesi neredeyse kaçınılmaz olur. Bunun en bilinen örneği yazar takıntısıdır. Bir yazarın 3 ayda bir kitabı bitirmesi gerektiğini hayal edin. Amaç nettir. Sorun yazarın bunu takıntı haline getirmeyi bırakmamasıdır. Her gün bu kitabı yazmalıyım diyerek uyanır. Ama her gününü gazete okuyup evi temizleyerek geçirir. Her akşam kendini öfkeli hisseder ve ertesi gün çalışmaya başlayacağına söz verir. Günler, haftalar, aylar geçer ve tek bir kelime bile yazamamıştır. Aslında tüm yapması gereken oturup ilk kelimesini yazmak ve ikigai'sini ifade ederek projeyle akmaktır. Bu küçük adımları atar atmaz kaygınız yok olur ve yaptığınız iş hoş bir akış yakalar. Albert Einstein, mutlu bir adam o andan o kadar memnundur ki geleceğe kafa yormaz der. Belirsiz hedefler, açıkça tanımlanmış hedef ve sürece odaklanman, sürece aldırmaksızın hedefe ulaşma arzusu. Belirsiz hedef, kafa karışıklığı, anlamsız görevler için ziyan edilmiş zaman ve enerji demektir. Açıkça tanımlanmış hedef ve sürece odaklanma ise akış getirir. Sürece aldırmaksızın hedefe ulaşma arzusu, işe koyulmaktan çok hedefe sabitlenmeye gerektirir. Belirsiz hedef zihinsel bir engeldir. Açıkça tanımlanmış hedef ve sürece odaklanma akış demektir. Sürece aldırmaksızın hedefe ulaşma arzusu ise yine bir zihinsel engeldir. Strateji 3. Tek bir göreve yoğunlaşın. Belki de günümüzde karşılaştığımız en büyük engellerden biri tek bir göreve yoğunlaşamamaktır. Etrafımızda o kadar çok teknoloji ve o kadar çok dikkat dağıtıcı şey var ki. E-posta yazarken YouTube'daki bir videoyu izliyoruz. O sırada bir sohbet penceresi açılıveriyor ve onu yanıtlıyoruz. Sonrasında akıllı telefonlarımız cebimizde titriyor. O mesajı cevap verir vermez bilgisayarımıza geri dönüyoruz. Facebook'a bağlanıyoruz. 30 dakika geçiveriyor ve yazmamız gereken e-postanın neyle ilgili olduğunu unutuyoruz. Aynı şey film izlerken akşam yemeği yediğimiz sırada da oluyor. Son ısırığı alana kadar somonun ne kadar lezzetli olduğunu fark etmiyoruz. Genellikle işleri birleştirmenin bize zaman kazandığını zannetsek de bilimsel olarak tam tersi kanıtlanmıştır. Birden fazla işi yapmakta iyi olduğunu iddia edenler pek verimli değillerdir. Aslında en az verimli olanlar onlardır.
Beynimiz saniyede milyonlarca bit bilgiyi alabilir ama sadece birkaç düzinesini işleyebilir. Birden fazla iş yapıyoruz dediğimizde aslında işler arasında çok hızlı gidip geliyoruzdur. Ne yazık ki eş zamanlı işletime sahip bilgisayarlar değiliz. Bir tanesini iyi şekilde yapmaya odaklanmak yerine tüm enerjimizi işleri değiştirmeye harcıyoruz. Her seferinde bir tanesine yoğunlaşmak akışı yakalamak açısından en önemli unsur olabilir. Csikszentmihalyi'ye göre tek bir işe odaklanmak için ihtiyacımız olan şeyler: 1. Dikkat dağıtıcı ortamdan uzak olmak. 2. Yaptığımız şeyi sürekli kontrol etmek. Kontrol edebildiğimiz takdirde teknoloji harikadır. Eğer o bizi kontrol ediyorsa o kadar harika değildir. Mesela bir araştırma yazısı yazmak zorundaysanız bilgisayarınızın başına geçebilir ve ihtiyacınız olan bilgiyi aramak için Google'ı kullanabilirsiniz. Ancak disiplinli değilseniz araştırmayı yazmak yerine kendinizi internette dolaşırken bulabilirsiniz. Bu durumda Google ve internet sizi akıştan uzaklaştıracak yönetimi ele alır. Birden fazla iş sırasında sürekli gidip gelmenin zaman kaybına, daha fazla hatanın yapılmasına ve yapılan işin çok azının hatırlanmasına sebep olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Clifford Varnas tarafından Stanford Üniversitesi'nde yapılan birkaç araştırma neslimizin çoklu görev salgınlığından müzdarip olduğunu göstermiştir. Benzer bir araştırma yapılmış, aynı anda yapmaya meyilli oldukları birden fazla işe göre gruplara ayrılan yüzlerce öğrencinin davranışı incelenmiştir. Çoklu iş yapma bağımlıları genellikle 4'ten fazla işi aynı anda yaptığı ortaya çıkmıştır. Mesela bir metni okurken not alıp, bir podcast dinleyip, akıllı telefondaki mesajları yanıtlayıp bazen de Twitter'a baktığı gözler önüne serilmiştir. Her öğrenci grubuna birkaç kırmızı okla birkaç mavi okun bulunduğu ekran gösterildi. Egzersizin amacı kırmızı okları saymaktı. İlk başta bütün öğrenciler hemen hemen hiç sorun yaşamadan doğru yanıt verdi. Kırmızı okların sayısı arttıkça, kırmızı okların sayısı aslında aynı kaldı, sadece yerleri değişti. Çoklu iş alışkanlığı olan öğrenciler ayrılan sürede kırmızı okları sayarken ciddi sorunlar yaşadı ya da çoklu iş alışkanlığı olmayan öğrenciler kadar hızlı sayamadı. Bunun sebebi çok basit. Mavi oklar dikkatini dağıtmıştı. Beyinleri önemine bakmaksızın her türlü uyarana tepki vermek üzere eğitilmişti. Diğer öğrencilerin beyni ise tek bir göreve odaklanmak üzere eğitilmişti. Bu çalışmadaki görev kırmızı okları saymak ve mavi okları görmezden gelmekti. Diğer araştırmalar bir seferinde birkaç şey üzerinde çalışmanın verimliliği en az %60 ve IQ'muzu da en az 10 puan azalttığını gösterir. İsveç Çalışma Hayatı ve Sosyal Araştırmalar Konseyi tarafından finanse edilen bir araştırma, akıllı telefonlarına bağımlı 20 ila 24 yaşındaki 4000 genç yetişkinin oluşturduğu bir örneklem grubunun daha az uyuduğunu, okulda akranlarıyla daha az temasa geçtiklerini ve depresyon belirtisi gösterme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Tek bir işe odaklanmak, akışı yakalamayı daha olanaklı kılar, verimliliği artırır, bellek gücümüzü artırır, hata yapma olasılığımızı azaltır, sakin ve işin kontrolünün bizde olduğunu hissetmemize yardımcı olur. Tüm dikkatimizi çevremizde olanlara vererek daha dikkatli olmamızı sağlar ve yaratıcılığı artırır. Birden fazla işe odaklanmaksa, akışı yakalamayı imkansız kılar, verimliliği %60 düşürür, hatırlamayı zorlaştırır, hata yapma olasılığımızı artırır, kontrolü kaybettiğimiz, işlerin bizi kontrol ettiği hissiyle strese girmemize sebep olur. Uyarana karşı bağımlılığımız yüzünden etrafımızdakileri üzmemize neden olur. Sürekli cep telefonunu kontrol ederek, hep sosyal medyada olarak ve yaratıcılığı azaltır. Bizi akıştan alıkoyan bu salgına kurban gitmemek için ne yapabiliriz? Tek bir göreve odaklanmak için beynimizi nasıl eğitebiliriz? Bir akış yakalama şansını artırmak ve böylelikle ikigai'mizle temasta olmak için dikkat dağıtıcılardan bağımsız zaman ve mekan yaratacak birkaç fikir. Uyanık olduğunuz ilk saat ve yatmadan önce son saat herhangi bir ekrana bakmayın. Akışa kapılmadan önce telefonunuzu kapatın. Bu zaman süresince yapmayı seçtiğiniz işten daha önemli bir şey yok.
İşi bu kadar zorlaştırmak istemiyorsanız rahatsız etmeyin seçeneğini aktifleştirin ki acil durumda size sadece en yakın insanlar ulaşabilsinler. Haftanın bir günü cumartesi ya da pazar Wi-Fi olmadan Reader ya da MP3 çalar hariç bir günlük teknoloji orucu tutun. Wi-Fi'si olmayan bir kafeye gidin. Her gün bir ya da iki kez e-postanızı kontrol edip yanıtlayın. Bu zamanları belirleyin ve buna uyun. Pomodoro tekniğini deneyin. Kendinize bir mutfak zamanlayıcısı, bazıları bir pomodoro yani domatese benzer şekilde yapılır, alın ve bu esnada ek bir iş üzerinde çalışmaya yoğunlaşın. Pomodoro tekniği 25 dakika çalışıp 5 dakika dinlenmeyi hatırlatır ama siz 50 dakika çalışıp 10 dakika dinlenebilirsiniz. Sizin için en iyi olanı bulun. Her 25 dakikalık zaman dilimini tamamlamak için disiplinli olmak çok önemlidir. Zevk alacağınız bir ritüelle çalışmaya başlayın ve bir ödülle bitirin. Dikkatinizin dağıldığını fark ettiğiniz anda zihninizi o ana dönecek şekilde eğitin. Farkındalık ya da başka türlü bir meditasyon üzerinde pratik yapın. Yürüyüşe çıkın ya da yüzün. Sizi tekrar yoğunlaştıracak neyse onu yapın. Dikkatinizin dağılmayacağı bir yerde çalışın. Bunu evde yapamıyorsanız kütüphaneye, kafeye ya da işiniz gereği saksafon çalıyorsanız şayet bir müzik stüdyosuna gidin. Çevrenizin dikkatinizi dağıtmaya devam ettiğini görüyorsanız doğru yeri buluncaya kadar aramaya devam edin. Her etkinliği ilgili iş gruplarına ayırın ve her grubu kendi yerinde ve zamanında yapın. Mesela bir dergiye yazı yazıyorsanız sabah evde not alabilir ve araştırma yapabilir, öğleden sonra kütüphanede yazı yazabilir ve gece kanepede düzeltebilirsiniz. Faturaları göndermek, telefon görüşmesi yapmak gibi rutin görevleri bir araya toplayın ve hepsini tek seferde yapın. Akışın avantajları: odaklanmış zihin, anda yaşamak, kaygıdan uzağız, saatler uçar gider. Dikkat dağınıklığının dezavantajları: gezinen zihin, geçmiş ve gelecek üzerinde düşünmek, günlük yaşam konusunda ve etrafımızdaki insanlarla ilgili kaygılar düşüncelerimizi istila eder, her dakika sonsuz gelir. Akışın avantajları: kontrolün bizde olduğunu hissederiz, layıkıyla hazırlanırız, her an ne yapmamız gerektiğini biliriz, zihnimiz berraktır ve düşünce akışına karşı tüm engelleri aşar. Hoştur, egomuz solar, yaptığımız işi ya da etkinliği kontrol eden biz olmaktan çıkarız ve işin bizi yönlendirmesine izin veririz. Dağınıklığın dezavantajları: kontrolü kaybeder ve işimizi tamamlamakta başarısız oluruz ya da diğer işler ve insanlar bizi işimizden alıkoyar. Hazırlanmadan harekete geçeriz, sık sık çıkmaza girer ve nasıl ilerleyeceğimizi kestiremeyiz. Şüpheler, kaygılar ve düşük öz saygı yüzünden rahat yüzü görmeyiz. Sıkıcı ve yorucudur. Sürekli öz eleştiri yaparız, egomuz o andadır ve öfkeli hissederiz. Japonya'da akış: takumiler, mühendisler, dahiler ve otakuslar. Takumiler, zanaatkarlar, mühendisler, mucitler ve otakuların anime ve manga tutkunlarıdır. Ortak noktası nedir? Hepsi ikigai'leriyle akmanın önemini bilir. Genel inanışa göre tüm Japon halkı kendini işine adamış, çalışkan insanlardır. Oysaki bazı Japonlar gerçekte olduklarından daha fazla çalışıyor gibi göründüklerini söylerler. Ancak kendilerini bir işe tamamen kaptırdıkları ya da bir sorunun çözülmesi gerektiğine dair azimleri şüphe götürmez. Japonca öğrenmeye başlayan birinin ilk öğrendiği kelimelerden biri ganbaru'dur. Yani sonuna kadar direnmek ya da kişinin elinden gelenin en iyisini yaparak dik durması anlamına gelir. Japon halkı genellikle en basit işlere bile takıntı boyutunda bir yoğunlukla kendilerini kaptırır. Bunu emeklilerin Nagano dağlarında bulunan pirinç tarlalarındaki titiz çalışmalarından üniversite öğrencilerinin konbinis olarak bilinen mahalle bakkallarındaki hafta sonu vardiyasına kadar her türlü ortamda görürüz. Japonya'ya giderseniz bu özeni neredeyse her işleyişte doğrudan görürsünüz. Kanazawa, Naha'daki ve Kyoto'daki el yapımı nesneler satan dükkanlardan birine girerseniz Japonya geleneksel el sanatlarının sahipsiz bir hazine olduğunu keşfedersiniz. Japon halkı zanaatkar gelenek ve tekniklerini korurken yeni teknolojiler yaratmada da eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Takumi sanatı: Toyota özel bir vidalama işi yapabilen zanaatkarları işe alır.
Bu Takumiler ya da belli el becerisine sahip uzmanlar Toyota için son derece önemlidir. Ve yerlerine yenilerini bulmak zordur. Bazıları sadece kendi yeteneklerini kullanan insanlardır ve neslin bu alanda hiç ilgisi kalmamıştır. Döner tabla iğneleri bir başka örnektir. Neredeyse sadece Japonya'da üretilir. Bu hassas iğneleri üreten makineleri nasıl kullanacağını bilen ve bilgilerini gelecek nesle aktarmaya çalışan son insanları bulabileceğiniz yer burasıdır. Hiroşima yakınlarındaki küçük Kumano kasabasına yaptığımız ziyarette bir Takumi ile tanıştık. Batıdaki en ünlü makyaj fırçalarından birinin fotoğraf derlemesi üzerinde çalışmak için gün boyu oradaydık. Kumano'nun ziyaretçilerini karşıladığı reklam panosunda elinde büyük bir fırça tutan bir maskot vardı. Fırça fabrikalarına ek olarak kasaba küçük evler ve sebze bahçeleriyle doluydu. İçine girip ilerleyince kasabayı saran dağların eteğinde birkaç Şinto tapınağı da görülüyordu. Fırçaların saplarını boyama ya da onları kamyonlara yükleme gibi tek iş yapan insanlarla dolu fabrikalarda saatlerce fotoğraf çektikten sonra kılları fırça haline getiren kimseyi görmediğimizi fark ettik. Bunu sorup birkaç kez baştan savıldıktan sonra bir şirketin başkanı nasıl yapıldığını göstermeyi kabul etti. Bizi binanın dışına çıkarıp arabasına binmemizi istedi. 5 dakikalık sürüşten sonra daha küçük bir binanın yanına park edip merdivenleri çıktık. Kapıyı açınca çok güzel ve doğal bir ışığın girdiği pencerelerle dolu küçük bir odaya girdik. Odanın ortasında maskeli bir kadın vardı. Sadece gözlerini görebiliyorduk. Fırçalara tek tek kıl seçmeye o kadar odaklanmıştı ki zarif bir şekilde ellerini ve parmaklarını hareket ettirip makasıyla kılları düzenlemek için tararken varlığımızı fark etmedi bile. Hareketleri o kadar seriydi ki ne yaptığını söylemesi zordu. Şirketin başkanı fotoğraflarını çekeceğimizi söylemek için işini böldü. Ağzını göremedik ama gözündeki pırıltıdan ve neşeli ses tonumdan gülümsediğini anladık. İşi ve sorumluluklarıyla ilgili konuşurken mutlu ve gururlu görünüyordu. Hareketlerini yakalamak için hızlı poz ayarını kullanmak zorunda kaldık. Elleri kullandığı aletler ve ayırdığı kıllarla dans ediyor ve uyum içinde akıyordu. Başkan, ayrı bir binada tutmalarına rağmen bu Takumi'nin şirketteki en önemli insanlardan biri olduğunu söyledi. Şirketin ürettiği her fırçanın her bir kılı onun elinden geçiyordu. Steve Jobs, Japonya'da. Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Jobs, Japonya'nın büyük bir hayranıydı. 1980'lerde sadece Sony fabrikalarını ziyaret etmekle ve Apple'ı kurarken birçok yönetimini benimsemekle kalmamış, ayrıca Kyoto'daki Japon porselen kalitesi ve yalınlığıyla da büyülenmişti. Yine de Steve Jobs'ın kalbini kazanan Kyotolu bir zanaatkar değil, çok az insan tarafından bilinen, Etu Setoyaki isimli bir tekniği kullanan Yukio Shakunaga isminde Toyamalı bir Takumi'ydi. Kyoto'da bir ziyarette Jobs, Shakunaga'nın sergisini duydu. Shakunaga porselenlerinin özel bir şey olduğunu anladı. Bu nedenle birkaç fincan, vazo ve tabak satın aldığı sergiye o hafta 3 kez gitti. İlham arayışıyla birkaç kez Kyoto'ya geri dönmüş ve sonunda Shakunaga ile şahsen tanışmıştı. Jobs'ın ona bir sürü soru sorduğu, neredeyse hepsinin imalat süreci ve kullandığı porselen türüyle ilgili olduğu söylenir. Shakunaga kullandığı beyaz porselenin Toyama vilayetinden dağlardan geldiğini söylemişti. Bu da onu imalatın başından sonuna kadar sorumlu olan alandaki tek sanatçı, özgün bir Takumi yapıyordu. Jobs o kadar etkilenmişti ki Shakunaga'nın porselenlerini aldığı dağı görmek için Toyama'ya gitmeyi düşündü. Ama Kyoto'dan trenle 4 saatten fazla sürdüğünü duyunca fikrini değiştirdi. Jobs'ın ölümünden sonraki bir röportajda Shakunaga, iPhone'u yaratan adamın çalışmasını beğenmesinden gurur duyduğunu söyledi. Jobs'ın ondan satın aldığı son şeyin 12 parça çay fincanı olduğunu ekledi. Jobs, özel bir şey, yeni bir tarz istemişti. Onun bir ricasını yerine getirmek için Shakunaga yeni fikirleri deneyerek 150 tane çay fincanı yapmıştı. Bunlardan en iyi 12 taneyi seçmiş ve Jobs ailesine göndermişti.
Japonya'ya ilk gittiği günden itibaren Jobs, ülkenin zanaatkarlarından, mühendislerinden, özellikle Sony'deki felsefesinden, özellikle Zen ve mutfağından, özellikle sushi etkilenmiş ve esinlenmişti. Sofistike sadelik. Japon sanatkarlarının, mühendislerinin, Zen felsefesinin ve mutfağının ortak yönü nedir? Sadelik ve detaylara verilen özen. Bu tembellikten kaynaklı bir sadelik değil. Kişinin ikigai'sine göre yeni sınırlar arayıp bulan, her zaman bir nesneyi, bedeni ve zihni ya da mutfağı bir sonraki seviyeye çıkaran sofistike bir sadeliktir. Csikszentmihalyi'nin dediği gibi, akışı korumanın anahtarı her zaman üstesinden gelinecek anlamlı bir zorluğa sahip olmaktır. Jiro Dreams of Sushi belgeselinde bir başka Takumi'yi görüyoruz. Bu kez mutfakta. Kahramanı 80 yıldan fazladır her gün sushi yapıyor ve Tokyo'da Ginza metro istasyonunun yanında küçük bir sushi dükkanına sahip. O ve oğlu her gün ünlü Tsuji balık pazarına gidip restoran için en iyi balığı seçiyor. Belgeselde Jiro'nun çıraklarından biri tamago, yani ince, hafif, tatlı bir omlet yapmayı öğreniyor. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın Jiro'nun onayını alamıyor. Nihayet oldu diyene kadar yıllarca pratik yapmaya devam ediyor. Çırak neden pes etmiyor? Her gün yumurta pişirmekten sıkılmıyor mu? Hayır, çünkü sushi yapmak onun ikigai'si. Hem Jiro hem de oğlu mutfak sanatçıları olduğu için yemek pişirmekten sıkılmaz, akışa kapılabilirler. Mutfakta oldukları sürenin keyfini çıkarırlar. Bu onların mutluluğu, ikigai'sidir. Çalışmalarından keyif almayı, zaman algılarını yitirmeyi öğrenmişlerdir. Hem baba-oğlun yakın ilişkisi hem de yoğunlaşmalarını kolaylaştıran sessiz, huzurlu bir ortamda çalışmaları günlük mücadelelerine devam etmelerini sağlar. Michelin'den 3 yıldız aldıktan sonra bile başka bir yer açmayı ya da işlerini büyütmeyi hiç düşünmemişler. Küçük restoranlarında toplam 10 müşteriye servis yapacak yerleri var. Jiro'nun ailesi para kazanma peşinde değil. İyi çalışma koşullarına ve dünyadaki en iyi sushi'yi yaparken akışı yakalayabilecekleri bir ortam yaratmaya değer veriyorlar. Yuki Shakunaga gibi Jiro da işe kaynağından başlıyor. En iyi ton balığını bulmak için balık pazarına gidiyor. Shakunaga en iyi porseleni bulmak için dağa çıkıyor. İşe koyulduklarında ikisi de tek bir şey yapıyor. Akışına kapıldıkları şeyle birleşmek Japonya'da özel bir anlama sahiptir. Şintoizme göre ormanların, ağaçların ve nesnelerin içlerinde bir kami, yani ruh ya da tanrı vardır. Ressam, mühendis ya da şef fark etmez. Biri bir şey yaratmaya koyulduğunda üzerine aldığı sorumluluk yaptığı şeye yaşam verirken doğayı kullanmak ve ona saygı duymaktır. Bu süreçte zanaatkar nesneyle bir olur ve onunla akar. Bir demir işçisi metalin de canı olduğunu söyler. Aynı şekilde seramik yapan biri de çamur için aynı şeyi söyler. Japonlar doğayla teknolojiyi bir araya getirmekte ustadır. İnsan doğaya karşı değildir, daha ziyade ikisinin bir birleşimidir. Ghibli'nin masumiyeti. Doğayla bağlantılı olan Shinto değerinin yitirildiğini söyleyenler var. Bu kaybın en sert eleştirmenlerinden biri Ikigai'si ile tanımlanan bir başka sanatçıdır. Stüdyo Ghibli'nin prodüktörlüğündeki animasyon filmleri yönetmeni Hayao Miyazaki. Neredeyse bütün filmlerinde insan, teknoloji, hayal dünyası ve doğa bir çatışma halindedir ve filmin sonunda bir araya gelirler. Spirited Away filmindeki en dokunaklı metaforlardan biri nehirlerin kirliliğini temsil eden çöple kaplı obez bir ruhtur. Miyazaki'nin filmlerinde ruhların kişilikleri, ağaçların hisleri vardır ve robotlar kuşlarla arkadaşlık eder. Japon hükümeti tarafından ulusal bir hazine olarak düşünülen Miyazaki, tüm dikkatini tamamen sanatına verebilen bir sanatçıdır. 1990'ların sonuna ait bir cep telefonu kullanır ve tüm ekibine elle çizim yaptırır. Filmlerini kağıt üzerinde en küçük detayını bile yorumlayarak yönetir. Çizerek akışı yakalar. Bilgisayar kullanarak değil. Bu yönetmenin takıntısı sayesinde Stüdyo Ghibli dünyadaki neredeyse tüm prodüksiyonu geleneksel tekniklerle gerçekleştiren ender stüdyolardan biridir. Stüdyo Ghibli'yi örneğin bir pazar günü ziyaret edenler içeri gireni kafasını bile kaldırmadan
Ohio yani merhaba diyerek karşılayan bu adamı sade kıyafetleriyle bir köşeye çekilmiş çalışıyor olarak bulur. Miyazaki işi konusunda o kadar tutkuludur ki akışın keyfini çıkarıp ikigai'sini her şeyin üzerinde tutarak pek çok pazarını stüdyoda geçirir. Ziyaretçiler özellikle çizim yaparken işinin bölünmesine çok çabuk sinirlenmesiyle ünlü Miyazaki'yi hiçbir koşulda rahatsız etmemeleri gerektiğini bilir. Miyazaki 2013'te emekli olacağını duyurdu. Emekliliğini kutlamak için bir NHK Stüdyo televizyon kanalı işteki son günlerini gösteren bir belgesel hazırladı. Miyazaki filmin neredeyse her sahnesinde çizim yapıyordu. Bir sahnesinde birkaç meslektaşı toplantıdan çıkarken o bir köşede kimseye aldırmadan çizimlerine devam ediyordu. Bir başka sahnesinde 30 Aralık günü Japonya'da ulusal bir tatil oluyor, tek başına çizim yapabilmek için stüdyoya gidiyordu. Miyazaki çizim yapmayı bırakamıyor. Emekliliğinden sonraki gün tatile çıkmak için evde kalmak yerine Stüdyo Ghibli'ye gidip çizimlerinin başına oturdu. Meslektaşları ne söyleyeceklerini bilemediklerinden ifadesiz bir surat ifadesi takındılar. Bir yıl sonra artık uzun metrajlı film yapmayacağını duyursa da ölene kadar çizmeye devam edecek. Kişi yaptığı işe bu kadar tutkuyla bağlıyken gerçekten emekli olabilir mi? Münzeviler. Bu kapasiteye sahip olan sadece Japonlar değil, dünyadaki bütün sanatçılar ve bilimciler de güçlü ve belirgin bir ikigai'ye sahipler. Ölene kadar sevdikleri işi yapıyorlar. Einstein'ın gözlerini sonsuza dek kapatmadan önce yazdığı son şey, evrenin tüm güçlerini tek bir teoriye birleştirmeye çalıştığı bir formüldü. Ölüm döşeğinde bile hala sevdiği şeyi yapıyordu. Bir fizikçi olmasaydı müzisyen olmaktan mutlu olacağını söylemişti. Fiziğe ya da matematiğe odaklanmadığında keman çalmaktan keyif alırdı. Hem formül yazarken hem de enstrüman çalarken akışa kapılıyordu. İkisi de onun ikigai'siydi ve ona sonsuz haz veriyordu. Bunun gibi birçok sanatçının misantropiye yakalandığı ya da münzevi olduğu düşünülebilir. Ama aslında yaptıkları şey onlara mutluluk getiren zamanı korumaktır. Bazen hayatlarının diğer kısımlarına mal olsa bile. Bunlar akış prensiplerini hayatlarını uç noktada uygulayan aykırı insanlardır. Bu tip bir sanatçıya bir başka örnek de ünlü yazar Haruki Murakami'dir. Sadece yakın arkadaş çevresiyle görüşür ve birkaç yılda bir Japonya'da halka açık yerlerde görünür. Sanatçı, alanlarını korumanın, ortamlarını kontrol etmenin ve ikigai'leriyle akmak istediklerinde dikkat dağıtıcılardan uzak olmanın ne kadar önemli olduğunu bilir. Mikro akış, sıradan işlerden keyif almak. Mesela çamaşır yıkamanız, çimleri biçmeniz ya da evrak işleriyle ilgilenmeniz gerektiğinde ne olacak? Bu sıradan işleri zevkli hale getirmenin bir yolu var mıdır? Shinjuku metro istasyonunun yakınlarında Tokyo'nun yoğun merkezlerinden birinde hala asansör operatörü çalıştıran bir süpermarket var. Asansörler oldukça standart ve müşteriler tarafından kolayca çalıştırılabilir. Ama mağaza kapıyı onlar için tutacak, düğmeye basacak ve çıkarken eğilerek selamlayacak birinin hizmetini sunmayı tercih ediyor. Araştırdığınız takdirde 2004'ten beri aynı işi yapan tek bir asansör operatörünün olduğunu öğrenirsiniz. Her zaman gülümseyen ve işi konusunda hep hevesli olan bir operatör. Bu işten nasıl keyif alabiliyor peki? Aynı şeyi tekrar tekrar yapmaktan sıkılmıyor mu? Yakından bakılınca asansör operatörünün sadece düğmeye basmadığı, aynı zamanda bir takım şeyleri yaptığı görülür. Eğilip elini sallayarak şarkılı bir selamlamayla müşterilerini karşılar. Sonra müşterisine bir fincan çay sunan bir geishaymış gibi zarif bir hareketle asansör düğmesine basar. Csikszentmihalyi buna mikro akış der. Hepimiz bir sınıfta ya da bir konferansta sıkılmışızdır ve kendimizi eğlendirmek için bir şeyler çizmişizdir. Ya da bir duvarı boyarken ıslık çalmışızdır. Yaptığımız iş bizi biraz zorlamazsa sıkılırız ve kendimizi eğlendirmek için bir kat zorluk katarız. Rutin işleri mikro akış anlarına zevk aldığımız bir şeye dönüştürme yeteneğimiz mutlu olmamızın anahtarıdır. Çünkü hepimiz bu gibi işleri yapmak zorundayız. Bill Gates bile her gece bulaşık yıkıyor. Bundan zevk aldığını, onu rahatlattığını ve zihnini berraklaştırdığını söylüyor ve kendi başına oluşturduğu bir seri kuralı ya da önceden planlamış bir düzeni takip ederek her gün bunu biraz daha iyi yapmaya çalıştığını söylüyor. Önce tabaklar, sonra çatallar vesaire. Bu onun günlük mikro akış hareketlerinden biri. Tüm zamanların en iyi fizikçilerinden biri olan Richard Feynman da
rutin işlerinden zevk alıyor. Süper bilgisayar üreticisi Thinking Machines'in kurucularından Daniel Hills zaten dünyaca ünlüyken eş anlı işlemeyi halledebilecek bir bilgisayarın geliştirilmesi için Feynman'ı işe alır. Feynman ilk günü "Peki patron, işim nedir?" der. Hazırlıklı olmadıkları için bir takım matematiksel problemler üzerinde çalışmasını isterler. Feynman onu onaylamak için alakasız bir iş verdiklerini anında anlar. "Saçmalığın dik alası. Bana gerçekten yapacak bir iş verin." der. Bu nedenle onu yakınlarındaki bir mağazaya ofis malzemeleri almak için gönderirler ve o da yüzünde bir gülümsemeyle görevini tamamlar. Yapacak önemli bir şey olmadığında ya da zihnini dinlendirmeye ihtiyaç duyduğunda Feynman kendisini mikro akışa bırakır. Ofis duvarlarını boyar mesela. Haftalar sonra bir grup yatırımcı Thinking Machines ofislerini ziyarete gelince orada duvarları boyayan ve devreleri lehimleyen Nobel ödüllü biri var haberini yayar. Anlık tatiller, istenilen noktaya meditasyonla ulaşmak. Zihni eğitmek için bir akış yakalamamızı hızlandırır. Meditasyon, zihin kaslarımızı eğitmenin bir yoludur. Bir sürü meditasyon çeşidi vardır ama hepsinin amacı aynıdır. Zihni sakinleştirmek, duygularımızı ve düşüncelerimizi gözlemlemek ve dikkatimizi tek bir amaca yoğunlaştırmak. Temel uygulama dik oturmayı ve nefes üzerine odaklanmayı gerektirir. Herkes yapabilir. Tek bir seansla farkı hissedersiniz. Burnunuzdan nefes alıp vermeye odaklanırken düşünce akışınızı yavaşlatabilir ve zihinsel ufkunuzu netleştirebilirsiniz. Okçunun Sırrı. 1988 olimpiyatlarında okçulukta altın madalyayı 17 yaşında Güney Koreli bir kadın kazandı. Olimpiyatlara nasıl hazırlandığı sorulunca eğitiminin en önemli kısmının her gün 2 saat meditasyon yapmak olduğunu söyledi. Akış halini yakalamakta daha iyi olmak istiyorsak, akıllı telefonlarımız ve sürekli dikkatimizi çekmek için feryat eden bildirimlerimiz açısından meditasyon mükemmel bir panzehirdir. Meditasyona başlayan insanların en yakın hatalarından biri bunu doğru yapmak. Tam bir zihinsel sessizlik sağlamak ya da nirvana'ya ulaşmak konusunda endişelenmeleridir. Oysa ki asıl önemli olan yolculuğa odaklanmaktır. Zihin sürekli düşünce, fikir, duygu girdabının içinde olduğundan birkaç saniyeliğine bile santrifüjü yavaşlatmak kendimizi daha dinlenmiş hissettirebilir ve durgunluk sağlayabilir. Meditasyonun bize sağlayacağı şey zihnimizden hızla geçirdiklerimiz hakkında endişelenmemektir. Patronumuzu öldürme fikri zihnimizde yanıp sönebilir ama onu sadece bir düşünce olarak etiketler, yargılamadan ve reddetmeden bir bulut gibi geçip gitmesine izin veririz. Bu sadece bir düşüncedir. Bazı uzmanlara göre her gün içimizden geçirdiğimiz 60.000 düşünceden biridir. Meditasyon, alfa ve beta beyin dalgaları yayar. Meditasyonda uzmanlaşanlarda bu dalgalar hemen yayılır. Yeni başlayan biri içinse yarım saat gerekebilir. Bu rahatlatıcı beyin dalgaları biz uykuya dalmadan hemen önce, güneşte uzanırken ya da sıcak bir banyodan hemen sonra etkinleşir. Hepimiz istediğimiz yere bir spa taşıyabiliriz ama asıl mesele ona nasıl gireceğimizdir. Bunu biraz pratikle herkes yapabilir. Geleneksel varlıklar olarak insanlar. Hayat tabiatı gereği gelenekseldir. İnsanların kendilerini meşgul edecek geleneklerin takipçisi olduğunu iddia edebiliriz. Bazı modern kültürlerde başarılı görünmek adına hedef üstüne hedef peşinde koşmak için geleneksel yaklaşımlarımızı bir kenara atmak zorunda kaldık. Ancak tarih boyunca insanlar hep meşguldü. Avlanıyordu, yemek pişiriyordu, çiftçilik yapıyordu, keşif yapıyordu, aile kuruyordu, günlerini meşgul kılacak geleneksel etkinliklerde bulunuyordu. Gelenekler modern Japonya'da hala günlük yaşamın ve iş dünyasının bir parçasıdır. Japonya'daki temel dinler Konfüçyüsçülük, Budizm ve Şintoizm mutlak kurallardan daha önemlidir. Japonya'da iş yaparken işleyiş, görgü ve çalışma tarzınız nihai sonuçlardan daha önemlidir. Ekonomik açıdan iyi olup olmaması bu kitabın kapsamında değil. Geleneksel bir iş yerinde akışı yakalamak, patronların koyduğu belirsiz hedefler yüzünden strese girerek çalıştığımız iş yerlerine kıyasla şüphesiz çok daha kolaydır. Gelenekler,
Kolayca akışı yakalayabileceğimiz net kurallar ve hedefler verir. Önümüzde sadece büyük bir hedef olduğunda kendimizi kaybolmuş ya da bunalmış hissedebiliriz. Ama gelenekler bize işleyişin alt basamaklarını sunarak hedefe ulaşmamızda yardım ederler. Büyük bir hedefle karşı karşıya kaldığınızda onu parçalara ayırmayı ve tek tek üstüne gitmeyi deneyin. Günlük geleneklerden zevk almaya odaklanın. Bunları akışı yakalamak için araç olarak kullanın. Sonuç konusunda endişelenmeyin. Doğal olarak gelecektir. Mutluluk sonuçta değil, süreçtedir. Gelenekler hedeflerin üzerindedir kuralını benimseyin. En mutlu insanlar en çoğunu elde edenler değil, vaktini akışı yakalayarak geçirenlerdir. Ikigai'nizi bulmak için akın. Bu bölümü okuduktan sonra akışı yakalamak için ne yapmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Hepsini bir kağıda yazıp kendinize şu soruları sorun. Sizi akışa götüren etkinliklerin ortak özelliği nedir? O etkinlikler sizi neden akışa götürür? Mesela en çok hoşlandığınız etkinlikler tek başına yaptıklarınız mı yoksa başkalarıyla birlikte yaptıklarınız mı? Hareket gerektiren mi yoksa sadece düşündüren şeyleri mi yapmak sizi akışa götürüyor? Bu soruları yanıtlarken hayatınızı yönlendiren temel ikigai'nizi bulabilirsiniz. Bulamazsanız akışı yakaladığınız en çok zaman harcadığınız etkinliklere daha derinden bakın. Ayrıca akışa kapılmanızı neden olmasa da merakınızı uyandıran yeni şeyleri de deneyin. Mesela fotoğrafçılık sizi akışa yaklaştırıyorsa resim yapmayı deneyebilirsiniz. Belki de ondan daha çok hoşlanırsınız. Ya da kayağı seviyorsanız sörfü de deneyin. Akış gizemlidir, kas gibidir. Ne kadar çalıştırırsanız o kadar akarsınız ve ikigai'nize o kadar yakın olursunuz. 5. bölüm. Uzun yaşamın efendileri. Dünyadaki en uzun ömürlü insanların bilgece sözleri. Bu kitap üzerinde çalışmaya başladığımızda sadece uzun ve mutlu bir yaşamı destekleyen unsurları araştırmak değil, bu sanatın gerçek ustalarından da bir şeyler duymak istedik. Okinawa'da yaptığımız röportajlar kendi başına bir bölüm olmayı hak ediyor ama önce uluslararası uzun yaşam şampiyonlarının hayat felsefelerine şöyle bir bakalım. 100 yaşının üzerinde olan süper asırlıklardan bahsediyoruz. Bu terim Guinness Rekorlar kitabının editörü Norris McWhirter tarafından 1970'te uydurulmuştur. Kullanılışı 1990'larda William Strauss ve Neil Howe'un Generators kitabında yer aldıktan sonra daha da yaygınlaşmıştır. Bugün dünyada tahmini 300 ila 450 süper asırlık insan var. Sadece yaklaşık 75'inin yaşı doğrulanabiliyor. Onlar süper kahraman değiller ama bu gezegende ortalama yaşam ömründen daha uzun zaman geçirmişler. Dünyada yaşam ömrünün uzadığına bakılırsa süper asırlıkların da artması söz konusu. Sağlıklı ve amaca yönelik bir yaşam onların saflarına katılmanıza yardımcı olabilir. Birkaçının söylediklerine bir bakalım. Misao Okawa, 117. Yiyin ve uyuyun. Uzun yaşarsınız o zaman. Rahatlamayı öğrenmek zorundasınız. Nisan 2015'te Gerontoloji Araştırma Grubu'na göre dünyadaki en uzun yaşayan insan Misao Okawa'ydı. 117 yıl ve 27 gün yaşadıktan sonra Japonya Osaka'daki bir bakım evinde vefat etti. Bir tekstil tüccarının kızı olarak 1898'de İspanya'nın Küba ve Filipinler'deki kolonilerini kaybettiği, Amerika'nın Hawaii'yi fethettiği ve Pepsi Cola'yı piyasaya sürdüğü yılda doğdu. 110 yaşına kadar 3 farklı yüzyıl gören bu kadın kimsenin yardımı olmadan yaşadı. Uzmanlar kendine nasıl baktığını sorduklarında Misao sushi yiyerek ve uyuyarak yanıtını verdi. Buna şahane bir yaşama susamışlık da ekleyebiliriz. Uzun ömürlü oluşunun sırrını sorduklarında ise gülümseyerek ben de kendime aynı şeyi soruyorum yanıtını vermiştir. Japonya'nın bir uzun yaşam fabrikası olmaya devam ettiğinin kanıtıysa tam 112 yıl 150 gün yaşayan ve aynı yılın Temmuz ayında vefat eden Sakari Momoi'dir. 57 kadından daha genç olsa da dünyadaki en yaşlı adamdı. Maria Capovilla, 116. Hayatımda hiç et yemedim. 1889'da Ekvator'da doğan Maria Capovilla en yaşlı insan olarak Guinness'e girmiştir. 2006'da 116 yıl 347 gün yaşadıktan sonra ardında 3 çocuk, 12 torun ve 20 tane torun çocuğu ve torununu bırakarak zatürreden ölmüştür. En son röportajını 107 yaşında yapmış, anılarını ve düşüncelerini paylaşmıştır.
Mutluyum ve devam etmemi sağlayan Tanrı'ya şükrediyorum. Bu kadar uzun yaşayacağımı hiç düşünmemiştim. Çok uzun zaman önce öleceğimi sanmıştım. Kocam Antonio bir gemi kaptanıydı. 84 yaşında vefat etti. 2 kızımız ve bir oğlumuz vardı. Şimdi torunlarım ve torunlarımın torunları var. Eski günlerde her şey daha iyiydi. İnsanlar daha iyi davranırdı. Dans ederdik ama daha ölçülüydük. Dans etmeyi sevdiğim bir şarkı vardı. Hala sözlerinin çoğunu anımsıyorum. Ayrıca birçok duayı hatırlıyor ve her gün okuyorum. Valsi seviyorum ve hala dans edebiliyorum. Hala el işi yapabiliyorum. Okuldayken yaptığım şeylerden bazılarını hala yapıyorum. Geçmişiyle ilgili konuşmayı bırakınca onu birkaç yıl daha genç gösteren bir enerjiyle büyük tutkusu dansa başlar. Uzun ömürlülüğünün sırrı sorulduğunda uzun yaşamın sırrını bilmiyorum. Yaptığım tek şey hayatımda hiç et yemedim. Bunu ona bağlıyorum yanıtını verir. Jenny Calment, 122. Her şey güzel. 1875 yılında Fransa'nın Arles'ında doğan Jean Calment, 122 yaşına, yaşı doğrulanmamış en yaşlı insan olarak 4 Ağustos 1997'de vefat etti. Esprili bir şekilde Metuşelah ile yarıştığını söylerdi ve şüphesiz doğum günlerini kutlamaya devam ederek sayısız rekor kırdı. Kendini hiçbir şeyden mahrum bırakmadığını, mutlu bir yaşamın sonunda doğal nedenlerle öldü. 100 yaşına kadar bisiklete bindi, 110 yaşına kadar kendi başına yaşadı. Dairesinde kazara küçük bir yangın çıkardıktan sonra bir bakım evine taşınmayı kabul etti. 120 yaşında katarak yüzünden sigarayı dudaklarına götüremeyince içmeyi bıraktı. Sırlarından biri espri anlayışının olmasıydı. 120. doğum gününde kötü görüyorum, kötü duyuyorum ve kötü hissediyorum ama her şey güzel demişti. Walter Bruning, 114. Bedeninizi ve zihninizi meşgul ederseniz uzun bir süre buralarda olursunuz. 1896'da Minnesota'da doğan Walter Bruning 300 yıl gördü. 2011'de Montana'da doğal nedenlerle öldü. 2 karısı ve demir yollarında 50 yıllık kariyeri vardı. 83 yaşında Montana'da destekli yaşam merkezine geçti ve ölünceye kadar orada kaldı. Amerika'da yaşayan şimdiye kadar en yaşlı tasdikli ikinci adamdır. Son yıllarında pek çok röportaj yapmıştır. Uzun ömrünü günde sadece 2 öğün yeme alışkanlığına ve uzun yıllar çalışmasına bağlamıştır. 112. yaş gününde zihniniz ve bedeniniz ikisini de meşgul edin demiştir. O zaman uzun süre burada olursunuz. O yaşlarda bile her gün egzersiz yapıyordu. Bruning'in diğer sırları arasında başkalarına yardım etme alışkanlığı vardı ve ölmekten korkmuyordu. 2010'da Associated Press'le yaptığı röportajda belirttiği üzere hepimiz öleceğiz. Bazı insanlar ölmekten korkuyor. Asla ölmekten korkmayın çünkü ölmek için doğdunuz. 2011'de vefat etmeden önce papaza Tanrı ile anlaşma yaptığını söylediği anlatılır. İyileşmeyecek olduğu takdirde gitme vakti gelecekti. Alexander Imiç, 111. Henüz ölmedim. 1903'te Polonya'da doğan Alexander Imiç, Selefi'nin 2014'te ölümünün ardından Amerika'da tasdikli en yaşlı adam oldu. Bir kimyager ve parapsikologtu. Imiç o yılın Haziran ayında deneyimlerle dolu zengin bir yaşamı ardında bırakarak kısa süre içinde öldü. Imiç uzun ömrünü asla alkol tüketmemiş olmasına bağlardı. Dünyanın en yaşlı adamı olduğu duyurulduğunda bu bir Nobel ödülü değil demiştir. Bu yaşa geleceğini hiç düşünmemiştim. Bu kadar uzun yaşamasının sırrı sorulduğunda bilmiyorum sadece henüz ölmedim yanıtını vermiştir. Ikigai sanatçıları. Uzun yaşamın sırrı sadece süper asırlıkların elinde değil, yaşı ileri olup da Guinness Rekorlar kitabına girmemiş, hayatımıza enerji ve anlam getirecek esinler ve fikirler sunan bir sürü insan var. Mesela emekli olmak yerine Ikigai meşalelerini taşıyan sanatçılar bu güce sahip. Her türlü sanat günlerinizde mutluluk ve amaç getirebilen bir ikigai'dir. Güzelliğin tadını çıkarmak ve yaratmak bedavadır ve bütün insanların erişebileceği bir şeydir. Ukiyo tarzında ahşaba baskı yapan ve 18. yüzyılın ortalarından 9. yüzyılın ortalarına dek 88 yıl yaşayan Japon sanatçı Hokusai bu dipnotu 100 Views of Mount Fuji'nin ilk baskısına eklemiştir. 70 yaşına kadar ürettiğim hiçbir şey kayda değer değil. 73. yaşım gerçek doğanın, hayvanların ve otların, ağaçların ve kuşların, balıkların ve böceklerin yapısını bir şekilde anlamaya başladığımı yansıtır.
Dolayısıyla 80 yaşında hala devam ediyor olacağım. 90 yaşında umarım bir şeyler gizemine ererim. 100 yaşında kesinlikle harika bir aşamaya ulaşmış olacağım ve 110 olduğumda noktasıyla satırıyla yaptığım her şey yaşamla dolu olacak. Sonraki sayfalarda New York Times'ın Camille Sevigny'in sanatçılarına yaptığı röportajlardan en ilham verici olanları derledik. Onlardan bazıları hala yaşıyor. Hiçbiri emekli olmadı ve hala tutkularının peşindeler. Net bir amacınız olduğunda kimsenin sizi durduramayacağını gösteriyorlar. Son nefeslerine kadar tutkularının peşinden gitmeyi planlıyorlar. 86 yaşında hala çalışan aktör Christopher Plummer, birçok meslektaşının da içten içe dilediği gizli arzusunu dile getirir. Sahnede düşüp ölmek istiyoruz. Bu hoş bir tiyatral gidiş olurdu. Modern Japon mangasının babası Osamu Tezuka da bu hissi paylaşmıştır. 1989'da ölmeden önceki son sözleri son çizgi filmini çekerken lütfen bırakın çalışayım olmuştur. 86 yaşındaki film yapımcısı Frederick Wiseman bir Paris gezisinde çalışmayı sevdiğini, o yüzden bu kadar yoğun olduğunu duyurmuştu. Herkes ağrılarından ve acılarından falan şikayet ediyor ama arkadaşlarım ya ölü ya da hala çalışıyor demiştir. 100. yaşına yeni giren ressam Carmen Herrera 89 yaşında ilk tablosunu satmıştı. Bugün çalışması Tate Modern ve Museum of Modern Art'ın kalıcı koleksiyonlarındandır. Geleceği nasıl gördüğü sorulduğunda her zaman bir sonraki şeyi bitirmeyi bekliyorum. Absürt olduğunu biliyorum. Gün gün ilerliyorum cevabını vermiştir. Öğrenmeyi hiç bırakmamak. Yaşlanabilir ve fiziksel olarak titreyebilirsin. Damarlarındaki bozulmaları dinlemek için gece uyanık kalabilir, tek aşkını özleyebilirsin. Dünyanın kötücül deliler tarafından harap edildiğini görebilir ya da onurunuzun zihnin alt kanallarında boğulduğunu fark edebilirsin. Öyleyken bile tek bir şey geçerlidir: öğrenmek. Dünyanın neden sallandığını ya da onu neyin salladığını öğren. Zihnin asla yorulmadığı, uzaklaşmadığı, işkence edilemediği, korkmadığı ya da şüphe duymadığı ve pişman olmayı hiç hayal etmediği tek şey öğrenmektir. White, The One Cent Feature King. Doğa bilimci ve yazar Edward Wilson şunu ileri sürer: büyük soruları düşünenlere katılacak kadar deneyimli olduğumu hissediyorum. Yaklaşık 10 yıl önce ne olduğumuz, nereden geldiğimiz ve nereye gittiğimiz konusunda okumaya ve daha geniş düşünmeye başlayınca bunu çok az kişinin yaptığına şaşırdım. 92 yaşında 2015'te vefat eden sanatçı Ellsworth Kelly, becerilerimizi yaşla beraber kaybettiğimiz fikrinin kısmen bir efsane olduğunu, çünkü gözlem için daha büyük bir netlik ve kapasite geliştirdiğimizi ileri sürmüştür. Yaşla birlikte daha fazlasını görürsünüz. Her gün yeni şeyler görmeye devam ediyorum. Bu yüzden yeni tablolarım var. 86 yaşındaki mimar Frank Gehry, bazı binaların işe alındığınız tarihten bitirinceye kadar 7 yıl sürdüğünü hatırlatır. Zaman açısından bu sabır gerektiren bir gerçektir. Guggenheim Museum Bilbao'nun mimarı anın nasıl yaşanacağını biliyor. Bulunduğunuz zamanda kalın, geçmişe gitmeyin. İçinde bulunduğunuz zamanla bağlantılı olursanız gözleriniz ve kulaklarınız açık olur. Gazete okur, nerede olduğunuza bakar, her şey hakkında meraklı olursanız zamana ayak uydurursunuz. Japonya'da uzun ömürlülük. Nüfus idaresinin sağlam çalışmasından dolayı tasdikli bilgiye göre en uzun ömürlü insanlar Amerika'da bulunur. Ancak başka ülkelerin uzak köylerinde yaşayan pek çok asırlık insan vardır. Kırsal kesimde huzurlu bir yaşam geçiren insanların 100 yılı devirmesi yaygındır. Uzun ömürlülerin uluslararası yıldızı şüphesiz Japonya'dır. Dünyadaki en yüksek yaşam ömrüne sahip insanlar burada yaşar. Japon ömrünün uzunluğu kültürlerine sıkı sıkıya bağlı olmalarına dayanmaktadır. Ayrıca daha sonra detaylı olarak ele alacağımız sağlıklı beslenmelerine ve sağlık sistemleri sayesinde düzenli kontrol yaptırarak hastalıkları önlemelerine de bağlıdır. Japon halkının toplum algısı ve sonuna kadar faal kalma çabası uzun yaşamalarındaki anahtar unsurlardır. Çalışmak zorunda değilken bile meşgul olmak istiyorsanız ufkunuzda bir ikigai'niz, yaşamınız boyunca size rehberlik eden bir amacınız olmalı. Toplum ve kendiniz için bir şeyleri güzel ve kullanışlı kılmak için kendinizi motive etmelisiniz.
6. Bölüm. Japonya'nın asırlık isimlerinden öğütler. Mutluluk ve uzun yaşamla ilgili gelenek ve özdeyişler. Ogimi'ye gitmek için Tokyo'dan Okinawa'nın başkenti Naha'ya neredeyse 3 saat uçtuk. Birkaç ay öncesinde uzun yaşayanların köyü olarak bilinen yerin belediye meclisiyle temasa geçerek seyahatimizin amacını ve topluluğun en yaşlı üyeleriyle röportaj yapma isteğimizi bildirdik. Sayısız konuşmalardan sonra nihayet istediğimiz yardımı aldık ve kasabanın hemen dışındaki bir evi kiralayabildik. Bu projeye başladıktan 1 yıl sonra kendimizi dünyadaki en uzun ömürlü insanların arasında bulduk. Zaman orada durmuş gibiydi. Sanki tüm kasaba asla sona ermeyecek bir an yaşıyordu. Ogimi'ye varış. Naha'ya varıp 2 saat daha karayolculuğu yaptıktan sonra nihayet trafikle ilgili kaygı duymayı bırakabildik. Solumuzda deniz ve uzun boş bir plaj vardı. Sağımızda ise Okinawa'nın balta girmemiş yağmbarı ormanları bulunuyordu. Rot 58 numaralı yoldan Nagoya geçtikten sonra Okinawa'nın gururu Orion birasının yapıldığı Ogimi'ye uzanan sahil yoluna girdik. Sokakla dağın eteği arasındaki dar kıyı şeridinde arada bir karşımıza birkaç küçük ev ve mağaza çıktı. Ogimi Belediyesi'ne girerken oraya buraya dağılmış küçük ev kümelerini geçtik ve kasabanın gerçekten bir merkezi varmış gibi görünmüyordu. Navigasyonumuz nihayet bir varış noktasına getirdi. Refahı Destekleme ve Geliştirme Merkezi. Hemen otobanın başlangıcında gösterişsiz bir bina bulunuyordu. Taira isimli bir adamın bizi beklediği arka kapıdan girdik. Yanında kendini Yuki olarak tanıtan neşeli minyon bir kadın vardı. Başka 2 kadın hemen masalarından kalkıp bize konferans odasını gösterdiler. Bize bir fincan yeşil çay ve birkaç shikuvasa getirdiler. Daha sonra ele alacağımız bu küçük narenciye meyvesinin zengin bir besleyici içeriği var. Tara resmi takım elbisesiyle karşımızda oturdu ve büyük bir ajanda ve 3 halkalı klasör çıkardı. Yuki de onun yanına oturdu. Klasörde yaşa kulübe yani Maoi'ye göre sıralanmış kasaba sakinlerinin bir listesi vardı. Taira birbirlerine yardım eden bu insan gruplarının Ogimi'nin özelliği olduğunu belirtti. Moai somut bir amaca göre örgütlenmiyor. Daha çok bir aile gibi çalışıyor. Taira ayrıca Ogimi'de birçok işin paradan çok gönüllülük esasıyla yürütüldüğünü anlattı. Herkes birlikte çalışmayı önerince yerel hükümette görev vermeyle ilgileniyor. Böylece herkes faydalı olabiliyor ve topluluğun bir parçası gibi hissediyor. Ogimi takım adalarının en büyük adasının en kuzeyindeki noktada yer alan Cape Hedo'dan önce geliyor. Ogimi dağlarından tüm kasabaya yukarıdan bakabiliyoruz. Neredeyse her şey yağmur ormanlarının yeşilinde, yaklaşık 3200 sakinin nereye saklandığını merak ediyorsunuz. Görebildiğimiz evler denize yakın ya da tali yollardan erişilebilir küçük vadilerde, küçük kümeler halinde bulunuyor. Komün hayatı. Ogimi'nin sadece birkaç restoranı var. Onlardan birine davet edildik ama oraya vardığımızda var olan 3 masanın çoktan rezerve edildiğini gördük. Yuki arabasına geri dönerken sıkıntı değil. Churauimi'ye gideriz, orası hiç dolu olmaz dedi. 88 yaşında hala araba kullanıyordu ve bununla büyük gurur duyuyordu. Yardımcı pilotu 99 yaşındaydı ve o da günü bizimle geçirmeye karar vermişti. Asfalttan çok toprak olan otobanda onlara yetişmek için hızlı sürmek zorunda kaldık. Nihayet ormanın diğer ucuna varınca bir şeyler yemek üzere yer bulduk. Yuki aslında restoranda yemem dedi. Yediğim her şey neredeyse kendi bahçemdendir. Ve balığımı da Tanaka'dan alırım. O da benim en iyi arkadaşımdır. Restoran deniz kenarındaydı ve Star Wars'taki Tatooine gezegeninden bir yere benziyordu. Restoran kasabada yetişen organik sebzelerle hazırlanmış yavaş gıda slow food sunmaktan o kadar gururluydu ki bunu menüye büyük harflerle yazmışlardı. Yuki, yemek gerçekten önemsiz bir şey diye devam etti. Dışa dönük ve oldukça hoş biriydi. Yerel hükümet tarafından işletilen birkaç derneğin idarecisi olduğunu vurgulamaktan hoşlanıyordu. Yemeğin ardından tatlıdan ufacık bir ısırık alırken, "Yiyerek daha uzun yaşayamazsın" dedi. "İşin sırrı gülümsemek ve iyi zaman geçirmektir." Ogimi'de bar yok, sadece birkaç restoran var. İnsanlar şehir kulüplerinde bir araya gelerek zengin bir sosyal yaşamın tadını çıkarıyor. Kasabada 17 mahalleye bölünmüş.
Her birinin bir başkanı ve kültür, festival, sosyal aktiviteler ve uzun ömürlülük gibi şeylerden sorumlu olan insanları var. Buranın sakinleri son kategoriyi çok önemsiyor. 17 mahalleden birinin toplum merkezine davet edildik. Kasabanın simgesel ruhları, Bunagayaların evi, Yamboru Ormanı dağlarından birinin hemen yakınındaki eski bir binaydı. Yamboru Ormanı'nın Bunagaya ruhları. Bunagayalar, Ogimi ve onu çevreleyen kasabaların yakınındaki Yamboru Ormanı'nda ikamet eden sihirli yaratıklardır. Uzun kızıl saçlı çocuklar olarak görünürler. Ormanın gajumaru yani banyan ağaçlarında saklanmayı ve plajda balık tutmayı severler. Okinawa'nın birçok hikayesi ve fabulları Bunaya ruhları ile ilgilidir. Haylaz ve şakacıdırlar. Ne yapacakları bilinmez. Yerliler Bunagayaların dağları, nehirleri, denizleri, ağaçları, toprağı, rüzgarı ve hayvanları sevdiğini ve onlarla arkadaş olmak isterseniz doğaya saygınızı göstermeniz gerektiğini söylerler. Bir doğum günü partisi. Mahallenin kulübüne vardığımızda aramızda en genç kişi 83 yaşında diye gururlu bir iddiada bulunan yaklaşık 20 kişi tarafından karşılandık. Büyük bir masada hem yeşil çay içip hem röportajlarımızı yaptık. İşimiz bitince bir etkinlik alanına götürüldük. Burada grubun 3 üyesinin doğum gününü kutladık. Bir kadın 99 yaşına girerken diğeri 94 yaşına giriyordu ve genç bir adam 89'una henüz basmıştı. Birkaç şarkı söyledik ve doğum günlerini İngilizce olarak da kutladık. 99 yaşına basan kadın mumları söndürdü ve partisine geldikleri için herkese teşekkür etti. Ev yapımı Shikuwasa pastası yedik ve 20'li yaşlardaki birinin doğum günüymüş gibi dans edip kutlama yaptık. Bu köyde geçirdiğimiz hafta boyunca katıldığımız ilk partiydi ama son olmadı. Ayrıca bizden daha iyi söyleyen bir grup büyükle karaoke'de yaptık ve yerel müzik grubunun dansçılarının dağ dibindeki yemek standlarının olduğunu geleneksel bir festivale katıldık. Her günü birlikte kutla. Kutlamalar Ogimi'deki yaşamın önemli bir parçası gibi görünüyor. Okinawa'nın yaşça büyük sakinleri arasında en popüler sporlardan biri olan Gateball oyununu izlemeye çağrıldık. Tokmak gibi bir sopayla topa vurmak gerekiyor. Her yerde oynanabilen ve çok da etkili olmayan bir spor. Hareket etmek ve grupça eğlenmek için iyi bir neden. Kasaba sakinleri bölgede yarışlar düzenliyor ve katılım için bir yaş sınırı yok. Her hafta oyuna katıldık ve 104 yaşına yeni giren bir kadına yenildik. Önce herkes güldü, sonra yüzümüzdeki yenik bakışı görünce kahkaha koptu. Topluluk olarak oyun oynama ve kutlama yapmak kadar maneviyat da köy sakinlerinin mutluluğu açısından gereklidir. Okinawa'nın tanrıları. Okinawa'daki temel din Ryukyu Shinto olarak bilinir. Ryukyu, Okinawa takım adasının orijinal ismidir ve Shinto tanrıların yolu anlamına gelir. Ryukyu Shinto, Çintoizmi, Konfüçyüsçülüğü, Budizmi ve Şintoizmi şamanik ve animistik unsurlarla harmanlar. Bu kadim inanca göre dünya sonsuz sayıdaki ruhlarla doludur. Birkaç türe ayrılır. Ev, orman, ağaç ve dağ ruhları. Törenler ve festivallerle ve ibadet yerlerini kutsayarak bu ruhların gönlünü almak önemlidir. Ogimi'de bir şelalenin yanında tütsü ve bozuk paranın adandığı küçük ve açık bir hava tapınağı olan Uganju ile ruhların bir araya geldiği düşünülen insanların dua ettiği taş koleksiyonu Utaki'yi ziyaret ettik. Okinawa'nın dini uygulamalarında kadınların erkeklere göre ruhani bir üstünlüğü vardır. Halbuki Japonya'nın geri kalanı için geleneksel Şintoizm bu gerçeğin tersidir. Yuta, geleneksel ayinlerde ruhlar alemiyle temas kurması için topluluk tarafından medyum olarak seçilmiş kadındır. Kadim tapınma, Okinawa'da ve Japonya genelinde bir başka önemli ruhani özelliktir. Her neslin ilk doğanın evinde genellikle butsudan yani küçük bir sunak bulunur ve aile bu sayede dua eder ve atalarına adak adar. Mabui. Herkesin bir özü vardır. Bu öze Mabui denir. Mabui ruhumuz ve yaşam kaynağımızdır. Ölümsüzdür ve bizi biz yapar. Bazen ölen birinin Mabui'si canlı bir kişinin bedeninde kapana kısılır. Bu durumda merhumun
Mabuisini serbest bırakmak için bir ayırtma ritüeli gerekir. Bu durum genellikle kişi aniden öldüğünde olur. Özellikle genç yaştaysa ve Mabuisi ölüler alemine gitmek istemezse. Bu Mabui fiziksel temasla kişiden kişiye geçer. Kız torununa yüzük bırakan bir büyükanne Mabuisi'nin bir kısmını ona aktarmış olur. Fotoğraflar da insanlar arasında Mabui geçişi için bir araç olabilir. Daha yaşlı, daha genç. Geriye dönüp bakınca Ogimi'deki günlerimiz yoğun ama rahatlatıcıydı. Yani her zaman önemli işlerle meşgul ama yakından bakınca her şeyi sakinlikle yapan yerellerin yaşam tarzlarına yakın bir şekilde geçmişti. Onlar her zaman ikigai'lerinin peşindeler ama asla acele etmiyorlar. Sadece mutlu bir şekilde meşgul görünmekle kalmıyorlar. Aynı zamanda 200 yıl önce Washington Burnap'ın belirttiği gibi mutluluğun diğer prensiplerini de takip ediyorlar. Yaşamdaki mutluluğun ana şartları yapacak bir şey, sevecek biri ve mutlu edecek bir şey. Son günümüzde hediyelik eşya almak için kasabanın diğer ucundaki küçük bir markete gittik. Orada sadece yerel sebzeler, yeşil çay ve Yambar ormanlarındaki saklı bir kaynaktan çıkarılan uzun ömür suyu etiketli su şişeleriyle birlikte Shikuvasa suyu satılıyordu. Birkaç şişe uzun ömür suyu aldık ve denize yukarıdan bakıp sihirli bir iksir olduğunu vaat eden bu küçük şişelerin bize sağlıklı ve uzun bir yaşam getirmesini ve kendi ikigai'mizi bulmamıza yardım etmesini umarak içtik. Sonra fotoğrafını çekmek üzere bir Bunagaya heykelinin yanına gittik ve üzerindeki yazıyı okuduk. En uzun ömürlü insanların yaşadığı kasabadan bir bildirge. 80 yaşında hala bir çocuğum. Seni 90'da görmeye geldiğimde 100 yaşında olana kadar bekle. Ne kadar yaşlıysak o kadar güçlüyüz. Yaşlanmak çocuklarımıza yük olmak değildir. Uzun yaşam ve sağlık arıyorsan köyümüze hoş geldin. Burada doğayla kutsanacaksın ve uzun yaşamın sırlarını birlikte keşfedeceğiz. 23 Nisan 1993. Ogimi Büyükler Halk Kulübü Federasyonu. Röportajlar. Haftanın geri kalanında toplamda 100 tane röportaj yaptık. Topluluğun en yaşlı üyelerine hayat felsefelerini, ikigai'lerini ve uzun ömürlerinin sırrını sorduk. Küçük bir belgeselde kullanmak üzere 2 kamerayla bu konuşmaları kayda aldık. Bu bölümler özellikle anlamlı ve ilham verici ifadeleri ekledik. 1. Endişelenmeyin. Uzun ömrün sırrı endişelenmemektir. Yüreğinizi genç tutmak, yaşlanmasına izin vermemektir. Kalbinizi yüzünüzde hoş bir gülümsemeyle insanlara açın. Gülümser ve kalbinizi açarsanız torunlarınız ve herkes sizi görmek ister. Kaygıdan uzaklaşmanın en iyi yolu, yola çıkıp insanlara merhaba demektir. Bunu her gün yaparım. Merhaba ve sonra görüşürüz deyip eve geçer, sebze bahçemle ilgilenirim. Öğleden sonra arkadaşlarımla vakit geçiririm. Burada herkes birbiriyle iyi geçinir. Sorun yaratmamaya çalışırız. Önemli olan tek şey birlikte zaman geçirmek ve eğlenmektir. 2. İyi alışkanlıklar edinin. Her sabah 6'da uyanıp sebzelerimi yetiştirdiğim bahçeme bakmak için sevinçle perdelerimi açarım. Domateslerimi, mandalinalarımı falan kontrol etmek için hemen dışarı çıkarım. Onları görmeyi seviyorum, beni rahatlatıyorlar. Bahçede 1 saat geçirdikten sonra içeri girip kahvaltımı yaparım. Kendi sebzelerimi yetiştirir ve pişiririm. Bu benim ikigai'm. Yaşlılıkta zinde olmanın sırrı parmaklarınızdadır. Parmaklarınızdan beyninize ve beyninizden parmaklarınıza. Parmaklarınızı meşgul ederseniz bir yüzyıl görürsünüz. Her gün saat 4'te kalkarım. Alarmımı o saate kurarım. 1 fincan kahve içerim ve kollarımı kaldırarak biraz egzersiz yaparım. Bu bana günün geri kalanı için enerji verir. Her şeyden biraz yerim. Sanırım işin sırrı bu. Yemekte çeşitlilikten hoşlanırım. Böyle daha iyi lezzet verdiğini düşünüyorum. Çalışmak. Eğer çalışmazsanız bedeniniz çöker. Uyandığımda Butsudana gider ve tütsü yakarım. Atalarınızı aklınızdan çıkarmamalısınız. Bu her sabah yaptığım ilk şey. Her gün aynı saatte erkenden kalkarım ve sabahımı sebze bahçesinde geçiririm. Haftada bir arkadaşlarımla dansa giderim. Her gün egzersiz yaparım ve her sabah biraz yürüyüşe çıkarım. Uyandığım anda Taiso egzersizlerini yaparım. Sebze yiyerek daha uzun yaşarsınız.
Uzun zaman yaşamak için yapmanız gereken 3 şey var. Sağlıklı kalmak için egzersiz yapmak, iyi beslenmek ve insanlarla zaman geçirmek. 3. Arkadaşlıklarınızı her gün besleyin. Arkadaşlarımla bir araya gelmek en önemli ikigayimdir. Hepimiz burada bir araya gelir konuşuruz. Bu çok önemli. Arkadaşlarımı yarın burada göreceğimi bilirim. Bu benim hayatta en sevdiğim şeylerden biri. Temel hobim arkadaşlarımla ve komşularımla bir araya gelmek. Sevdiğiniz insanlarla her gün konuşmak, işte uzun yaşamın sırrı bu. Okula giden çocuklara merhaba ve sonra görüşürüz derim ve arabayla yanımdan geçen herkes el sallar. Güvenli sürüşler derim. Saat 7:20 ile 8:15 arası tüm zamanımı dışarıda insanlara merhaba diyerek geçiririm. Herkes gidince içeri girerim. Komşularımla laflamak ve çay içmek hayattaki en iyi şey ve birlikte şarkı söylemek. Her sabah saat 5'te kalkar, evi öylece bırakıp deniz kenarına yürürüm. Sonra bir arkadaşın evine giderim ve birlikte çay içeriz. İşte uzun ömrün sırrı. İnsanlarla iyi geçinmek ve bir yerlere gitmek. 4. Acele etmeden yaşayın. Uzun ömrümün sırrı her zaman kendime ağır ol ve rahatla demektir. Acele etmezseniz daha çok uzun yaşarsınız. Hasırdan bir şeyler yapıyorum. Bu benim ikigayım. Uyandığımda ilk yaptığım şey dua etmek. Sonra egzersizlerimi ve kahvaltımı yaparım. Saat 7'de sakin bir şekilde hasırımı yapmaya başlarım. Saat 5'te yorulunca arkadaşlarımı ziyarete giderim. Her gün birçok farklı şey yaparım. Sürekli meşgul kalırım ama canım burnuma gelmeden her seferinde tek bir iş yaparım. Uzun yaşamın sırrı erken yatmak, erken uyanmak ve yürüyüşe çıkmak, huzurlu bir şekilde yaşamak ve küçük şeylerin tadını çıkarmak, arkadaşlarla iyi geçinmek, ilkbahar yaz, sonbahar kış, mutlulukla her mevsimin tadını çıkarmak. 5. İyimser olun. Her gün kendime bugün sağlıklı ve enerji dolu geçecek derim. 98 yaşındayım ama kendimi genç olarak görüyorum. Hala yapacak çok şeyim var. Kahkaha, kahkaha en güzel şey. Nereye gitsem kahkaha atarım. 100 yaşında olmak için yaşayacağım. Tabii ki bu benim için büyük bir motivasyon. Torunlarınızla dans etmek ve şarkı söylemek hayattaki en iyi şey. Burada doğduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bunun için her gün şükrediyorum. Ogimi'de hayatta en önemli şey gülümsemeye devam etmektir. Köyün bana verdiklerine karşılık ben de gönüllü çalışıyorum. Mesela arabamı arkadaşları hastaneye götürmek için kullanıyorum. Bunun bir sırrı yok. İşin püf noktası sadece yaşamak. Ogimi yaşam tarzının anahtarları. Röportaj yaptığımız herkesin bir sebze bahçesi var ve çoğunun ayrıca çay, mango, shikuasa tarlası var. Her biri aile gibi ilgilenildiğini hissettikleri bir tür mahalle derneğine bağlılar. Küçük şeyleri bile kutluyorlar. Müzik, şarkı ve dans günlük yaşamın ritüelleri. Hayatta bir ya da birkaç tane amaçları var, ikigaileri var. Ama aşırı ciddiye almıyorlar. Rahatlar ve yaptıkları her şeye tutkuyla bağlılar. Gelenekleriyle ve yerel kültürleriyle çok gurur duyuyorlar. Ne kadar önemsiz görünse de görünsün, yaptıkları her şeyde tutkulular. Yerlilerin insanlar arasındaki bağı kabul ettikleri güçlü bir yuimuaru duygusu var. Tarlalarda çalışmaktan şeker kamışı hasadı ya da pirinç ekme gibi ev inşa etmeye belediye projelerine kadar her şeyde birbirlerine yardım ediyorlar. Kasabadaki son gecemizde bize akşam yemeğinde eşlik eden arkadaşımız Miyagi, tüm arkadaşlarının yardımıyla yeni bir ev inşa ettiklerini ve bir dahaki ziyaretimizde orada kalabileceğimizi söyledi. Her zaman meşguller ama kendilerini rahatlatacak işlerle meşgul oluyorlar. Bir bankta öylece hiçbir şey yapmadan oturan bir tane büyük baba görmedik. Karaoke yapmak, komşuları ziyaret etmek ya da gateball oynamak için sürekli bir yerlere gidip geliyorlar. 7. Bölüm Ikigai Perhizi. Dünyadaki en uzun ömürlü insanların yeme içme alışkanlıkları. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Japonlar dünyanın en uzun ömürlü insanları. Erkeklerde 85 yıl, kadınlarda 87,5 yıl. Ayrıca Japonya dünyadaki en yüksek yaş oranına da sahip.
2016 yılının Eylül ayında alınan sonuçlara göre 1 milyon insan arasında 100 yaşını geçmiş 520'den fazla insan var. Japonya Okinawa vilayeti, İsveç ve Amerika'daki yaşam ömrünü karşılaştıran bu grafik, Japonya genelinde yaşam ömrünün yüksek olduğunu ama Okinawa'nın ulusal ortalamayı aştığını göstermektedir. Okinawa, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan en çok etkilenen yerlerinden birisidir. Sadece savaş alanındaki çatışmalar değil, aynı zamanda savaş sona erdiğinde kaynakların da eksikliğinden 1940'larla 50'ler arasında ortalama yaş ömrü pek yüksek değildi. Ancak Okinawalılar yıkımdan sonra kendilerini topladılar. Ülkenin en uzun ömürlü insanları oldular. Japonların uzun yaşam sırları nelerdir? Okinawa'yı yaşam ömrü koşullarında en iyinin iyisi yapan ne? Uzmanlar tek bir şeye işaret ediyor. Okinawa, Japonya'nın treni olmayan tek ili. Sakinleri araba kullanmadıkları zaman ya yürümek ya da bisiklet kullanmak zorunda. Ayrıca Japon hükümetinin günde 10 gram tuzdan daha az yeme tavsiyesini takip edebilmiş tek il. Okinawa'nın mucizevi beslenme şekli. Japonya'da kalp damar hastalığından ölen oranının en düşük olduğu yer Okinawa'dır. Beslenmenin bununla çok alakası var. Dünya çapında beslenme panellerinde Okinawa diyetinin sık sık ele alınması tesadüf değildir. Okinawa'da beslenme ile ilgili en somut ve geniş çapta alınan veri 700'den fazla bilimsel makale yazan ve 1970'ten beri Okinawa'da yaşayan Ryukyu Üniversitesi kardiyoloğu Makoto Suzuki tarafından yapılmıştır. Bradley Wilkes ve Craig Wilkes, Makoto Suzuki'nin araştırma ekibine katıldı ve konunun kutsal kitabı olarak görülen bir kitap yayınladılar. Okinawa Programı. Aşağıdaki sonuçlara ulaştılar. Yerliler geniş çeşitlilikte yiyecekler yiyor, özellikle sebze. İşin anahtarı çeşitlilik gibi görünüyor. Okinawa'daki asırlıklarla ilgili bir çalışma, baharatlar da dahil düzenli olarak 206 farklı yiyecek tükettiklerini gösteriyor. Her gün ortalama 18 farklı yiyecek tüketiyorlar. Fast food kültüründeki besin kısıtlılığına bakınca çarpıcı bir sayı. Her gün en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketiyorlar. Her gün en az 7 çeşit sebze ve meyve tüketiyorlar. Masada yeterli çeşidin olup olmadığını anlamanın en kolay yolu gökkuşağının oluştuğundan emin olmak. Kırmızı biberler, havuçlar, ıspanaklar, karnabaharlar ve patlıcanlardan oluşan bir masa harika bir renk ve çeşitlilik sunar. Sebzeler, patatesler, baklagiller ve tofu gibi soya ürünleri Okinawa diyetinin başlıca mahsulleridir. Günlük kalorilerin %30'undan fazlası sebzelerden gelir. Tahıllar diyetlerinin temelidir. Japon halkı bazen erişte de ekleyerek her gün beyaz pirinç yer. Pirinç Okinawa'da da temel besindir. Nadiren şeker yerler. Yedikleri takdirde şeker kamışından üretilenleri tercih ederler. Ogimi'ye giderken her sabah birkaç şeker kamışı tarlasından geçerdik ve Nakijin kalesinde bir bardak şeker kamışı suyu içerdik. Meyve satan bir tezgahın yanında şeker kamışının kanser önleyici faydalarını anlatan bir yazı vardı. Bu temel beslenme prensiplerine ek olarak Okinawalılar haftada ortalama 3 kez balık yerler. Japonya'daki diğer yerlerin tersine en sık tüketilen et domuzdur. Ancak haftada 1 ya da 2 kez yerler. Makoto Suzuki'nin yazdığı satırlarda anlatılmak istenen şudur. Okinawalılar Japon nüfusunun geri kalanına göre genelde 3 kat daha az şeker tüketir. Yani şeker ve çikolata beslenmelerinin çok az bir kısmını oluşturur. Ayrıca Japonya'nın geri kalanına göre yarı yarıya daha az tuz tüketirler. Günlüğü ortalama 12 gram olduğu düşünülürse sadece 7 gram tüketmiş olurlar. Daha az kalori tüketirler. Bu sayı Japonya'nın diğer yerlerinde günlük 2068 iken Okinawa'da 1785'tir. Aslında düşük kalori alımı mavi kuşakta yaygındır. Hara Hachibu. İlk bölümde bahsettiğimiz %80'lik kurala geri dönüyoruz. Japonca'da hara hachibu olarak bilinen bir kavram, yapması kolay. Neredeyse doyduğunuza ama biraz daha yiyebileceğiniz hissettiğinizde yemeği bırakın diyor. Hara hachibu kavramını uygulamaya başlamanın en kolay yolu tatlıyı es geçmektir ya da porsiyon miktarını azaltmaktır. Ana fikir yemeği bitirdiğinizde hala birazcık aç olmaktır. Bu yüzden Batı'ya göre Japonya'da porsiyonlar çok daha küçüktür. Yemek iştah açıcılar ana yemek ve tatlı olarak
servis edilmez. Her şeyin tek seferde küçük tabaklarda sunulması çok daha yaygındır. Bir tane pilav, bir tane sebzeli yemek, bir tane kase miso çorbası ve atıştırmalık bir şey. Bir sürü küçük tabakta yemek servis etmek aşırı yemekten kaçınmayı kolaylaştırır. Daha önce bahsettiğimiz yemek çeşitliliğine de olanak tanır. Hara Hachi bu atalardan gelen bir uygulamadır. Zen Budizmi hakkında 20. yüzyılda yazılmış Zazen Yujinke adlı kitap, o anda ne yemek istiyorsanız düşündüğünüzün 2/3 kadarını yemenizi tavsiye eder. Kişinin isteyebileceğinden daha az yemesi doğudaki tüm Budist tapınakları arasında yaygındır. Belki Budizm kalori alımının kısıtlanmasının faydalarını 900 yıl önce fark etmişti. Yani daha uzun yaşamak için daha az yemek mi? Çok az insan bu fikri sorgulayacaktır. Tabii ki kötü beslenmemek kaydıyla ihtiyacımızdan daha az kalori almak ömrü uzatıyor gibi görünüyor. Daha az kalori tüketerek sağlıklı kalmanın önemi yüksek besleyici değeri olan şeyleri tüketmektir. Özellikle süper gıdaları. Besleyici değeri olmayan kalorisi yüksek şeylerden de uzak durmak gerekir. Kalori sınırlaması hayatınıza yıl eklemenin en etkili yollarından biridir. Düzenli bir şekilde yeterli ya da aşırı miktarda kilo alınırsa beden uyuşur ve yıpranmaya başlar çünkü enerjisi büyük oranda sindirime harcar. Kalori sınırlamasını bir başka yararı da vücuttaki IGF-1 insülin benzeri büyüme faktörü seviyesinin azaltılmasıdır. IGF-1 yaşlanma sürecine önemli rol oynayan bir proteindir. Bu proteinin kanda fazla oluşu insanların ve hayvanların yaşlanma sebepleri arasında görülmektedir. Kalori sınırlamasının insanlarda yaşam süresini uzatıp uzatmadığı henüz bilinmese de bu veri yeterli beslenmeyle ortalama kalori sınırlamasının obeziteye, tip 2 diyabete, enflamasyona, yüksek tansiyona, kalp, damar hastalığına karşı güçlü bir koruyucu etkisinin olduğunu ve kanserle bağlantılı metabolik risk faktörlerini azalttığını göstermektedir. Günlük %80 kuralını uygulamaya alternatif olarak haftada 1 ya da 2 gün oruç tutulabilir. 5-2 beslenmesi haftada 2 gün oruç, 500 kaloriden daha az tüketmek şartıyla oruç tutmak ve diğer 5 gün normal bir şekilde yemek demektir. Bir sürü yararının arasında oruç tutmak sindirim sistemini temizler ve midenin dinlenmesini sağlar. Okinawalıların sofrasında bulunan 15 doğal antioksidan. Antioksidanlar, hücrelerdeki oksidasyon sürecini yavaşlatan, hasara sebep olan ve yaşlanmayı hızlandıran serbest radikalleri nötrleyen moleküllerdir. Mesela daha sonra detaylı bir şekilde ele alacağımız yeşil çaydaki antioksidan iyi bilinir. Antioksidan zengini olan ve bu bölgede neredeyse her gün yenen bu 15 gıda Okinawalıların dinç olmasının en önemli sebebi olarak görülür. Tofu, miso, ton balığı, havuç, goya, bizdeki kudret narı, kombu, kelp yosunu, lahana, nori, su yosunu, soğan, soya filizi, salatalığa benzer bir kabak, hechima, soya fasulyesi, tatlı patates, biber, yasemin çayı. Sanpincha, Okinawa'da egemen olan demleme. Okinawalılar daha çok sanpincha, yeşil çay ve yasemin çiçeklerini diğer çay türlerinden daha fazla tüketirler. Batıdaki en yakını genellikle Çin'den gelen yasemin çayı olacaktır. Okinawa Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden Hiroko Sho tarafından 1988'de yapılan çalışmada yasemin çayının kandaki kolesterol seviyesini düşürdüğü görülmüştür. Sanpincha Okinawa'da bir sürü farklı formda bulunabilir. Hatta otomatlardan bile alınabilir. Yeşil çayın zengin antioksidan içeriğine yaseminin yararları da eklenir. Bu durum kalp krizi riskini azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir, stresi azaltmaya yardımcı olur, kolesterolü düşürür. Okinawalılar her gün ortalama 3 fincan sanpincha içer. Aynı karışımı tam olarak batıda bulmak zor olabilir ama yasemin çayı içilebilir ya da bunun yerine yüksek kaliteli yeşil çay tüketebilirsiniz. Yeşil çayın sırları. Yeşil çay yüzyıllardır önemli tıp özelliklerine sahip olmasıyla bilinir. Son çalışmalar birçok yararını doğrulamış ve uzun ömürlü insanların sırrı bu gizemli bitkiye dayandırılmıştır.
1000 yıldır Çin'de tüketilen yeşil çay sadece birkaç yüzyıldır dünyanın geri kalanına ulaşmaktadır. Fermente edilmeden kurutulmasının sonucu olarak diğer çayların tersine kurutulduktan ve ufalandıktan sonra bile aktif bileşenlerini muhafaza eder. Sunduğu sağlık yararları: kolesterolü kontrol eder, kandaki şeker seviyelerini düşürür, dolaşımı artırır, C vitamini bakımından zengin olması sebebiyle gribe karşı korur. Florit içeriğiyle kemik sağlığını destekler. Bazı bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyucudur. Ultraviyole etkisine karşı koruyucudur. Temizleyici ve idrar söktürücü etkilere sahiptir. Yüksek polifenolelleriyle beyaz çay yaşlanmaya karşı daha etkili olabilir. Aslında dünyadaki en büyük antioksidan gücüne sahip doğal ürün olduğu düşünülür. Bir fincan beyaz çay, bir düzine portakal suyu ile neredeyse aynı etkiye sahiptir. Özetle her gün yeşil ya da beyaz çay içmek vücudumuzdaki serbest radikalleri azaltmaya yardımcı olur ve böylece gençliğimizi koruyabiliriz. Keskin shikuwasa. Shikuwasa, Okinawa'nın mükemmel turunçgiller meyvesidir ve ogimi tüm Japonya'nın en büyük üreticisidir. Shikuwasa o kadar asitlidir ki sulandırmadan içmek imkansızdır. Yeşil limonla mandalina arasında bir tadı vardır. Bu sebeple aynı aileden geldiği düşünülür. Shikuwasalar ayrıca yüksek nobiletin antioksidan zengini flavonoid içerir. Greyfurt, portakal, limon gibi tüm turunçgillerin nobiletini yüksektir. Ama Okinawa'daki shikuwasa nobiletin bakımından portakaldan 40 kat daha zengindir. Nobiletin tüketiminin damar sertliği, kanser, tip 2 diyabet ve genel olarak obeziteden koruduğu ispatlanmıştır. Shikuwasalar ayrıca C ve B vitaminleri, beta-karoten ve mineral içerir. Birçok geleneksel yemekte yemeğe tat katması için kullanılır ve sıkılarak meyve suyu yapılır. Araştırmamız esnasında kasabanın büyükanne ve büyükbabalarının doğum günü partilerinde shikuwasa pastası servis edilmişti. Batılılar için antioksidan listesi. İngiliz Daily Mirror'da 2010 yılında uzmanlar tarafından belirlenen yaşlanma karşıtı yiyecek listesi yayınlandı. Bu yiyecekler arasından halihazırda batıda bulunanlar şunlardır: yüksek su, mineral ve lif yoğunluğu açısından brokoli ve pazı gibi sebzeler. Tüm antioksidanları yağlarında olan somon, uskumru, ton balığı ve sardalya gibi yağlı balıklar. Vitamin bakımından son derece zengin olan ve vücuttaki toksinleri atmaya yardım eden turunçgiller, çilek ve kayısı gibi meyveler. Fitokimyasal antioksidanlar açısından zengin olan yaban mersini ve kurt üzümü, yani goji beri gibi meyveler. Vitamin ve antioksidan içeren enerji verici kuru meyveler. Enerji veren bol vitaminli yulaf ve buğday gibi tahıllar. Antioksidan etkisinin cilde yansıdığı zeytinyağı, aşırıya kaçmadan tüketildiğinde antioksidan etkisi olan ve kan damarlarını genişleten kırmızı şarap. Uzak durulması gereken yiyecekler, rafine edilmiş şeker ve hububat, işlemden geçmiş gıdalar, hazır yemekler, inek sütü ve bunların türevleridir. Bu beslenme düzenini takip etmek daha genç hissetmenize ve erken yaşta yaşlanma sürecini yavaşlatmanıza yardım edecektir. 8. Bölüm. Yumuşak hareketlerle daha uzun bir yaşam. Doğudan sağlığı ve uzun ömrü destekleyen egzersizler. Mavi kuşak üzerinde yapılan araştırmalar, en uzun yaşayan insanların çok fazla egzersiz yapmadıklarını ama çok hareketli olduklarını göstermiştir. Uzun yaşayanların köyü Ogimi'yi ziyaret ettiğimizde 80 ila 90 yaş ve yukarısının hala son derece aktif olduğunu fark ettik. Evde kalıp pencereden dışarı bakarak ya da gazete okuyarak zaman geçirmiyorlar. Ogimi'nin sakinleri çok yürüyor, komşularıyla karaoke yapıyor, sabah erken kalkıyor ve kahvaltılarını yapar yapmaz, hatta yapmadan doğruca dışarı çıkıp bahçelerini temizliyorlar. Spor salonuna gitmiyor ya da yoğun bir şekilde egzersiz yapmıyorlar ama günlük rutinlerinde hareket etmeyi hiç bırakmıyorlar. Sandalyenizden kalkmak çok kolay. Gavin Bradley 2015'te Washington Post'la yaptığı bir röportajda oturduktan 30 dakika sonra metabolizma %90 yavaşlar. Kötü yağ arterlerinizin kaslarınıza, yani yakılacakları yere hareket eden enzimler yavaşlar. Ve 2 saat sonra iyi kolesterol %20 düşer.
Bir 5 dakika kalkmak bir şeyleri yeniden başlatacaktır. Bu şeyler o kadar basittir ki neredeyse aptalca görünür der. Bradley konuyla ilgili önde gelen uzmanlardan birisidir ve sürekli oturmanın sağlığınız için ne kadar zararlı olduğu ile ilgili farkındalık geliştirmeye adanmış uluslararası bir organizasyonun yöneticisidir. Şehirde yaşıyorsak ve her gün doğal ve sağlıklı bir şekilde hareket etmekte zorlanabiliriz. Bu durumda yüzyıllardır vücuda iyi geldiği ispatlanmış egzersizlere yönelebiliriz. Beden, zihin ve ruhu dengeye sokacak doğu disiplinleri Batı'da da epey popüler olmuştur ama sağlıklı olmak için özellikle bu kökene sahip ülkelerde asırlardır yapılmaktadır. Kökeni Hindistan olsa da Japonya'da da çok popüler olan yoga ve Çin'in Qigong ile Tai Chi disiplinleri diğerlerine kıyasla beden ve zihin arasında uyum gerektirir. Bu nedenle kişi dünyaya güç, haz ve dinginlikle göğüs gerebilir. Bu disiplinler gençlik iksiri gibi övülmekte ve bilim de bu iddiayı desteklemektedir. Bu yumuşak egzersizler sağlık açısından olağanüstü derecede faydalıdır. Özellikle zinde kalmakta zorlanan daha yaşlı bireyler için son derece uygundur. Tai Chi, diğer şeylerin yarı sıra kemik erimesinin ve Parkinson hastalığının oluşumunu yavaşlatan, dolaşımı artıran, kas yapısını ve esnekliğini geliştiren bir disiplin olarak gösterilmektedir. Duygusal yararları da aynı derecede önemlidir. Stres ve depresyona karşı harika bir kalkandır. Her gün spor salonuna gitmenize ya da maraton koşmanıza gerek yok. Japon asırlıklarının bize gösterdiği gibi tüm yapmanız gereken gününüze hareket katmak. Doğu disiplinlerinden herhangi birini düzenli olarak uygulasanız bunu pekala yapmış olursunuz. Bunun yanı sıra hareket etmek sınırları iyice çizilmiş başka aşamalar ortaya çıkartarak daha da fayda sağlar. 4. bölümde gördüğünüz gibi net kuralları olan disiplinler akış için iyidir. Bu disiplinlerin hiçbirinden hoşlanmıyorsanız sevdiğiniz ve sizi hareket ettirecek herhangi bir uygulamayı seçmekte özgürsünüz. Sonraki sayfalarda sağlığı ve uzun ömrü destekleyen uygulamalardan birkaçına göz atacağız ama önce biraz aperatif. Güne başlamak için yapılan tek kişilik Japon egzersizi. Rajyo Taiosu. Sabahları yapılan bu ısınma hareketleri 2. Dünya Savaşı'nın öncesinden beri vardır. İsminin radyo yani radyo kısmı, talimatların radyo üzerinden iletilmesinden gelir. Ama günümüzde bir televizyon kanalından ya da internet üzerinden bir video ile hareketler yapılabilir. Radyo Taiosu yapmanın temel amaçlarından biri katılımcılar arasındaki birlik ruhunu desteklemektir. Egzersizler genellikle dersler başlamadan önce okullarda ve iş günü başlamadan önce iş yerlerinde her zaman grup olarak yapılır. İstatistikler Japonların %30'unun her sabah 5 dakika Radyo Taiosu yaptığını göstermektedir. Bu egzersiz Ogimi'de röportaj yaptığımız herkesin ortak özelliği. Ziyaret ettiğimiz bakım evlerinin sakinleri bile her gün en az 5 dakikalarını bunu yapmaya ayırmış. Hatta bazıları egzersizleri tekerlekli sandalyelerinde yapıyor. Biz de bugünlük aktivitelerine katıldık ve günün geri kalanını zinde geçirdik. Bu egzersizler grup olarak yapılacaksa bir spor sahası ya da büyük bir salon iyi olur ve genellikle hoparlör gerekir. Egzersizler hepsini ya da birkaçını yapma isteğine bağlı olarak 5 ya da 10 dakika sürer. Dinamik esnemeye ve eklem hareketliliğini artırmaya odaklanır. Kolları başın üzerine kaldırdıktan sonra dairesel bir hareketle aşağı doğru indirmek en bilindik Radyo Taiosu hareketidir. Vücudu uyandırmak için bir araç, yorgunluğu düşük ve mümkün olduğunca fazla eklemi çalıştırmaya odaklı kolay bir idmandır. Basit görünebilir ama modern yaşamlarımızda kollarımızı ve kulaklarımızın üzerine kaldırmadan günler geçiriyoruz. Bunu bir düşünün. Bilgisayar ve akıllı telefon kullanmak, kitap okumak için kollarımız sürekli aşağıda. Ellerimizi başımızın üzerine nadiren kaldırıyoruz. Hem de yalnızca mutfak dolabından ya da başka bir dolaptan bir şey almak istediğimiz zaman. Atalarımız ağaçlardan bir şeyler toplamak için sık sık ellerini başlarının üzerine kaldırırlardı. Yoga. Batı'da olduğu gibi Japonya'da da popüler olan yoga neredeyse herkes tarafından yapılabilir. Bazı duruşları hamile kadınlara ve fiziksel yetersizlikleri olan uygulayıcılara göre adapte edilmiştir. Yoga Hindistan'dan gelir. Zihinsel ve fiziksel parçalarımızı birleştirmek için 1000 yıl önce geliştirilmiştir. Yoga kelimesi Sanskritçe yoke yani
koşum hayvanlarını birbirine ve çektikleri arabaya bağlayan orta parça anlamına gelir. Yoga da bedeni ve zihni aynı şekilde bağlamaya çabalar. Çevremizdeki dünya ile uyumlu, sağlıklı bir yaşam biçimine yönlendirir. Yoga'nın temel hedefleri: doğaya, insan doğasına yakınlaştırma, zihinsel ve fiziksel arınma, bizi ilahi olana yaklaştırma. Yoga stilleri. Her stil benzer hedefe yönelik olsa da içinde bulundukları geleneklere ve metinlere göre çeşitlenen birçok yoga stili mevcuttur. Ustaların söylemine göre aralarındaki fark benliğimizin en iyi versiyonuna götüren yolda anlaşılır. Jnana Yoga. Bilgelik yogası disiplin ve zihinsel bir arayış için yapılır. Karma Yoga. Kişiye ya da bağlı bulunduğu topluma yarar sağlayacak eyleme, görevlere ve işlere odaklanır. Bhakti Yoga. İlahi olana adanmak ve teslim olmak için yapılır. Mantra Yoga. Rahatlama durumuna geçmek için mantra ezberlemeye odaklanır. Kundalini Yoga. Arzulanan zihinsel duruma ulaşmak için çeşitli adımları birleştirir. Raja Yoga. Kraliyet yolu olarak da bilinir. Kişinin kendisi ve diğerleriyle olan birliğini sağlamaya yönelik çeşitli adımları kapsar. Hatha Yoga. Batı'daki ve Japonya'daki en yaygın yoga formudur. Denge arayışında asanalar ya da duruşlarla tanımlanır. Güneş nasıl selamlanır? Güneşi selamlamak Hatha Yoga'nın en bilindik egzersizlerinden biridir. Bunu yapmak için aşağıdaki 12 temel hareketi izlemek zorundasınız. 1. Ayaklarınızı birleştirin, dik durun ama kaslarınızı gevşetin. Nefes verin. 2. Avuçlarınızı göğüs kafesinizin önünde birleştirin. Bu pozisyondayken nefes alın ve kollarınızı başınızın üzerine kaldırıp hafifçe geriye doğru esneyin. 3. Dizlerinizi bükmeden avuçlarınızla yere dokunana kadar öne eğilin, nefes verin. 4. Ayak uçlarınız yerde olacak şekilde bir bacağınızı geriye esnetin, nefes alın. 5. Nefesinizi tutarken diğer bacağınızı uzattığınız bacağın yanına getirin, bacaklarınız ve kollarınız düz olacak şekilde yükselin. 6. Nefes verirken kollarınızı bükün, dizlerinizi yere dayarken göğsünüzü yere değdirin ve sonra ileri uzanın. 7. Kollarınızı dikleştirin ve omurganızı geriye esnetin. Alt bedeniniz yerde olsun, nefes alın. 8. Elleriniz ve ayaklarınız yerde, kol ve bacaklar düz olsun. Vücudunuz baş aşağı V şekli oluşturana kadar kalçanızı kaldırın. Hareket esnasında nefes verin. 9. Öncesinde arkaya esnettiğiniz bacağınızı öne getirin ve bükün. Böylece diziniz ve ayağınız başınızın hizasında ve ellerinizin arasında olsun. Nefes alın. 10. Ayağınızı öne getirip bacaklarınızı düzleştirin. Bu esnada nefes verin. 3. duruştaki gibi ellerinizi yerde tutun. 11. Kollarınızı başınızın önüne getirip avuçlarınızı kavuşturun ve 2. duruşta yaptığınız gibi hafiften geriye doğru esneyip nefes verin. 12. Nefes alın, başlangıç pozisyonunuza geçip kollarınızı indirin. Güneşi selamladınız bile. Şimdi harika bir gün geçirmeye hazırsınız. Tai Chi. Tai Chi Chuan olarak da bilinir. Tai Chi, Budizm ve Konfüçyüs'e kadar yüzyıllarca geriye gidebilen Çin dövüş sanatıdır. Japonya'da çok popülerdir. Çin geleneğine göre Tao ustası ve dövüş sanatları uygulayıcısı Zhang Sanfen tarafından yaratılmıştır. Ancak 19. yüzyılda dünyanın geri kalanına Yang Lucien tarafından tanıtılmıştır. Tai Chi aslında bir neija yani içe dönük bir dövüş sanatıdır. Amacı kişisel gelişim sağlamaktır. Kendini korumaya odaklıdır. Düşmanlarını yenmek için çalışan insanlara mümkün olan en az güç ve çeviklikle dövüşmeyi öğretir. Aynı zamanda bedeni ve zihni iyileştirmenin bir aracı olarak görülen Tai Chi, daha çok sağlığı ve iç huzurunu güçlendirmek için kullanılırdı. Halkının daha aktif olmasını isteyen Çin hükümeti bunu bir egzersiz olarak teşvik etti ve herkesin erişebileceği sağlık ve refah kaynağı olarak dövüş sanatlarıyla gerçek bağını kaybetti. Tai Chi stilleri. Farklı Tai Chi okulları ve türleri vardır. Aşağıdakiler en bilinenleridir.
Chen Tara, ağır ve tahrip edici hareketler arasında gidip gelir. Yang tarzı, tüm türlerin içinde en yaygın olanıdır. Yavaş ve akıcı hareketlerle nitelenir. Wu tarzı, küçük, ağır, üzerinde düşünülen hareketler kullanılır. Ho tarzı, içe dönük hareketler üzerine odaklanır. Neredeyse tümü mikroskobik dış hareketlerdir. Çin'de bile Tai Chi'nin en az üzerinde çalışılan türlerinden biridir. Tüm farklılıklarına rağmen bu tarzların hepsinin amacı aynıdır. Hareketsizlikle hareketi kontrol etmek, incelikle gücün üstesinden gelmek, ikinci olarak harekete geçmek ve birinci çıkmak, kendini ve rakibini tanımak. Tai Chi'nin 10 temel ilkesi. Usta Yang, Cheng Fu'ya göre doğru Tai Chi uygulamasında 10 temel ilke izlenir. 1. Başınızı taç kaldırır gibi yapın ve tüm enerjinizi oraya odaklayın. 2. Göğsünüzü sıkın ve alt bedeninizi gevşetmek için sırtınızı yay gibi gerin. 3. Belinizi rahatlatın ve bedeninize rehberlik etmesine izin verin. 4. Ağırlığınızı nasıl dengeleyeceğinizi bilerek ağırlık ve hafiflik arasında ayrım yapmayı öğrenin. 5. Kollarınızı rahat hareket ettirmek ve enerji akışını desteklemek için omuzlarınızı gevşetin. 6. Zihninizin bedenin gücü üzerindeki çevikliğini değerlendirin. 7. Üst ve alt bedeniniz bir bütün olana kadar uyum içinde hareket edin. 8. Zihninizi ve bedeninizi ve nefesinizi senkronize etmek için içsel ve dışsal olanı birleştirin. 9. Hareketinizin akışını bozmayın, akışkanlığı ve uyumu koruyun. 10. Harekette dinginliği arayın. Aktif bir beden zihni sakinleştirir. Bulutları taklit etmek. Tai Chi'de en iyi bilinen hareketlerden biri bulut ellerdir. Bu, elleri tıpkı bir bulut gibi hareket ettirerek yapılır. 1. Avuçlarınız aşağı dönükken kollarınızı öne uzatın. 2. Avuçlarınızı yüzünüze doğru döndürün, sanki bir ağaç gövdesini kucaklıyor gibi. 3. Kollarınızı yana açın. 4. Sol kolunuzu yukarı ve ortaya, sağ kolunuzu aşağı ve ortaya getirin. 5. Vücudunuzun önüne top şekli çizer gibi yapın. 6. Sol avucunuzu yüzünüze döndürün. 7. Ağırlığınızı sol ayağınıza verin ve kalçanızı yana döndürün. Bir yandan gözlerinizle el hareketlerinizi takip edin. 8. Sol elinizi belinize ve sağ elinizi yüzünüzün önüne getirin. 9. Ağırlığınızı sağ ayağınıza verin. 10. Sağınıza dönün, tüm zaman boyunca kalkık olan sağ elinize bakın. 11. Bu hareketi akıcı bir şekilde tekrarlayın, ağırlığınızı bir ayağınızdan diğerine vererek ellerinizi yeniden yerleştirin. 12. Kollarınızı yine önünüze doğru uzatın ve yavaşça aşağı indirerek başlangıç pozisyonuna dönün. Qigong. Qi Kung olarak da bilinir. Adı Qi, yaşam gücü ya da enerjisi ile Gong, çalışma kelimelerinin birleşimidir. Bireyin yaşam gücüyle çalışma biçimini gösterir. Nispeten modern olmakla birlikte özellikle bugünkü Qigong sanatı adı altında zihinsel ve fiziksel sağlığı geliştiren eski bir sanat olan Tao Yin'e dayanır. Uygulama 20. yüzyılın başında eğitim ve dövüş sanatları ile ilgili raporlarda görülmeye başlamış, 1930'lu yıllara gelindiğinde hastanelere kadar taşınmıştır. Çin hükümeti daha sonra Tai Chi'de olduğu gibi onu da popüler hale getirmiştir. Qigong, duran, oturan veya eğilmiş pozisyonda solunumu uyaran, statik ve dinamik fiziksel egzersizleri kapsar. Qigong'un birçok farklı stili vardır. Ancak hepsi Qi'yi güçlendirme ve yeniden üretme arayışındadır. Hareketleri genel olarak nazik olsa da uygulama yoğundur. Qigong'un yararları. Sayısız uluslararası bilimsel araştırmaya göre Qigong benzeri Tai Chi ve yoga'nın sağlık açısından önemli yararları vardır. San Francisco Qigong Enstitüsü'nden Dr. Kenneth Sancher'in
Qigong'un Medikal Uygulamaları adlı makalesinde gözlemlediği gibi bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış olanlar arasında şunlar göze çarpar. Beyin dalgalarının onarılması, dengeli seks hormonlarının geliştirilmesi, kalp krizine bağlı ölüm oranlarının düşürülmesi, yüksek tansiyon hastalarının tansiyonunun düşürülmesi, kemik yoğunluğu artışı, kan dolaşımının iyileştirilmesi, yaşlılığa bazı semptomların yavaşlatılması, bedensel fonksiyonların iyi dengelenmesi ve verimliliği, beyne kan akışı artışı, zihinsel ve fiziksel bağın güçlendirilmesi, gelişkin kalp fonksiyonu, kanser tedavilerinin ikincil etkilerinin azaltılması. Bu sanatın uygulanması bizi sadece formda tutmakla kalmaz, aynı zamanda yaşamlarımızı yapılandırmamıza da yardımcı olur. Qigong uygulama yöntemleri. Qigong'u doğru şekilde uygulamak için yaşam enerjimizin tüm bedenimize aktığını unutmamalıyız. Birçok kısmını nasıl düzenleyeceğimizi bilmeliyiz. Bedeni düzeltme. Doğru duruşu benimseyerek yere doğru bir şekilde basmak önemlidir. Nefesi düzeltme. Sakinleşene, sabitleşene ve huzurlu bir hale gelinceye kadar. Zihni düzeltme. En karmaşık kısmıdır ve zihni düşüncelerden arındırmayı ifade eder. Yaşam gücünü düzeltme. Önceki 3 unsuru düzeltince doğal bir şekilde akar. Ruhu düzeltme. The Essence of Taiji Oigong'da açıklandığı gibi ruh savaşta hem güç hem de kök demektir. Bu şekilde tüm organizma tek bir amaca yönelik çalışmaya hazır olacaktır. Qigong'un 5 unsuru. Qigong'un en iyi bilinen egzersizlerinden biri 5 elementi temsil eden bir seri egzersizden oluşur. Toprak, su, ağaç, metal ve ateş. Bu hareketler serisi beyin ve organ fonksiyonunu geliştirmek için enerjinin 5 akışını dengelemeyi gerektirir. Bu hareketleri yapmanın birkaç yolu vardır. Burada Barcelona'daki Qigong Enstitüsü'nden Profesör Maria Isabel Garcia Monreal'in modelini göreceğiz. Toprak. 1. Bacaklarınızı açın, ayaklarınız omuz hizasında olsun. 2. Duruşunuzu güçlendirmek için ayaklarınızı hafifçe dışa döndürün. 3. Omuzlarınızı gevşetin ve aşağı bırakın. Kollarınız hafiften bedeninizden uzak, yanlarda gevşek bir halde dursun. 4. Nefes alın. Elleriniz omuzlarınızla aynı seviyede olana ve avuçlarınız aşağıya bakana kadar kollarınızı kaldırın. 5. Dizlerinizi bükün ve avuçlarınızı yukarı dönük, elleriniz karnınızla aynı seviyede olana kadar kollarınızı aşağı indirip nefes verin. 6. Nefesinize odaklanarak birkaç saniye bu pozisyonda kalın. Su. 1. Toprak duruşundan başlayın. Çömelir gibi dizlerinizi kırın. Bu arada göğsünüz kabarık olsun ve bu şekilde nefes verin. 2. Bel omurunuzu esnetmek için kuyruk sokumunuzu aşağı doğru bastırın. 3. Nefes alın ve toprak duruşuna geri dönmek için ayağa kalkın. 4. Hepsini 2 kez tekrar edin. Ağaç. 1. Toprak duruşundan başlayarak avuçlarınızı yukarı döndürün ve kollarınızı yana açın. Nefes alın ve elleriniz köprücük kemiğinizle aynı seviyede olana kadar bir daire oluşturun. Ellerinizi döndürün, avuçlarınız ve dirsekler aşağı işaret etsin. Omuzlarınız gevşek olsun. 2. Nefes alırken hareketi tersine çevirip ilk pozisyonunuza gelene kadar kollarınızla aşağı doğru bir daire oluşturun. 3. Hepsini 2 kez tekrar edin. Metal. 1. Toprak duruşundan başlayarak elleriniz göğüs kemiğinizle aynı seviyede olana kadar kollarınızı kaldırın. 2. Avuçlarınızı birbirine döndürün. Birbirlerinden yaklaşık 10 santim uzakta olsun. Parmaklarınız rahat ve hafiften ayrık olup yukarıyı göstersin. 3. Nefes alın ve omuz genişliğinde olana kadar ellerinizi birbirinden uzaklaştırın. 4. Nefes verirken ikinci pozisyondaki hale gelene kadar ellerinizi birbirine yaklaştırın. 5. Ellerinizi akciğerlerinizin önüne getirirken enerji yoğunluğunu gözlemleyerek üçünü 2 kez tekrarlayın. Ateş. 1.
Toprak duruşundan başlayarak nefes alın ve ellerinizi kalp hizasına getirin. Bir eliniz hafiften diğerinin üzerinde olsun ve avuçlarınız birbirine baksın. 2. Kalbinizin enerjisini hissetmek için ellerinizi döndürün. 3. Nazik bir şekilde belinizi sola döndürün, gövdenizi rahat tutmaya devam edin ve kollarınız yere paralel olsun. 4. Avuçlarınız hala birbirine dönükken ellerinizi ayırın. Bir tanesini omzunuzla aynı seviyede olana kadar yukarı kaldırın ve diğeri karnınızın önünde aşağıda dursun. 5. Belinizi hafiften nazikçe sağa döndürün. Bedeniniz rahat olsun ve kollarınız yere paralel olsun. 6. Nefes verirken ellerinizi tekrar kalbinizin önünde bir araya getirin. 7. Avuçlarınız hala birbirine dönükken ellerinizi birbirinden ayırın, birini omzunuzla aynı seviyeye kaldırın, diğeri karnınızın önünde aşağıda dursun. Seriyi tamamlama. 1. Toprak duruşundan başlayarak ellerinizi omuzlarınızla aynı seviyeye getirip avuçlarınız yere bakarken nefes alın. 2. Nefes verirken kollarınızı yanlara bırakın ve ilk duruşa geri dönün. Shihatsu. 20. yüzyılın başında esas olarak romatizma tedavisi için Japonya'da geliştirilen Shihatsu, baş parmaklar ve avuçların basıncıyla enerji akışı üzerinde çalışmaktadır. Esneme ve nefes hareketleriyle birlikte bedenin farklı parçaları arasında denge yaratmayı amaçlar. Bir Taoyinin bir isminin olup olmaması, bir şeyin taklidinin olup olmaması ya da yeşim taşına kazınıp kazınmaması önemli değildir. Önemli olan gerçekten uygulanan şeyin tekniği ve özüdür. Esneyip kasılma, başı eğip kaldırma, adımlama, uzanma, dinlenme, ayağa kalkma, yürüme ve yavaş adım atma, çığlık atma ya da nefes alma, kısacası her şey Tao Yin olabilir. Ji Hong. Daha iyi nefes al, daha uzun yaşa. Batı'da 10 Books on the Cultivation of Perfection olarak bilinen Zen Shisu kitabı 13. yüzyıla kadar uzanır. Zihin ve beden gelişiminde çeşitli kaynaklardan toplanan materyallerin bir özetidir. Diğerlerinin yanı sıra 6. yüzyılda yaşayan ünlü Çinli doktor ve deneme yazarı Sun Simao'dan alıntı yapar. Sun Simao, ruhumuzu sakin bir yere konumlandırmak amacıyla hareket koordinasyonu, nefes almayı ve ses çıkarmayı içeren 6 şifalı ses adlı bir tekniğin destekçisiydi. Bu 6 ses şunlardır. S, karaciğerle ilişkili derin bir iç geçirişle s gibi söylenir. H, kalple ilişkilidir, esnemeyle h gibi söylenir. Si, karaciğerle ilişkilidir, yavaş bir nefes verişle s gibi söylenir. Çu, böbreklerle ilişkilidir, güçlü bir nefes verişle ç gibi söylenir. Hu, dalakla ilişkilidir, huh gibi söylenir. Şi, bütün bedenle ilişkilidir, şş gibi söylenir. Sun Simiao'nun aşağıdaki şiir mevsimine göre iyi yaşamanın ipuçlarını verir. Nefes almanın önemini hatırlatır ve nefes alırken şifa sesiyle ilişkili organları imgelememizi tavsiye eder. İlkbaharda parlak gözler için s sesi çıkar. Ağaç da karaciğerine yardımcı olsun. Yazın sesini kullanın ki kalp ve ateş huzur bulsun. Sonbaharda si sesi metali dengeler ve bir araya toplar. Böylece akciğerler nemli kalır. Böbrekler için bir sonraki çi sesini kullanın ki içindeki suların durulduğunu gör. Üçlü ısıtıcı şi sesini söylemeni gerektirir. Böylece sorunların kül olur. 4 mevsimin hepsinde derin nefesler al ki dalağın yediklerini işleyebilsin. Ve tabii ki yürek sesle nefes vermekten kaçın. Öyle ki kendi kulakların bile duymasın. En mükemmeli uygulamanın kendisidir ve ilahi iksirini korumana yardım eder.
Tüm Doğu geleneklerini bu bölümde tanıttığımız için kafanız biraz karışmış olabilir. Hepsinin ortak noktasının nefes farkındalığıyla fiziksel egzersiz olduğunu bilin. Bu iki unsur, yani hareket ve nefes, zihnimizin günlük kaygılar denizinde sürüklenmesine izin vermez. Aksine bilincimizi bedenimizle uyumlu hale getirmemizi sağlar. Çoğu zaman yeterince nefes almadığımızın bile farkında değilizdir. 9. Bölüm Direnç ve Wabi Sabi. Yaşlanma faktörü stres ve kaygı olmaksızın yaşamın zorluklarıyla yüzleşmek. Direnç nedir? Açık ve net bir ikigai'si olan herkesin sahip olduğu tek ortak nokta ne olursa olsun tutkularını takip etmektir. Kartlar onlara karşı dağıtılmış olsa ya da birbiri ardına engellerle karşılaşsalar bile asla pes etmezler. Burada bahsedilen psikologlar arasında etkili olan direnç kavramıdır. Direnç sadece direnme yeteneği değildir. Bu acil olana değil, önemli olan şeylere yoğunlaşmak ve olumsuz duygulara sürüklenmeden kendimizi alıkoymak için geliştirebileceğimiz bir bakış açısıdır. Bu son bölümde direncin ötesine geçip anti kırılganlık yeteneği geliştirecek teknikleri keşfedeceğiz. Er ya da geç hepimiz zor anlar geçiririz ve bunu geçirme şeklimiz yaşam kalitemizde büyük bir fark yaratabilir. Hayatımızın iniş çıkışlarına karşı koymak için uygun fiziksel, zihinsel ve duygusal direnç eğitimi gerekir. 7 kez düş, 8 kez kalk. Japon özdeyişi. Direnç, tersliklerle baş edebilme yeteneğidir. Ne kadar dirençli olursak kendimizi toplayıp yaşamımıza anlam katan şeylere geri dönebilmemiz o kadar kolay olur. Dirençli insanlar cesaretlerini yitirmeden hedeflerine, konuyla ilgili nelere nasıl odaklanacaklarını bilirler. Direnç gücün kaynağıdır. Değişime ayak uydurmasını ve talihlerini tersine çevirmesini bilirler. Kontrol edebilecekleri şeylere odaklanırlar ve kontrol edemeyecekleri şeyler konusunda endişelenmezler. Reinhold Niebuhr'un ünlü sükunet duası. Tanrım, değiştiremeyeceğim şeyleri sükunetle kabul etme lütfunu bahşet. Değiştirmem gereken şeyleri değiştirmek için cesaret ve ikisi arasındaki ayrımı yapabilmek için bilgelik ver. Budizm ve şutuacılık ile duygusal direnç. Siddhartha Gautama yani Buda, Nepal'in Kapilasvastu prensi olarak doğdu ve zenginlerle çevrili bir sarayda büyüdü. 16 yaşında evlendi ve bir çocuğu oldu. Ailenin zenginliğiyle tatmin olmayınca 29 yaşında farklı bir yaşam tarzını denemeye karar verdi ve sofu olarak yaşamak üzere saraydan kaçtı. Ama sofuluk aradığı şey değildi. Aradığı mutluluğu ve refahı vermiyordu. Ne zenginlik ne sofuluk onun işine yaramadı. Bilge bir insanın hayatın zevklerini göz ardı etmesi gerekmediğini anladı. Bilge bir insan bu zevklerle yaşayabilirdi ama onlar tarafından köleleştirilmenin çok kolay olduğunu hep bilmeliydi. Kıbrıslı Zenon kiniklerle çalışmalarına başladı. Kinikler aynı zamanda tüm dünyevi zevkleri arkalarında bırakıp sofu bir yaşam sürüyordu. Sokakta yaşıyorlardı ve sahip oldukları tek şey sırtlarındaki kıyafetti. Kinizmin ona refah bir his vermediğini gören Zenon, şutuacılık okulunu kurmak üzere öğretilerini terk etti. Şutuacılık, hayatın keyfini sürerken bu keyif veren şeylerin hayatınızın kontrolünü ele geçirmedikleri sürece hiçbir yanlış tarafının olmadığı fikrine dayanır. Bu hazların bir gün yok olacağına hazırlıklı olmalısınız. Amaç kinizmde olduğu gibi yaşamlarımızdaki tüm duygu ve zevkleri ortadan kaldırmak değil, olumsuz duyguları ortadan kaldırmaktır. Hazzı, duyguları ve arzuları kontrol etmek en başından beri hem Budizmin hem de şutuacılığın amaçlarından biri olmuştur. Felsefeleri çok farklı olmasına rağmen ikisi de egomuzu zapt etmeyi ve olumsuz duygularımızı kontrol etmeyi hedefler. Hem şutuacılık hem de Budizm özünde refahı gerçekleştirme yöntemidir. Şutuacılığa göre zevklerimiz ve arzularımız sorun değildir. Bizi kontrol etmedikleri sürece onlardan zevk alabiliriz. Şutuacılar duygularını kontrol edebilenlerin erdemli olduğunu düşünürler. Başa gelebilecek en kötü şey nedir? Nihayet hayallerimizin işine kavuştuk ama kısa bir süre sonra çok daha iyisinin peşine düştük. Piyangoyu kazandık ve iyi bir araba aldık ama sonra bir yelkenli olmadan yaşayamayacağımıza karar verdik.
Sonunda gözümüze kestirdiğimiz kadının ya da adamın kalbini kazandık. Ama bir baktık ki gözümüz hala dışarıda. İnsanlar doyumsuz olabiliyor. Stoacılar bu tür arzuların ve hırsların peşinde olmanın değerli bir şey olmadığına inanır. Erdemli insanın amacı sükûnet durumuna ulaşmaktır. Yani kaygı, korku, utanç, aşırı gurur ve öfke gibi olumsuz duyguların olmadığı, mutluluk, sevgi, şükran ve huzur gibi olumlu duyguların var olduğu duruma gelmektir. Stoacılar erdemlerini zihinsel olarak korumak için olumsuz imgeleme denen bir şey üzerinde çalışmıştır. Ellerinden belli ayrıcalıklarla hazların alınması durumunda hazır olmak için olabilecek en kötü şeyi hayal etmişlerdir. Olumsuz imgeleme tekniğini uygulamak için olumsuz olaylar üzerinde kaygılanmadan düşünmeliyiz. Antik Roma'nın en zengin adamlarından biri olan Seneca, lüks bir hayat yaşadı ama aktif bir stoacıydı. Uyumadan önce her gece olumsuz imgeleme tekniğini uygulardı. Aslında bu olumsuz durumları sadece hayal etmemiş, onları gerçekten uygulamaya da koymuştu. Mesela bir hafta boyunca hizmetçileri ya da varlıklı bir adam olarak alışık olduğu yemek ya da içki olmadan yaşıyordu. Neticede şu soruya yanıt verebiliyordu. Olabilecek en kötü şey ne? Daha sağlıklı duygular için meditasyon yapmak. Olumsuz imgeleme ve olumsuz duygulara teslim olmama tekniğine ek olarak bir başka stoacı doktrin de sükûnet duasında gördüğümüz gibi kontrol edebileceklerimizi ve edemeyeceklerimizi bilmektir. Kontrolümüzün ötesindeki şeyler için endişelenmek hiçbir şey kazandırmaz. Değiştirebildiğimiz ve değiştiremediğimiz şeylerle ilgili net bir algımız olmalıdır. Böylece olumsuz duygulara teslim olmamak için direnebiliriz. Epiktetos'un dediği gibi, konu sana ne olduğu değil, buna nasıl tepki verdiğindir. Zen Budizminde meditasyon arzularımızın ve duygularımızın farkına varma yoludur ve dolayısıyla kendimizi onlardan özgür kılmaktır. Sadece zihni düşüncelerden arındırma meselesi değil, düşüncelerimizi ve duygularımızı onlara kapılmadan oldukları gibi gözlemleme meselesidir. Bu şekilde zihnimizi öfke, kıskançlık ya da gücenmeye kapılmaması için eğitiriz. Budizm'de en yaygın kullanılan mantralardan biri olumsuz duyguları kontrol etmeye odaklanır. Egoyu arındıran cömertlik, kıskançlığı arındıran ahlak, tutkuyu ve arzuyu arındıran sabır, önyargıyı arındıran hassasiyet, açgözlülüğü arındıran teslimiyet ve kini arındıran bilgeliktir. Şimdi ve burada, çünkü her şey geçici. Direnç kazanmanın bir başka anahtarı da hangi zamanda yaşadığımızı bilmektir. Hem Budizm hem de Stoacılık var olan tek zamanın ve kontrol edebileceğimiz tek şeyin şimdiki zaman olduğunu hatırlatır. Geçmiş ya da gelecekle ilgili endişelenmek yerine şu anda olanı takdir etmeliyiz. Budist rahip Thich Nhat Hanh, gerçekten hayatta olabileceğiniz tek an bu andır demiştir. Stoacılar anda yaşamaya ek olarak etrafımızdaki şeylerin geçiciliğini düşünmemizi önerir. Roma İmparatoru Marcus Aurelius, sevdiğimiz şeylerin ağaçtaki yapraklara benzediğini söylemiştir. Ani bir rüzgarla her an düşebilirler. Çevremizdeki değişimlerin tesadüfi değil, aslında evrenin özünün bir parçası olduğunu söylemiştir. Bu daha çok bir Budist düşüncesidir. Sahip olduğumuz her şeyin ve sevdiğimiz herkesin bir gün yok olacağını asla unutmamalıyız. Bu hep aklımızda tutmamız ama karamsarlığa kapılmamamız gereken bir şeydir. Bir şeylerin kalıcı olmadığının farkında olmak bizi üzmemeli ve etrafımızdakileri sevmemize yardımcı olmalıdır. İnsanoğlu kısa ömürlü ve bozulabilen bir şeydir der Seneca. Dünyanın geçici, kısa ömürlü ve tutarsız doğası her Budist disiplininin temelinde yer alır. Bunu her zaman akılda tutmak, birini ya da bir şeyi kaybettiğimizde aşırı acı çekmemizi önler. Wabi Sabi ve Ichigo Ichi-e. Wabi Sabi, çevremizdeki dünyanın kısa, değişken ve kusurlu doğasının güzelliğini gösteren bir Japon terimidir. Güzelliği mükemmellikte değil, kusurlu ve eksik şeylerde aramalıyız. Bu yüzden Japonlar kusurlu ya da kırık bir çay fincanına büyük bir değer verir. Kusurlu, eksik ya da kısa ömürlü şeyler gerçekten güzel olabilir. Çünkü gerçek dünyaya benzeyen sadece onlardır. Tamamlayıcı bir parça Japon kavramı Ichigo Ichi-e'dir. Şu anda bir tek bu an var ve
bir daha gelmeyecek olarak çevrilebilir. Arkadaşlar, aile ya da yabancılarla olan buluşmalarda her karşılaşmanın eşsiz olduğu ve bir daha tekrar edemeyeceklerini hatırlamak için sık sık söylenir. Böylece anın tadını çıkarmamız, geçmiş veya gelecekle ilgili kaygılanarak kendimizi kaybetmememiz gerektiği anlamına gelir. Bu kavram çay seremonilerinde, Zen meditasyonunda ve Japon dövüş sanatlarında yaygın bir şekilde kullanılır. Hepsi anda bulunmanın önemini vurgular. Batı'da taş binaların ve Avrupa katedrallerinin kalıcılığına alışkın bir şekilde yetiştiriliriz. Bu, zamanın kalıcılığına vurgu yaparak hiçbir şeyin değişmediğine dair bir algı yaratır. Greko-Romen mimarisi simetriye, keskin hatlara, gösterişli bina cephelerine, yüzyıllar ötesine uzanan tanrıların yapı ve heykellerine bayılır. Diğer yandan Japon mimarisi wabi-sabi ruhuyla inşa edildiği için heybetli ya da mükemmel olmaya çalışmaz. Yapıların ahşap olması geleneği, şeylerin geçiciliğine ve yeni nesiller için yeniden inşa edilmesi gerektiğine vurgu yapar. Japon kültürü insanoğlunun ve yarattığımız her şeyin kısacık doğasını kabul eder. Mesela Ise Tapınağı yüzyıllardır her 20 yılda bir yeniden inşa edilmektedir. Önemli olan binayı kuşaklar boyu ayakta tutmak değil, geçen zamanı insan eliyle yapılan yapılardan daha iyi direnebilecek gelenek ve görenekleri korumaktır. İşin sırrı bazı şeyler üzerinde kontrolümüzün olmadığını, zamanının geçtiğini ve çevremizdeki dünyanın geçici doğasını kabul etmektir. Ichigo Ichi-e bize ana odaklanmamızı ve hayatın sunduğu her anın tadını çıkarmamızı öğretir. Bu yüzden Ikigai'mizi bulmak ve onu takip etmek bu kadar önemlidir. Wabi-sabi, kusurlu olanın güzelliğini takdir etmenin büyümek için bir fırsat olduğunu öğretir. Direncin ötesi anti-kırılganlık. Efsanede olduğu gibi Herkül, Hidra ile ilk karşılaştığında başlarından birini kesti ve hemen yenisinin çıktığını keşfedince umutsuzluğa kapıldı. Yaratık her yaralandığında güçlenirse onu öldürmesi imkansız olurdu. Nassim Nikola Taleb'in Anti-Fragile Things That Gain From Disorder kitabında açıklandığı gibi kırılgan kelimesini zarar gördüklerinde güçsüzleşen insanları, nesneleri ve organizasyonları tanımlamak için kullanırız. Gücünü kaybetmeden zarara karşı koyabilenler için çetin ve esnek kelimelerini kullanabiliriz ama zarar gördüğünde daha da güçlenenler için bir kelimemiz yok. Lerna'daki Hidra'nın sahip olduğu türden bir güçten, yani zarar gördüklerinde daha da güçlenen şeylerden bahsetmek için Taleb anti-kırılgan terimini önerir. Anti-kırılgan, direncin veya sağlamlığın ötesindedir. Direnç şoklara direnirken aynı kalır. Anti-kırılgan ise daha iyi hale gelir. Anti-kırılganlığı açıklamak için en iyi örnekler, felaketler ve istisnai durumlardan çıkar. 2011 yılında bir tsunami Japonya'nın Tohoku bölgesini vurdu ve sahildeki düzinelerce kasabaya, en çok da Fukushima'ya büyük zarar verdi. Felaketten 2 yıl sonra etkilenen kıyı şeridini ziyaret etmek için saatlerce kırık otoyollar boyunca araba sürdük ve birbiri ardına boş benzin istasyonlarını geçtik. Harabe evlerin, araba yığınlarının ve boş tren istasyonlarının devraldığı sokaklarıyla birkaç hayalet kasaba gördük. Bu kasabalar hükümet tarafından unutulmuş kırılgan mekanlardı ve kendi başlarına iyileşememişlerdi. Ishinomaki ve Kesennuma gibi yerler de büyük oranda hasar görmüştü. Ama gösterilen çabalar sayesinde birkaç yıl içinde yeniden inşa edilmişti. Ishinomaki ve Kesennuma felaketten sonra normal hallerine geri dönünce ne kadar dirençli olduğunu göstermiş oldu. Tsunami'ye neden olan deprem, Fukushima nükleer enerji santralini de etkiledi. Fabrikada çalışan Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi mühendisleri bu tür bir hasardan kurtarmak için hazır değildi. Fukushima nükleer tesisi hala acil durum halinde ve gelecek 10 yılda da öyle kalacak. Benzeri görülmemiş bu felaketler karşısında kırılganlığını gösterdi. Japon finansal piyasalar depremden birkaç dakika sonra kapandı. Akibette hangi işletmeler daha iyi performans gösterdi? Büyük inşaat şirketlerindeki stoklar 2011'den beri sürekli yükselişte. Tohoku'nun
Tüm kıyı şeridini yeniden inşa etme ihtiyacı inşaat sektörü için bir nimet. Bu durumda Japon inşaat şirketleri felaketten büyük fayda sağladıklarından anti kırılganlar. Şimdi bu kavramı günlük hayatlarımızda nasıl uygulayacağımıza bir göz atalım. Nasıl daha fazla anti kırılgan olabiliriz? Birinci adım, yedekler yaratın. Tek bir yerden para kazanmak yerine hobilerinizden, diğer işlerden ya da kendi işinizi kurarak para kazanmaya çalışın. Yalnızca bir yerden maaş alıyorsanız işvereninizin sıkıntıya girmesi halinde kırılganlık pozisyonuna düşebilirsiniz ve elinizde hiçbir şey kalmayabilir. Diğer yandan asıl işinizi kaybetmeniz durumunda birkaç seçeneğiniz olursa yedek işinize daha fazla zaman ayırabilir ve bundan daha fazla para kazanabilirsiniz. Şanssızlığa uğradığınız halde anti kırılgan olursunuz. O gemide röportaj yaptığımız insanların hepsinin hem asıl hem de yedek işleri vardı. Birçoğunun yedek iş olarak bir sebze bahçesi vardı ve ürünlerini yerel pazarda satıyordu. Aynı şey arkadaşlıklar ve kişisel ilgi alanları için de geçerli. Tıpkı Özdeyiş'in dediği gibi tüm yumurtaları tek bir sepete koyma. Romantik ilişkiler alanında da tüm enerjisini partnerine veren ve onu tüm dünyası yapan insanlar var. Eğer ilişki yürümezse bu insanlar her şeylerini kaybederler. Oysa bu süreçte güçlü arkadaşlıklar kurmuş ve dolu bir yaşam yaratmış olsalar, ilişkilerinin bitmesi halinde hayatlarına devam etmek için daha iyi bir pozisyonda olurlar. Anti kırılgan olurlar. Şu anda tek bir maaştan fazlasına ihtiyacım yok. Aynı arkadaşlarla olmaktan da mutluyum. Neden yeni bir şey ekleyeyim diye düşünebilirsiniz. Yaşamımıza çeşit eklemek zaman kaybı gibi görünebilir. Çünkü olağan dışı şeyler normalde gerçekleşmez. Kendimizi güvende hissettiğimiz bölgeye sığınırız. Ama beklenmedik şeyler er ya da geç mutlaka gerçekleşir. Adım 2. Bazı alanlarda tedbirli bir şekilde bahis oynarken bazı alanlarda daha küçük riskler alın. Bu kavramı finans dünyasının diliyle anlatmak daha iyi olur. Eğer $10.000 birikmişiniz varsa $9.000'ını bir indeksli yatırım fonuna ya da sabit vadeli hesaba yatırabilir ve geri kalan $1.000'ı büyüme potansiyeli olan 17 teşebbüse bölerek $100'er yatırabilirsiniz. Şirketlerden 3'ünün başarısız olması halinde $300 kaybedersiniz. Diğer 3 şirketin değeri düşerse $100 veya $200 daha kaybedersiniz. 3'ünün değeri artarsa $100 veya $200 kazanırsınız ve yeni teşebbüslerin değeri 20 kat artarsa neredeyse $2.000 hatta daha fazlasını kazanırsınız. İşletmelerin 3'ü batsa bile para kazanmaya devam edersiniz. Aynen hidra gibi zarardan kâr edersiniz. Anti kırılgan olmanın anahtarı gazetede reklamını gördüğümüz şaibeli bir fona $10.000 yatırmak gibi batma riskine sahip tehlikelere girmeden bizi büyük ödüle götürebilecek küçük riskler almaktır. Adım 3. Sizi kırılgan yapan şeylerden kurtulun. Bu egzersiz için olumsuz bir rotayı takip edeceğiz. Kendinize sorun, beni kırılgan yapan nedir? Bazı insanlar nesneler ve alışkanlıklar kaybetmemize sebep olur ve bizi savunmasız bırakır. Bunlar kimdir ve nelerdir? Yeni yıl kararları alırken yaşamlarımızda genelde yeni zorluklar ekleriz. Yeni hedef belirlemek harika olsa da şükredeceğiniz gayeler benimsemek çok yararlı olacaktır. Mesela öğünler arasında atıştırmayı bırakmak, haftada sadece bir kez tatlı yemek, aşama aşama tüm borcu ödemek, kötü insanlarla zaman geçirmekten kaçınmak, hoşlanmadığımız ama yapmak zorunda hissettiğimiz şeylere zaman harcamaktan kaçınmak, her gün Facebook'ta 20 dakikadan fazla zaman geçirmemek. Hayatımıza direnç kazandırmak için güçlüklerden korkmamalıyız. Çünkü her engel büyümek için bir fırsattır. Yaşam tarzımızı düzelterek ve ikigai'mize odaklanarak anti kırılganlık tavrı benimsersek her savrulmada daha güçlü olmanın bir yolunu buluruz. Bir iki darbe almak ya bir talihsizlik olarak görülür ya da sürekli düzeltmeler yapıp yeni ve daha iyi hedefler koyarak yaşamımızın her alanında uygulayabileceğimiz bir deneyim olabilir. Taleb'in Anti-Fragile'da yazdığı gibi gelişi güzelliğe, karışıklığa, maceralara, belirsizliklere, kendini keşfetmeye, travmatik olaylar duymaya ihtiyacımız var. Tüm bu şeyler hayatı yaşanmaya değer kılar. Anti kırılganlık kavramıyla ilgilenenlere Nassim Nikola Taleb'in Anti-Fragile kitabını öneriyoruz.
Wabi Sabi felsefesinin bize öğrettiği gibi hayat kusurludur. Zamanın akıp geçmesi her şeyin geçici olduğunu gösterir. Eğer net bir ikigai'niz varsa her anınız neredeyse sonsuz olasılıklar barındırır. Son söz. Ikigai, yaşam sanatı. Mitsuo Aida, 20. yüzyılın en önemli hattatlarından ve haiku şairlerinden biridir. Hayatını çok özel bir ikigai'ye adayan başka bir Japondur. Shodo kaligrafi fırçası kullanarak 17 hecelik şiirlerle duygularını aktarır. Aida'nın birçok haikusu anın önemine ve zamanın akıcılığına dair yaptığı felsefeye dayalıdır. Aşağıda kopyalanan şu şiir şöyle tercüme edilebilir. Şimdi ve burada hayatımdaki tek şey senin hayatın. Bir başka şiirde Aida sadece burada, şimdi yazar. Bu kısa ömürlü şeylere duyulan melankolik hisler uyandırmanın yolunu arayan bir sanat eseridir. Aşağıdaki şiir yaşamımıza ikigai getirmenin sırlarından birine değinir. Mutluluk daima kalbin kararıdır. Yine Aida'dan verilen aşağıdaki son örnek devam et yolundan sapma anlamındadır. Ikigai'nizi keşfedince onu her gün takip etmek ve beslemek hayatınıza anlam katacaktır. Hayatınızın bir amacı olduğu anda yaptığınız her şeyde mutlu bir akış yakalayacaksınız. Bir hattatın kanvasında ya da bir şefin yarım yüzyıl sonra bile müşterilerine sevgiyle hazırladığı sushi'sinde olduğu gibi. Sonuç: hepimizin ikigai'si farklıdır ama ortak olan tek şey herkesin bir amaç edinmeye çalışmasıdır. Bize anlamlı gelen şeylere bağlı kaldığımızda hayatı dolu dolu yaşar ama bağlantıyı kopardığımız anda umutsuzluğa kapılırız. Modern yaşam bizi gerçek doğamızdan uzaklaştırır ve bir gayeden yoksun yaşam sürmeye iter. Kuvvetli güçler ve teşvikler, para, güç, dikkat, başarı gibi günlük bazda dikkatimizi dağıtır. Yaşamınızı ele geçirmelerine izin vermeyin. Sezgilerimiz ve merakımız ikigai'mizle bağlantı kurmamıza yardımcı olan güçlü içsel pusulalardır. Zevk aldığınız şeyleri izleyin ve hoşlanmadığınız şeylerden uzaklaşın ya da onları değiştirin. Sizi yönlendiren merakınız olsun. Size bir amaç kazandıracak ve mutlu edecek şeylerle meşgul olun. Bu mutlaka büyük bir amaç olmak zorunda değildir. Hayatınızı iyi bir ebeveyn olarak ya da komşularınıza yardım ederek de anlamlı kılabilirsiniz. Ikigai'mizle bağlantı kurmanın mükemmel bir stratejisi yoktur. Ama Okinawalılardan öğrendiğimiz şey şudur. Ikigai'mizi bulmak için çok da kaygılanmamalıyız. Hayat çözülmesi gereken bir sorun değildir. Sadece etrafınızda sizi seven insanlar olsun ve sevdiğiniz şeylerle meşgul olun. Ikigai'nin 10 kuralı. Bu yolculuğu Ogimi'nin uzun ömürlü bilge sakinlerinden edindiğimiz 10 kuralla sonlandıracağız. 1. Aktif kalın, emekli olmayın. Sevdiği şeyi yapmaktan ve iyi yaptığı şeylerden vazgeçen kişi yaşam gayesini kaybeder. Bu yüzden en önemli göreviniz değerli bulduğunuz şeyleri bitirseniz de yapmaya devam etmek. İlerlemek, güzellik katıp yarar sağlamak, yardım etmek ve dünyanızı şekillendirmek olmalıdır. 2. Ağırdan alın. Aceleci olmak yaşam kalitesiyle ters orantılıdır. Eski bir deyişin belirttiği gibi, yavaş yürüyün, çok ilerleyin. Telaşı arkanızda bıraktığınızda yaşam ve zaman yeni bir anlam kazanır. 3. Midenizi tıka basa doldurmayın. Konu uzun bir yaşam için beslenmek olunca da azı karardır. Sağlığınızı uzun süre koruyabilmek için günde %80 kuralına uymalı, tıka basa yemek yerine açlığınızı tamamen bastırmayacak şekilde yemelisiniz. 4. Çevrenizde iyi arkadaşlarınız olsun. İyi bir sohbetle kaygıları yatıştırmak, gününüzü aydınlatacak hikayeler paylaşmak, tavsiye almak, eğlenmek, hayal kurmak. Başka bir deyişle yaşamak için en iyi ilaç arkadaşlardır. 5. Bir sonraki doğum gününüze kadar şekle girin. Su hareket eder. En iyi haliyle pırıl pırıl aktığı ve durağan olmadığı zamandır. Hayatınız boyunca hareket ettirdiğiniz bedenin de uzun süre çalışmaya devam etmesi için biraz günlük bakıma ihtiyacı vardır. Ayrıca egzersiz yapmak mutluluk hormonu salgılamanızı sağlayacaktır. 6. Gülümseyin. Neşeli bir tavır sadece rahatlatmakla kalmaz, arkadaş kazandırmaya da yarar. Bir şeylerin o kadar harika olmadığını kabul etmek iyidir ama olasılıklarla dolu bir dünyada şimdi ve burada olmanın bir ayrıcalık olduğunu asla unutmayın. 7. Doğayla tekrar bağlantı kurun.
Günümüzde insanların çoğu şehirlerde yaşasa da insanoğlu doğal dünyanın bir parçası olarak yaratılmıştır. Şarj olmak için sık sık doğaya dönün. 8. Teşekkürlerinizi sunun. Her gün 1 dakikanızı ayırın ve atalarınıza, soluduğunuz havayla ve yediğiniz yemekle sizi destekleyen doğaya, gününüzü aydınlatan ve hayatta olduğunuz için kendinizi şanslı hissettiren arkadaşlarınıza ve ailenize teşekkürlerinizi sunun. Mutluluk stoğunuzun ne kadar arttığını görün. 9. Anı yaşayın. Geçmişten pişmanlık duymayı ve gelecekten korkmayı bırakın. Sahip olduğunuz tek şey bugün. Tadını çıkarın. Hatırlamaya değer kılın. 10. Ikigai'nizi takip edin. İçinizde bir tutku, günlerinize anlam katan eşsiz bir yetenek ve en iyi yönünüzü sonuna kadar paylaşmaya götüren bir şey var.